niyetli İyi buluyorum. niyetli. Evet. Başarısında biraz eksiklik görüyorum ama geliştirilebilir durumda. Yani onda da hani dramatik bir durum yok. Ya o da şu demektir. Başarılı sayabiliriz ama geliştirilebilir. Meydan hakemlerini biraz özgüveni eksik buluyorum. O konuda da biraz daha geliştirilebilir. Evet. Ama işleri çok zor. Meydan hakemliği ben de çok yaptım. Çok dedim 5 yıl yaptım. Hocam 5 yıl az mı? Şöyle tecrübe kolay kazanılmıyor Halil Usta. Yani güneşin içinden gelen birisi tabii kolay adapte olur ama güneşin altında saatlerce bu hakemliği yapmak kolay değil. Ama daha bir özgüvenli. Hocam orayı açabilir miyiz? Yani 5 yıllık bir tecrübeyle. Evet. Sizin sahada yaşadığınız hani kolay değil. Tabii. Onun altına şöyle birkaç başlık koyabilir miyiz? Ya şöyle meydan hakemi önündeki pozisyonu gördüğü zaman çalacak ya da çalmayacak düdüğü. Önünde Evet. tekrar videodan izleme durumu yok. Kule hakeminin var ama. Ya da basın mensubunun var. Evet. Ama meydan hakeminin yok. O anı kaçırdın mı çalmadıysan düdüğü çalamazsın bir daha. Artı o sıcakta sabahtan akşama kadar o yorgunlukta çok ciddi bir termal dikkatin konfor dağılır, problemi konforun yaşıyor. dağılır. Bunlar olabilir. Ama sonuçta şunu diyebilirim. Her hakem iyi niyetlidir. Buna kesinlikle katılıyorum. Yani kötü hata niyetli bir yapabilirler. hakemimiz olmaz. Hata olabilir. Hatasız hiçbir iş olmaz. Evet. Ama kasıt olmaz sürece onda da sorun yok. Günümüzde de videolardan tekrar izlenip karar verilebiliyor. Hatta verilemiyor. Verilemiyor. Onda bile bazen oluyor. Hatta verilemiyor. Verilemiyor. Yani şöyle, bu matematik değil, bu spor. Evet, puanlama başladı. Ama şu eksiği görüyorum, özellikle meydan hakemleri ihtar konusunda kararlı bir şekilde ikaz edebilir. Yani kule katılmasa bile ihtarını göster. Kule katılırsa zaten ihtar kabul olur. Katılmasa da sorun değil. Sen tarafını, yönünü, ihtar şuna gösterilmesi gerektiği şeklinde yönünü belirt. Bir galibiyet anonsu var ama tabii davulun sesinden bunu algılayamadım ben. Evet, Serdar Yıldırım'ın galibiyet anonsu. Sevgili hocamız, üstadımız Sayın Mehmet Çelik'ten bize ulaştı. Teşekkürler. Bu arada Yalçın Üncül az önce ifade ettiğimiz Evet, doğru. Güreş yapması. olayın yansıması. İşte bakın Fatih kalkmakta çok zorlandı. Yanlış görmediysem sağ bacağında öyle mi hocam? Sağ Doğru. bacağın Bir üzerine sakatlık basamadı. var belli. Yalçın Öncül seriliyle puanlamada Fatih Atlı'yı devre dışı bıraktı ve yoluna devam etti. Tabii çok önemli puanlar burada her bir tur. Önümüzdeki yani tabii Yalçın'ın puanını bilmiyorum. İlerleyen turlarda pehlivanlarımızın puan durumlarına da bakarak tur kritikleşen pehlivanlarımızın performanslarını masaya yatırabiliriz. Tabii Evet. Elmalı Yeşil güreşi CV Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi'nin son etabı ve final ayağı burası. Bugün burada CV Enerji Yağlı Güreş Ligi'nin de şampiyonu belli olacak. Bakalım ne olacak? Ali Gürbüz şu anda zirvede. Ali Gürbüz'den alınacak mı yoksa Ali Gürbüz'e mi kalacak? O da belli olacak. Adım adım o süreci yaşıyoruz. Evet, ekranımız ikiye bölündü. Sayın yönetmenimiz tarafından Serkan Sertok, Recep Taslak güreşi ekrana geldi. Bakalım neler olacak Recep Taslak'ın. Şöyle puanlama kabiliyeti gerçekten iyi. Çünkü karakucak ve minder güreşini iyi yapmış bir isim. Altyapısı tamamen yağlıdan gelen pehlivanlarımızın reaksiyon süreleri minder ve karakucak yapmış pehlivanlarımıza oranla bayağı bir düşük değerli güreş severler. O yüzden hem yağlı güreşi hem karakucağı hem de minder güreşini yapmış isimlerin reaksiyon süreleri, kas hafızaları gerçekten üstünlük sağlamalarına fayda sağlayabiliyor. Yani ben her zaman yayınlarında söylüyorum. Eğer güreş şu an güreşin düzü renkli ise
puanlama siyah beyaz. Orada 3 aşağı 5 yukarı kimin galip geleceğini çok net bir şekilde yorumlayabiliyoruz ama güreşin düzünü çok kolay değil yorumlayabilmek. Az önce mesela Cengizhan Şimşek 2 tane güzel akıllı hamle yaptı. Onun üzerine bir de Ezan-ı Muhammed geldi. 3 tane half time yani ara zaman yakaladı. İşte gençlik burada Cengizhan Şimşek'e avantaj sağlayacak. Bu çok net. Recep Kara hala kazanabilir ama Cengizhan'ın toparlanma, motorik özelliklerinin toparlama süreci burada çok büyük bir avantaj sağlayacak Recep Kara'ya karşı. Değerli hocam, siz ne düşünüyorsunuz? Sakatlığından dolayı bir handikap yaşamazsa Cengizhan Şimşek puanlamada elbette favori. Neden? Genç, daha kondisyonlu. Recep Kara yaş itibariyle biraz handikap var. Bakalım ne olacak. Bir taraftan da Serkan Serttürk ve Recep Taslak. Güreş ortada. Tabii Cengizhan Şimşek o Kırkpınar'da yaşadığı talihsizlik mi diyelim, kuralsızlık mı, yönetim zafiyeti ne diyelim, onun travmasını yaşadı. Daha açık konuşalım hocam. Evet. Türkiye Ağlı Güreşi'ne çekilmiş bir operasyon. Evet, maalesef. Ben her zaman açık konuşmayı tercih ettim. Seyircimize, yağlı güreş seyircimize dürüst olmaya gayret gösterdim. Burada tabii ki Cengizhan kendi hataları da var. Bunu da söyleyelim. Tabii. Mağduriyeti var. Ama o bizim kardeşimiz, bizim evladımız. Ama çok net bir şekilde yağlı güreşin yaşamasını istemeyen, yağlı güreşe antilobicilik yapan bir kesim var Türkiye'de ve daha önce Ali Gürbüz üzerinden bu operasyon yağlı güreşe yapıldı. Bunlar itibarsızlaştırma saldırıları, yağlı güreşe zarar vermesi çabaları. Bunun perdenin arkasında 3 aşağı 5 yukarı ispatlayamasak da kimlerin olduğunu gayet iyi biliyoruz. Bu noktada Cengizhan aslında bir hedef değildi. Yağlı güreş hedefti. Cengizhan o dönem itibariyle en büyük obje, en popüler obje olduğu için onun üzerinden yağlı güreşe bir dediğim gibi operasyon çekti. Genç sporcular büyük dramalar yaşamış oldu yani Cengizhan Şimşek. Çok tarihi güreşler yaptı ama maalesef kolay değil yani. Zirveye çıkıp o ünvanın alınması süreci ciddi bir travma. Ondan sonra da o performansı yakalayamadı bir daha. Şöyle yakalayabilir diye umut ediyorum. Genç sporcu. Tabii yakalayamamasında yani orada yani Sayın İbrahim Türkeş'e çok teşekkür etmek lazım. Gerçekten ağırlığını koyarak Cengizhan Şimşek'in tekrar güreşe dönmesinde çok büyük çabaları var. Tabii. Ben hepsini bildiğim için bunu net bir şekilde söyleyebilirim. VADA üzerinde birçok konu üzerinde büyük bir kararlılıkla adeta cengaver gibi savaştı ve Cengizhan Şimşek Türkiye Ağlı Güreşi'nin en büyük değerlerinden biridir. Ben pehlivanımı sahada görmek istiyorum diye büyük bir mücadele gösterdi. Bütün detayları biliyorum ama detaylar biraz yasal olduğu için de burada onları söyleyemem. Bu noktada Cengizhan Şimşek tabii ki o esnada evlendi, çocuğu oldu. Psikolojik anlamda genç bir isim olarak yıprandı. Fakat tekrar aramızda ve ondan beklentimiz gerçekten çok yüksek. Büyük. Şartlar uygun, fizik yapısı. Neden beklentimiz yüksek hocam? Genç sporcu, kabiliyeti var. Bize ortaya bir ürün koydu değil mi? Özellikleri, bir tat bıraktı. Tabii, onu istiyoruz biz. Tabii. Yani hele o Kırkpınar'da baş pehlivan olduğu seneki güreşleri tarihte nadir görülen güreşler yaptı. Tekrarını istiyor seyirci. Bu arada puanlamalarımız devam ediyor çok durağan. Bizim de bu durağan noktalarda yani anlatacak yani teknik noktalar çok az olduğu için başka konulara da ara sizleri bilgilendirmek için ben de İsmail hocamın tabii özgün ve çok büyük bir bu arada Cengizhan paçaya indi, paçaya eli geçirdi. Orada döşüyle yukarıdan bastı, alanı daralttı. Bakalım o paçayı evet oradan bırakmak zorunda kaldı. Şimdi karşı atakta yandan kasnağı bulan Recep Kara tehdit etti Cengizhan Şimşek'i ve Cengizhan oradan geri çıkarak o tehlikeli bölgeden kendisini
çıkarmayı başardı. Sive Enerji Yağlı Güreş Ligi 2 senedir hayatımızda. Evet. Ve bu arada Recep Kara bir anda dizlenmeden paçaya indi ama tabii değerli güreş severler hemen bir dipnot. Recep Kara neden dizlenmeden girdi? Çünkü defalarca dizlerinden ameliyat oldu ve orada dizlerini katlama anlamında kabiliyet sıkıntısı ve refleks sıkıntısı yaşadığı için Recep Kara gibi çok iyi dalıcı bir isim dizlerini kırmadan, yani menzil dışından rakibi tamamen butlayamadan ya da paçayı bulmadan, küçülemeden girdiği için de açıkçası dalma girişimleri çok başarılı olamıyor hocam. Tabii. Evet, Sive Enerji Yağlı Güreş hakkında önemli bir isim olarak, bir kariyer sahibi olarak neler düşünüyorsunuz? Ben çok olumlu buluyorum. Güreş hayatımıza olumlu, büyük bir olumlu. renk getirdi, başarı getirdi. Yani Kırkpınar muadili güreşler yapılır oldu. Bu sene 6 tane Kırkpınar izledik Harican. Aynen öyle. Seyirci güreşe doydu adeta. Alt boylar para kazandı. Evet, alt boylar para kazandı. Seyirci güzel güreşler izledi. Saygınlığı arttı camianın. Yağlı güreş sporunun. Sponsorlar gelmeye başladı. Sponsorlar Ve çoğaldı. artacak da. Aynen. Ve bu güreşlerde başarı gösteren sporcular aldıkları puana göre Kırkpınar'da seri başı oldular. Bu arada hemen arka tarafta Serkan Serttürk'ün artan atakları var. Ben öyle görüyorum. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz hocam? Serkan. Aynen o şekilde. Serkan Serttürk biraz daha Recep hatta bu atakları karşılamak için yani klasik Samsunlar gibi dizlendi. Atak bölgesini kapattı. O dizleme hücum için dizlemek değil, bence yorgunluk sebebiyle bir dizleme. Tabii orada güreş karıştı, güreş ayağa kalktı. Yani orada tabii aslında bakarsanız hani ben de o pozisyonu iyi bilirim. Yani hem defans yapmak açısından hem de rakibin hücumlarını onu tehdit ederek, bu arada Cengiz Han bir anda bir atak yaptı. Boyundurukla yakaladı orada Recep Kara. Şimdi koldan vuruldu. Bir anda arkaya geçti. Burguladı ve Recep Kara orada puanlamanın bu dakikalarında müthiş bir atakla Cengiz Han Şimşek'i devre dışı bıraktı. Yayının hemen başında Recep Kara'nın daha baskın olduğunu ama Cengiz Han'ın da galibiyet bulmak için puanlama bölgesini, bu arada Serkan Serttürk, Recep Taslak arkaya geçebilir mi? Ve Recep Taslak puanlama kabiliyetini az önce de söyledik. Samsun bölgesinin sporcularının puanlamada kara kucak ve mindari güreşi yapmalarından kaynaklı daha avantajlı olduğunu yağlı güreş yapan baş pehlivanların, yağlı güreş temeli olan baş pehlivanlarımıza oranla daha avantajlı olduklarını ifade etmiştik ve bu avantajı kullanmayı başaran Recep Taslak ve adaşı dev isim Recep Kara oldular ve yollarına devam ettiler sevgili İsmail Yılmaz. Peş peşe puanlar. Ben o arada kaçırdım. Recep Taslak koltuk altından iyi geçti. aldı mı puanı? Puanı aldı değerli hocam. Evet, yenişlerin tekrarları. Recep Daha Taslak doğrusu için yeniş ve puanların tekrarları. Bu oyunda Seçkin Duman İsmail Balaban'ı da yenmeyi başarmıştı. evet. Zor bir oyun, kuvvet gerektiriyor ama çok güzel yaptı Seçkin Duman. Bu arada güzel bir bu sarmanın hocam ters sarma ama erbabı ustası İç sarma da diyebiliriz. rahmetli Cengiz Elbey'e Antalya'ya kazandırdığı etkili bir sarma, gerçekten adamın kasını söküp alıyor. Geçmişte de Mustafa Dağıstanlı bunu çok güzel yaparmış. Ahmet Ayık güzel yaparmış. İsmail Balaban, güreşinde tabii. Recep Çakır'ı bu arada tebrik etmiştik. Çok İsmail Balaban'a dikildi, kafa tuttu. Burada Kemal Şahin'in kılçığını izledik. Kemal Şahin tam 36 yaşında başa çıktı ama çok güzel güreşler Şimdi yapıyor. Serdar Yıldırım arkaya geçtikten sonra kemanını önden çengeli taktı ve usta Ramazan Bircan'ı yere indirip puanladı. Şimdi Yalçın Üncül burada Fatih Atlı'nın paçaya indiğini görüyoruz ama hamle olmayınca işte return, yani geri dönüş olmadı. Hız faktörü devreye girdi. Paçayı sıyıran Yalçın Üncül puana geldi. İşte Hasan Cengiz, güzel diyorum. Recep Kara. Cengiz Han Şimşek ve Recep Kara
koltuk altından iyi budadı, öne iyi düşürdü ve bir anda kemaneledi. Ayağa kalkmasına rağmen Cengiz Az tabii yukarıda çok ağır bir vücut vardı ve vücudun baskısıyla puan almakta zorlanmadı Recep Kara. Recep Taslak için de değerli bir galibiyet. Yani Elmalı'da Serkan Serttürk'ü yenmiş olmak değerli bir galibiyet. Yani güreşin düzünde çok üstündü. Daha baskındı ama birkaç dakika önce dedik yani evet. Karadenizli pehlivanlar kara kucak ve yağlı güreş yapmalarından dolayı bu koltuk altlarını çok iyi yapıyorlar. Yani puanlama işinde baya iyiler. Onun avantaj sağlayabileceğini hani yani renkli film bitti, siyah beyaz film başladı. Evet. Burada da film Elmalı'da Serkan kardeşim için, çırağımız için siyah beyaz bitti diyebiliriz. Kimse evinde yenilmek istemez. Evet, birinci turu tamamladık değerli hocam. Hemen galip gelen baş pehlivanlarımızı hafızalarımızda kaldığı şekilde anons edelim. Süleyman Başar galip gelmeyi başardı. Kemal Şahin aynı şekilde. Recep Taslak galibiyetle yoluna devam etti. Serdar Yıldırım aynı şekilde yoluna devam eden isimde. Yalçın Üncül devam ediyor. Yunus Emre Yaman yoluna devam ediyor. Seçkin Duman yoluna devam ediyor. Ali İhsan Batmaz yoluna devam ediyor. İsmail Balaban, Recep Kara ve Osman Aynur Kemerli başpehlivanlar olarak yollarına devam etmeyi başardılar. Son 64'te kura çekecek bu isimler. Bu arada buradaki 22 başpehlivan içinde turu geçen isimlerin genellikle çok genç isimler olduğunu ve tecrübeli isimlere şans neredeyse tanımadıklarını gözlemledik değerli hocam. Tabii diğer yıldız sporcular bu turda güreşmediler. Yusufcan Zeybek, Enes Doğan onlar tur atladı. Şu anda 64'e mi düştü Halil hocam? Evet, önümüzdeki turda 64. Bugün muhtemelen 4 tur güreş izleyeceğiz. Birinci turu zaten tamamladık. 16'ya kadar inecekler galiba. 16 mı 8? 8'e kadar inecek. Tabii ki hava şartları bazen bunları değiştirebiliyor. Bakalım neler olacak ama bugün ikinci turdan sonra 64'e ineceğiz. Evet değerli güreş severler, birinci turu tamamladık. Bizler de hava çok sıcak. Hem kameramanlarımız hem yönetmenimiz hem bizler gerçekten sıcak havanın müthiş baskısıyla sizlere hizmet vermeye çalışıyoruz. Kısa bir reklam arası verelim. Biz de dinlenip daha sonra dinç bir şekilde karşınıza geçelim. Değerli kanallarımıza da Türkiye Halı Güreşi'ne vermiş oldukları hizmetlerden dolayı çok teşekkür ediyoruz ve bir reklam diyoruz. Reklamdan sonra beraberiz. Bereketli tarlalardan lezzetli sofralara, bir yağ ayçiçek yağı ve Birma margarin. Türkiye'nin en büyük ayçiçek yağı üreticisi Trakya Birlik'ten. Efendim herkese merhabalar. Şu anda bizler Tekirdağ Malkara Çimendere mahallesindeyiz. Yepyeni bir proje, imarlı proje isteyenler için sizlere bu projeyi çıkarttık. Evet, şu anda üzerinde bulunduğum ana asfalt, evet Malkara'dan gelen ana asfalt ve buraya Malkara OSB bölgesi, organize sanayi bölgesi 10 dakika uzaklıkta, Malkara merkezde 20 dakika uzaklıkta. Burası Malkara merkeze bağlı bir mahalle. Eskiden köymüş, şimdi Çimendere mahallesi. Ben böyle köy hayatını özledim ama tamamen de köy olmasın, mahalle statüsünde olsun, ev yapabileyim diyenler için bu projeyi oluşturduk. Burada 13 tane parselimiz var. Her bir parselimiz 392 metrekare. Her birisi 392 metrekare ve %25 imarlı. Tekrar ediyorum, burası Tekirdağ Malkara Çimendere mahallesi. Drone görüntülerinde gördünüz. Hemen yanı başı ana asfalt yol. Sonrasında arazimizi şimdi göstereceğiz, tam içeriğini. Geldiğiniz zaman zaten bizleri algılayacaksınız. Ve etrafında evler var. Gerçekten güzel bir köy havası, güzel bir hava var. Güzel bir oksijeni, güzel hava. Ağaçlar, etrafında evler. Yani bu demek oluyor ki bakın hemen arazimizin bir diğer ucunda 10 metre ilerisinde bir ev var orada. 2 katlı ev var. Sizler de bir köy hayatı yaşamak istiyorsanız, hafta sonları geleyim ben kafamı dinleyeyim diyorsanız imarlı bölgedir. Bunu söylüyorum. Ana asfalta cephe Malkara Çimendere mahallesinde 392 metrekare parsellerimiz 13 kişi için satışa hazır. Ekin gayrimenkul olarak
Etrafında evler var, camisi var. Organize sanayi bölgesine, evet, dediğim gibi 10 dakika mesafede. Şöyle biraz ilerleyelim. Bakın ileride üst geçidi göreceksiniz. Hemen çok ileride karşıda, zaten drone görüntülerinde mutlaka görmüşsünüzdür. Buradan ana yolu görebiliyorsunuz, otoban bölgesini. OSB'ye yakın, Malkara'ya yakın ve imarlı bir bölge. Her bir parsel 392 metrekare. Evet, bu parsellerin fiyatı ne kadar diyeceksiniz? Güzel bir kampanya, özel bir kampanya. Bu parseller 529 bin değil, imarlı olmasına rağmen kısa süreliğine 479 bin TL. Evet, yanlış duymadınız. 529 bin değil, kısa süreliğine 13 parselimiz var. 479 bin TL. Evet, arabalar geçiyor, görüyorsunuz. Burası dediğim gibi ana asfalt. Şimdi telefon numaramızı veriyorum. Hafta sonları servisimiz var. Serviste bizzati bizler geleceğiz. Bizler sunumumuzu yapacağız. Geldiğimiz zaman buradaki beton direkleri, parsel arası direklerini göreceksiniz. Yine söylüyorum, elektrik su sorunu yok. Şebeke suyudur, elektriği mevcuttur. İstediğiniz zaman hemen %25 olarak 2,5 kat inşaatınızı başlayabilirsiniz değerli izleyenler. Ekran altında numaramız var. Ben tekrar... Bizi izlemeye devam edin. Kameram. Değerli güreş severler, 672. randevuya hepimizden burada tatlı bir heyecanla bu coşkuyu sizlere aktarmaya çalışıyoruz. Ben Mehmet Çelik, yanımda Elmalı Belediye Başkan Yardımcısı Sayın Hasan Aydın var. Aynı zamanda Yağlı Güreş Birliği Sayın Ahmet Akın'ın da baş danışmanı. Özellikle Antalya Büyükşehir Belediye Spor Kulübü'nde koordinatörlüğünde önemli görevler yapıyor. Hasan Aydın, bakalım 672. randevuda birinci tur tamamlandı ama final etabı için Elmalı Belediye Başkanımız Sayın Hasan Aydın usta diyorum kendisine, neler söyleyecek. Değerli başkanım, öncelikle hayırlı uğurlu olsun. Artık final etabındayız. Elmalı Yeşilyayla hazır. Teşekkür ederim Sayın Çelik. Burada tabii hazırlıklarımız bizim bir ay öncesinden başlamıştı. Burada gelen konuklarımıza, seyircilerimize, güreşçilerimize, sporcularımıza en iyi şekilde sahayı hazırlayıp onlara hizmet vermek bizim görevimiz. Ligin 5 etabı tamamlandı. Son etabı artık Elmalı güreşleri. Buranın önemi çok büyük. Sizin de söylediğiniz gibi Kırkpınar'ın kaderini burası belirleyecek. 2025'in kaderini burası belirleyecek. Katılım sayısı, katılacak sporculuk sayıları ve isimler burada belirlenecek. Biz de elimizden geldiği kadar Türkiye'nin her yerinden, yurt dışından gelen bütün seyircilerimizi en iyi şekilde güreş seyrettirmek için bütün hazırlıklarımızı tamamladık. Dün itibariyle başlattık. Bugün inşallah güreşlerimizin ikinci günündeyiz. Yarın da son günü. Şu ana kadar sorunsuz bir ilerleme kaydettik. İnşallah yarın akşama kadar da sorunsuz bir güreş yaparız. Buradan da ekranları başında bizleri seyreden seyircilerimize de en iyi, hani güreşçilerimiz de zaten farkındalar işin ciddiyetinin, Elmalı güreşinin. Güzel bir güreş keyfi, zevki yaşatacaklarını düşünüyorum. Tabii bu yıl Ali Gürbüz başpehlivanımızın 3. senesiydi. Korkuteli'nde talihsiz bir sakatlığı oldu. Üzüldük çünkü burada 3. yılıydı. Lig şampiyonluğu burada belli olacaktı.
Ve rahat olur diye düşünüyorduk Ali Gürbüz'ün ama sakatlık ne yazık ki bu sporda var. 56 puanı vardı çünkü Ali Gürbüz'ün. Sakatlık var çünkü bütün güreşçilerin yılda birkaç sefer sakatlanıyor. Ali'nin de bu haftaya denk gelmesi üzücü oldu. Bizim için de üzücü oldu. Kendisine buradan geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Şunu da söyleyeyim, federasyon başkanımız Elmalı olmasına binaen özel buraya biraz daha ilgi gösterdi. Elmalı federasyon başkanımız da aynı toprakların çocuğuyuz. İbrahim başkanımız gerçekten Elmalı'ya bu yıl çok önem veriyor ve önem de verdi. Niye verdi? Seyircilerimizin daha güzel, daha kaliteli güreş seyretmesi için. Bunu da başardığını düşünüyorum. İnşallah her yıl üstüne koyarak federasyon başkanımızla beraber en iyi şekilde yapmaya çalışacağız. Evet Sayın Aydın, şimdi biraz sonra ikinci tura geçeceğiz. Değerli ustam, ikinci tur kuralları çekecek 64. 32 çift baş pehlivan kurallarını çekecek. Evet. Düne şöyle bir gidelim. Önce Recep Gürbüz'ü rahmetli andık yine. Dualarla sevgili Halil Öztürk'le birlikte ve harika bir korteş. Evet. Dünü bugüne bir taşıyabilir. Neler yaşandı o coşkuda? Evet. Biz tabii çarşamba günü yörük göçüyle başlamıştık. Kültürel etkinliklerimize devam ediyor konserlerle beraber. Dün de kortejimiz, açılış törenimiz vardı. Ben şunu da şuradan belirtmek istiyorum. Dün mesela rahmetli Recep Ustamızın mezarında her yıl olduğu gibi duamızı yapıyoruz. Dün duada hani seyircilerimiz bazen sosyal medyadan yazıyorlar ya çocuklar hakkında, birbirleri hakkında. Dün İsmail Balaban, Turan Balaban, Orhan Okulu, Enes Doğan hepsi mezarın başında Ali'nin yanındalardı. Biz sahada rakibiz ama dışarıda ustalar dostuz. Oradaydı. Ustalar bizler oradaydı. Yani rakibiz ama sahada dışarıda hepimiz dostuz biz. Seyircinin sadece bunun farkına varmasını istiyorum. Dün işte açılışımızı yaptık. Dün miniklerle boy güreşimizi başlattık. Tabi burada şunu da unutmamak lazım. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Muhittin Böcek müthiş katkı sağlıyor. Özellikle Elmalı güreşlerden müthiş bir katkı sağlıyor. Yağlı güreşe sağladığı katkı zaten bence değer biçilmez. Türkiye'de 15 tane baş pehlivan olup 600'ün üzerinde güreşçi olan tek bir belediyeyiz. Yağlı güreşte özellikle. Minder'de güreş bayan takımımız var. Minder takımımız var. Yağlı güreşte de 600'e yakın sporcumuz var. İnanın o kadar özleriyle destek veriyor ki Muhittin Başkanımız. Biz de onu mahcup etmemek için Türkiye'nin her yerinde Antalya'yı temsilen, Antalya Büyükşehir'i temsilen onun doğrultusunda hata yapmadan ilerlemeye çalışıyoruz. Ben buradan da kendisine çok teşekkür ediyorum. Bu arada Şahika Encümenli artık evet. Yüzmede de su altı sporlarını bir branş açacak. Evet, dalışta yani derin dalışta Şahika artık kulübümüzün sporcusu. İnşallah daha da inanın kulübümüzü büyüterek gidiyoruz. Önümüzdeki hafta inşallah genel kurulumuz var. Orada daha güçlü bir şekilde ilerleyip Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin adını dünyanın her yerine duyurmaya çalışacağız. Son olarak şunu sormak istiyorum. Efsaneleşen isim Balaban kardeşlerde tabii çok büyük usta olarak emek payı var sevgili Hasan Aydın Başkan'ın. Şimdi burayı şöyle bir değerlendirecek olursak çok özel bir statüyle final etabı Elmalı bugün yaşanacaklar yarına çok önemli bir tarih derlisinde yer alacak. Nasıl bakıyorsunuz? Bugün kenarda bir usta olarak bu işin o heyecanlı yıllarını bugüne taşısaydı Hasan Aydın, evet, gelinen noktayı nasıl değerlendirecek? Ya, inanın çok zor durum. Yani şimdi burada çok öğrencim, çırağım var güreşen. Seyrediyorum oradan dışarıdan, sahaya giremiyorum. Niye? Girdiğim zaman hem idareci konumundasın hem antrenör, artık yani özellikle Elmalı güreşten daha çok dikkat ediyorum. Gözüm bir ucu onlarda ama müdahale edemiyorum. Yanlış anlamasın seyircilerim, yanlış bir şeye çekmesinler diye. Yarın tabii buraya ilk 8'e kalan kıran kırana bir maçlar olacak. Herkes burada birinci olmak isteyecek. Özellikle Yusuf Can'la Enes birinci olmak için şansları var lig birinciliği için. Tabii alttan gelen işte diğer arkalarını takip eden Orhan Okulu, İsmail Balaban gibi, Hüseyin Gümüşalan gibi isimler var. Onlar da Elmalı'nın önemini bildikleri için İsmail Elmalı, Orhan 6 sever, Orhan'ın da bir tarafı Elmalı. 6 sever birinci olmuş, 7.'yi niye yapmasın? İsmail memleketinde niye birinci olmasın? Enes niye birinci olmasın memleketinde? Bu şekilde bir heyecan var, rekabet var. İnşallah sahaya güzel bir şekilde yansıyacağını düşünüyorum. Peki. Evet, Elmalı Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Aydın, değerli güreş severler yanımızdaydı. İkinci tur kuralları biraz sonra Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanı Sayın İbrahim Türkiş ve tabii ki çok değerli Başkan Vekili Şahin Ofur, aynı zamanda Yozgat İl Müdürü oldu, Gençlik Spor İl Müdürü oldu ve tabii ki
Elmalı Belediye Başkanı Halil Öztürk ve Hakan Çetin. Ağırlıkta da heyecan dorukta, Elmalı'ya yakışacak şekilde. Efendim, ikinci turda beraber olacağız. Kura heyecanı başlıyor. Ben sözü değerli arkadaşlarıma bırakıyorum. Sevgili güreş severler, hepinize Kadimşehir Elmalı'mızın Er Meydanı, pehlivanların yatağı, Antalya'mızdan selamlar, saygılar. Az sonra baş pehlivanlar için ikinci tur başlayacak. İşte Elmalı Er Meydanı adeta bir mahşer gününü anımsatıyor. Herkes, tüm pehlivanlar kaderini oluşturmak için Er Meydanı'nda kol bağlayacaklar ve önümüzdeki sene için Kırkpınar'da varoluş mücadelelerinde adeta enerjilerinin ve terlerinin son damlasına kadar mücadele etmeye devam edecekler. Sevgili güreş severler. Elmalı, evet hocam. Buyurun hocam. Elmalı Yeşil Yayla'yı görüyoruz. Değerli izleyiciler, gerçekten maneviyatı çok yüksek bir yöremiz. Antalya'nın Elmalı ilçesi. Meşhur Elmalı Hamdi Yazır, Diyanet İşleri Başkanı da bu yörenin yetiştirdiği insanlardan birisi. Osmanlı döneminden beri çok devlet adamları, Diyanet İşleri Başkanlığı yetiştirdiği bilinir. Ve güreş yağlı güreş denildiği zaman Türkiye'nin her yerinde Elmalı Yeşil Yayla güreşleri bilinir ve bugün de artık CV Enerji Yağlı Güreş Ligi ile birlikte tam zirve yapmış diyebiliriz, değil mi Ali Hocam? Kesinlikle, yani Elmalı şöyle, tabii ki isim olarak, marka bir isim olarak Türkiye'nin Kırkpınar'dan sonra ikinci büyük değeri olsa da CV Enerji Yağlı Güreş Ligi'nin bir parçası olmayla beraber tam olarak ağırlığını yakaladı, değerine değer kattı ve burada buradaki özellikle de buraya sunulan imtiyazlarla beraber Elmalı, değerli güreş severler, bundan sonra eğer lig hayatımız devam edecekse en değerli parçamız olarak bizlerle beraber yola devam edecek. Evet. Bizler de tabii ki manevi yönü çok önemli Elmalı Yeşil Yayla güreşlerinin. Güreş sahasına girişte sol tarafta yörenin efsane baş pehlivanı Recep Gürbüz'ün mezarı var. Her yıl dualarla Elmalı Güreşleri haftası orada başlar. Recep Gürbüz, Ali Gürbüz'ün babası. Kendisi Korkuteli Sımandır köyünden olmasına rağmen eşi bakımından Elmalı'dır. Elmalı baş pehlivan Mehmet Öztürk'ün de damadıdır. Bu yönüyle de manevi yönü var yağlı güreşçiler için. Ve 1980'li yıllarda, galiba 85'te Kırkpınar'ın yine efsane baş pehlivanlarından Mehmet Ali Yağcı Sinan Ünlü Türbesi'nde dua ederken kalp krizi geçirip Elmalı topraklarında ebediyete intikal ediyor. Burası bu yönüyle çok manevi yönüyle, sporsal, kültürsel yönüyle çok değerli bir coğrafya. Sevgili Halil. bu arada büyük orta pehlivanlarımız, Salabat'tan da küçük orta büyük boy pehlivanları gene Er Meydanı'nda değerli güreş severler gozlarını paylaşıyorlar. İşte Sinan Yıldız az önce ekranlarınıza yansıdı. Sinan Yıldız büyük orta grubunun boyunun lideri. Kırkpınar'da biliyorsunuz küçük orta büyük boyda birinci olarak geldi. Açık arayla da önde galiba. Hocam bir hata yaptı. Balıkesir Kurtdere'de akreditasyonu yapmayı, yani günleri şaşırmış. Normalde Perşembe günü yapması gereken işi Cuma'ya bırakınca maalesef orada güreşemedi Sinan Yıldız. Ama
önemli bir hata. Yani orada elde edeceği dereceyle belki şimdi garantilemiş olabilirdi ama şimdi burada artık Elmalı'da yani sonuçta ilk dördün içinde kalması Sinan Yıldız'ı başaltı pehlivanı yapıyor. Sezona küçük orta büyük boyda başlamış bir isim olarak gerçekten çok kayda değer ve takdir edilmesi gereken bir sıçrama gerçekleştirecek. Karamürsel Belediyesi'nin ve Türk Yağlı Güreşi'nin Yıldız ismi Sinan Yıldız. Soy isminin hakkını veren pehlivan diyorum ben ona. Evet, gerçekten bu yıl büyük bir çıkış yaptığı konuşuluyor. Evet, bir yandan da tabii kulağımız cazgırlarda baş pehlivanların burada biraz farklılık izliyor muyuz hocam? Yani şimdi normal şartlarda biliyorsun protokolle beraber orada bir pozisyon Mavili var. galip. Bakalım. Mavi paça, evet, doğru karar. Yapacak bir şey yok. Künde atarken kılçık yedi. Gene burada neyi gördük hocam? Evet. İnce bel ve kalın bel arasında reaksiyon farkının bir oyunu yaparken özellikle böyle çapraz oyunlarda ne kadar önemli olduğunu görebiliyoruz. Kalın belli arkadaş orada oyunu tamamlayamadı. Bel dönmedi ve duşa doğru gidecek şimdi. Evet, bu arada küçük orta büyük boyda puanlamalar var. Puanlamalar başladı. Bakalım. Artık onlar için de büyük orta biliyorsun hani büyük orta artık ustalığın başladığı bölge. Evet. Büyük ortaya çıkmak çok önemli. Baş pehlivanlığın yolunu açıyor bir yerde. Dolayısıyla küçük orta büyük boy pehlivanları için burada elde edilecek puanlar büyük orta hayalini gerçekleştirecek. Tabii yıldız sporcuların birçoğu büyük ortada kendini belli etti. Yani rakiplerini kısa sürede yenip büyük ortada zirveye çıkınca insanlar dedi ki evet, bir yıldız geliyor, ki onlar da yanıltmadı. Hocam sana bir noktada danışmak istiyorum. Evet. Sen tabii Antalya Yağlı Güreş'in başkenti, beşiği. Şunu sormak istiyorum. Şimdi Megastar Ali Gürbüz, Sarı Fırtına İsmail Balaban, geri vitesi olmayan Orhan Okulu, bunlar üç büyükler olarak son 10-15 yıla gerçekten hegemonik bir başarı öyküsü sığdırdılar. Şimdi onlar artık yaşlanıyorlar. Evet. Orhan 35 yaşında, Ali 34 yaşında, pardon 35'e girecek. Ali 36 yaşında 37'ye girecek. İsmail 37 yaşına girdi. Şimdi bu büyük isimlerin bugünkü seviye, daha doğrusu iyi oldukları dönemlerinin seviyeleri, ki hala iyiler de seviyelerinde genç isimler, mesela Ali Gürbüz'ün yerini doldurabilecek bir genç isim var mı? Ya da gözlemleyebiliyor Şu musun? anda alttan gelenlerde o düzey bir yıldız yok. Bir İsmail Balaban'ın yerini dolduracak yıldızımız İsmail var mı? Balaban baş altını da 3. olarak baş pehlivanla yükseldi. Ama daha alt boylarda öyle çok büyük bir yıldız imajı yoktu. Zaten yaş güreşleri biraz geç başladıkları için. Ama Orhan Okul alttan gelişinden belliydi. Ali Gürbüz gelişinden belliydi. Serhat Gökmen mesela. Bu saydığımız isimler 3'er dakikada 5'er dakikada rakiplerini yenerek, sırt üstü yenerek tur atlıyorlardı. Şu anda o şekilde o kumaşta bir pehlivan göremiyorum. Evet, o zaman aynı fikirdeyiz. Peki Enes Doğan hakkında ne düşünüyorsun? Ya Enes Doğan artık bir yıldız. Yani bu yıl artık Bu büyük isimlerin yerini doldurabilecek, olgunlaştığında onlardan biri olacak gibi duruyor. olabilecek gibi duruyor. Osman Kan aynı şekilde. Osman Kan aynı şekilde. İkisi de zaten alt boylardan yarışarak geldiler. Kırkpınar'da da final yaptılar. Final yaptılar baş altında. Sırt üstü galibiyetleri alabiliyorlar. Kolay alabiliyorlar. Bunlar baş pehlivanlıkta önemli yani. Her turda puanlama götürmek de olmaz. Mutlaka 5 tur yapıyorsan 3 turunu sırt üstü yenmelisin ki kondisyonun kalsın. Enes Doğan
Yusufcan zaten büyük yıldız. Yani o ilk saydığımız isimlerin yerini dolduracak gibi görünüyorlar. Bu arada Yusufcan biliyorsunuz onda talihsiz bir olay oldu. 4 yıl güreşten, yani bir Yusufcan gerçeği çok daha önceden hayatımıza girebilirdi. Girecekti. Ama talihsiz bir durum yaşadı. Sonuç itibariyle bir döndü, pir döndü. Kırkpınar'da baş altında adeta rüzgar gibi esti, birinci oldu. Ve daha sonra baş pehlivan olduktan sonra da zaten yıldızlar arasında yerini aldı. Son 2 senenin de Türkiye Cumhuriyeti baş pehlivanı. Önümüzdeki senede başarırsa Antalya'ya ilk ebedi kemeri getirecek ve tarihe adını yazdıracak önemli bir isim. Ama yanılmıyorsam şu anda Yusufcan 31 yaşında. Evet. Yani 30'lu yaşları devirmiş isimlerden biri. Yavaş yavaş yani 5 yıl içinde İsmail Balabanları yakalamış olacak. Bu yüzden hani 30 yaş altı grubuna böyle baktığımızda oradaki yıldızlarda dediğim gibi bu isimlerin başarısını tekrar edebilecek ya da onların bırakmış olduğu mirası devam ettirebilecek isimlere ben daha çok bakıyorum. Şimdi mikrofonlarımız açık değil mi? Duyuluyor değil mi? Evet açık. Canlı yayınımız devam Alt ediyor. boylarda benim dikkatimi çeken örneğin İhsan Derin var. Balıkesir Susurluklu. Onu takip edin derim izleyicilere. Bir sakatlık olmazsa baş pehlivanla birkaç yıl içinde yerleşir ve ses getirir. Bu arada Hüseyin hemen ekranlarımızın sol tarafındaki döşeme altından Hüseyin, Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin pehlivanı, çok genç bir isim. Ona böyle bakınca dikkatli bakın. Biraz daha böyle doldurun. Şöyle bir Cengiz Elbeya görüyorum onda. O fiziği onda görüyorum. Tip de biraz andırıyor. O yüzden Hüseyin'e ayrı bir sempati duyuyorum. Bakalım inşallah bir Cengiz Elbeya efsanesi de Hüseyin'den gelir. Bu işin sırrı yok. Bu işin sırrı çalışmak. Dolayısıyla bir pehlivan fizik ki yapısı müsaitse, çalışıyorsa elbette bir noktaya kadar gelecektir. Genetik özellikleri doğrultusunda. Hüseyin kalın kemikli ve dayanıklı bir isim. Kuvvetli bir isim. Daha 19 yaşında eğer yanlış bilmiyorsam. Dolayısıyla önünde baş pehlivan olmak için 3-4 senesi daha var. Ve bunu başarırsa yani sahayı dolduran, şöyle gösterişli, heybetli yeni bir Cengiz Elbeya'mız olabilir. Evet, baş pehlivanlarımızın kuralları tamamlandı mı bilmiyorum ama sonuç itibariyle az sonra onlarla yola devam edeceğiz. Küçük orta büyük boydaki puanlamalarımız devam ediyor değerli güreş severler. Ama tabii ki Elmalı'da en çok merak edilen konu ve husus baş pehlivanlık boyunda, özellikle 64 eşleşmesinde bizi nasıl bir heyecan bekliyor, merak bu noktada. Olacak. Peki hocam, yağlı güreş hakkındaki engin tecrübenden, fikirlerinden de tabii ki faydalanmak istiyorum bu yayında. Hakemlerimizin, tabii federasyonumuz kendini sürekli yeniliyor. Şu anda mesela puanlamalarda turuncu yelekler giyiyor. Yani puanlama yöneten hakem çok özür dilerim. Hakemlerimizin takip etmek açısından bakıyorsunuz hepsinin numarası var. Bununla birlikte turuncu yelek giyiyorlar. Bu uygulamayı nasıl değerlendirirsin? Şimdi geçmişten beri hakemlerde farklı kıyafetler hep olmuş. Yani Cumhuriyet döneminden bahsediyorum. Evet. Günümüzde de puanlama hakemler için böyle bir önlük giydirmişler. Üzerinde de bir büyük bir numara yazıyor. Renk de turuncu. Doğrusu bana çok sempatik gelmiyor ama böyle tercih etmişler. Yapacak bir şey yok. Halil hocam, yani doğrusu çok sempatik gelmiyor bana ama bunu tercih etmişler. Yapacak bir şey yok.
her şeyde doğru yanlış olarak net bir şey demek mümkün değil. Tercih diyelim yani. Yo, zaten ben de maksattan yani Evet. doğru mu yanlış mı diye değil de yani bunun böyle bir uygulama var. Bu arada hakem Yani ihtar gösterdi orada. Kule uymadı galiba. Ömer Eren. Ömer Eren Hakem. eski pehlivanlardan, çok başarılı bu arada, kendisini çok beğeniyorum hakem olarak. Hemen yanında Savaştan 14 numaralı Sakarya Akyazı bölgesinden. Benim rakibim de güreşti yıllarda. Şimdi Ömer Eren dedesi Kürt Ali lakaplı Elmalı Ali Uyan'dır. Bir zamanların kilosunda çok değerli bir minder güreşçisi. Olimpiyat şampiyonu İsmail Ugan da asker arkadaşı. Bu yörede yıllarca yağlı güreş kültürünü canlı tutan, dedesi de çok iyi hakemdi, Ali Uyan rahmetli. Yine Ömer Eren'in babası Erol Eren değerli hakemlerden. Şu anda tabii yaş itibariyle yapmıyor. Gözlemcilik yapıyor. Yine gözlemcilik yapıyor. Yağlı güreşin içinde. Antalya'da çok saygı gören bir isim. Erol Tabii. Eren. Bana da bir göğüs çaprazımı yukarıdan Yani burada şunu da anlamak lazım. 18 numaralı hakem Ömer Eren dededen babadan bu işin içinde. Hem güreş yaptı hem de hakemlik geleneğini sürdürüyor. demek ki başarısında bu gelenekten gelen bir bilgi, bir aktarım var. Ben beğeniyorum yani, çok az hata yapan bir isim. Yani şu da var, bu kültürde hani hiç bu işi bir yanında bulunmamış bir insanın gelip de hakemlik yapması falan mümkün değil. Yani uymaz, doku uymaz. İlla ki sürecini bilmesi lazım. Sezileri gelişmiyor hocam. Yani Gelişmez, sürecini iyi mesela bilmesi lazım. biz hani bizim gibi insanlar yani arkamız dönük bile olsa Tabii. o pozisyonda yani adam yenildi mi yenilmedi mi bunu anlayabiliyoruz, doğru mu? Tabii, Ya pozisyonu tabii, şöyle. görmeye bile çok gerek kalmıyor. Şöyle bizler de kismet gerek bu sahalarda bulunduğumuz için o pehlivanın yaşadığı süreci bizler de yaşadık. Marmara Elektronik şirketleri sahibi Sayın Erdem Gülfidan adına güreş yapıyor. Mustafa Kemal Kıyı Ordu Kulbu. Dış kasnaktan tuttu Hüseyin ama bu tehlikeli çünkü koltuk altını açıyor. Rakip Samsun'dan usta isim. O bölgeleri açık bırakırsanız adeta Türk Hava Yolları'nın uçak pisti olur orası. O bölgelere dikkat. Manisa Akhisar Belediye Başkanımız Sayın Besim Tutlu adına güreş yapıyor. Aynı zamanda Ulumar Marketleri sahibi İsmail Kardeş adına güreş yapıyor. Ramazan Evren Manisa Akhisar. Arada başaltı pehlivanları salınacak. Başaltı pehlivanların tanıtımı yapılıyor şu anda değerli hocam. Taşlı iş adamı Mehmet Akif Kocakaya adına güreş yapıyor. Serhat Elvan Tokat. Ömer Faruk Kalender Çorum. Antalya Büyükşehir. Hocam başaltında da gerçekten Muhittin Böcek adına güreş yapıyor. baş pehlivan olmak için son şans bu sezon. Antalya Manavgat Bakalım. Başkanımız Sayın Doktor Niyazi Nefik Okan Yavaş lig lideri, aynı zamanda lig birincisi başarabilecek mi baş pehlivan olmayı? Tolga Turan son haftaya kadar galiba öndeydi. Ama Okan Yavaş gene çok iyi geldi. kadrajda Emre var. Geçen sene burada final yaptı. Ve gene karşısında Bursa Büyükşehir Belediyesi'nden Ömer ve Emre'nin kapışmasını izliyoruz. Yeni Sancak adına güreş yapıyor. Mustafa Yeni Sancak Kocaeli Karamürsen. Kocaeli Gancık Belediye Başkanımız Sayın Avukat Ali Yıldırım Sezer adına güreş yapıyor. Aynı zamanda Emre Yıldız geçen sene burada final yaptı. Birinci olmayı başarsaydı büyük ortaya çıkacaktı ama başaramadı finalde. Kocaeli Gölcük. Antalya döşeme altında faaliyet gösteren Semus Restoran Ramazan Öner adına güreş yapıyor. İbrahim Çatalcalı sporcuya yenilmişti. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mansur Yavaş Şimdi adına bu güreş yapıyor. Ahmet Elmalı Ayçi, Yeşilyale Er Meydanı Antalya tarihi bakımdan Kırkpınar'dan 10 yıl daha eski tarihleniyor sevgili Halil. Asat Spor Kulübü'nün pehlivanı Tabii bu tarihlemelerin Antalya. kesin kayda dayanan verileri elimizde yok. Ancak Elmalı ile ilgili ben görmedim ama bir yazıtta
geçtiği söyleniyor. O yazıtın tarihi de bakıldığı zaman Kırkpınar güreşlerden 10 yıl önceye tarihleniyor. Ama şu bir gerçek, tüm Türkiye'de kabul gören en büyük er meydanlarından ikincisi Elmalı Yeşilyayla. Ve biz Antalyalı güreşçiler için de burası Kırkpınar kadar değerliydi bir kere. Ve o değer azalmadı, hep arttı. Evet. CV Enerji yağlı güreş ligiyle de tam zirve yaptı. Artık buradan da geri dönüş olmaz diye düşünüyorum. Yani mümkün değil çünkü böyle markalara zaten Tabii. güreş yaşayacaksa ihtiyacımız var. Onu Hatta güçlendirmek sayısını lazım, arttırmamız tabii. gerek. İşte Kurtdere bu statüye yakın girdi inşallah. Tabii, yakın. Burada tabii Sayın Yücel Yılmaz'ın büyük bir Çok. Türk yağlı güreşine sadece Balıkesir Kurtdere olarak değil, Türk yağlı güreşinin gelişiminde bir çığır açtı. Düzenlediği organizasyonlarla, daha sonra kurulan birlikle beraber. O yüzden de hani tabiri caizse heykeli dikilmesi gereken Yağlı güreş birliğinde merkezi yaptılar ki Evet. biraz daha güçlendi Balıkesir. yani yağlı güreşin yaşaması için böyle kurumlara bizim ihtiyacımız var. Tabii. Çünkü kurumsal olarak zayıfız. Sayın İbrahim Türkiş'le beraber Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu gerçekten Türkiye'deki federasyonların yani 2 senede seviyesini yakaladı. Hatta birçok insan belki farkında değil. Hatta onu eleştiren insanlar da görüyorum ama bende geçerliliği yok bu arada, onu da söyleyeyim. Her gün binlerce çocuk açlıktan ölüyor. 5 yaş altı 148 milyon çocuk yetersiz beslenme nedeniyle gelişimini tamamlayamıyor. Oysa tıbbi beslenme tedavisiyle bu çocukları kurtarmak mümkün. Çünkü hayat kurtarılmaya aç. Yeryüzü doktorları. Yeryüzünde her gün binlerce çocuk açlıktan ölüyor. Ve az sonra başpehlivanlar salavatlanarak er meydanındaki yerlerini alacaklar ve bu büyük heyecanı sizlere aktaracağız. CV Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi'nde Ali Gürbüz zirvede. Ancak Ali Gürbüz talihsiz bir sakatlık geçirerek hem kendisini hem sevenlerini üzdü. Burada yok fakat halen şampiyonluk şansı elinde bulunduruyor. Zirvede yer alıyor. Enes Doğan ve Yusuf Can Zeybek. Bakalım nasıl bir performans ortaya koyacaklar. Bu iki başpehlivanın, iki yıldız başpehlivanın başpehlivanlık elde etmesi halinde Elmalı'da Ali Gürbüz'ü geride bırakarak CV Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi'nde şampiyon olma ihtimali var. Tüm bunlar olacak mı, neler yaşanacak hep birlikte sizlere 2 gün boyunca aktaracağız. Cumartesi ve pazar günleri TRT Spor ekranlarından. Elbette ki bizlere bu yayınlarımızda rehberlik edecek üstadlarımız, çalışma arkadaşlarımız, yorumcularımız var. Örneğin işte Hüsnü Kaftan bizlerle birlikte her CV Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi müsabakalarında olduğu gibi. Faruk gerçekten Türk'ün er meydanı dedik. Hepinize iyi bir hafta sonu diliyoruz. Ama bu ligin son etabını dikkatle izleyin. Çünkü bütün boylarda şampiyonlar belli olacak. Ligin son haftasında CV Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi'nde bütün boylarda şampiyonlar belli olacak. İşte ikinci tur eşleşmeleri ekranlarınızda. Hemen onları sayalım. Bir taraftan da Mustafa Taş, Hüseyin İyican, Mehmet Yeşil, Ali Altun, Ali İhsan Batman, Salih Erinç, Turan Dalaman, Bekir Eryücel, Hüseyin Gümüşalan, Hamza Köseoğlu. Zorlu olur değil mi Recep Tosun? Osman Aynur, Şahali Kurt, Okan Acar, Onur Şenel ve Serhat Gökmen, Abdullah Güngör. Bunun yanında işte İsmail Balaban, Semih Turgut, Ünal Karaman, Yalçın Üncül, Mustafa Doğan Özkaya, Ali Yanatma, İsmail Erkal, Yıldıray Pala, Mustafa Batu, Serhat Balcı, Tanju Gemici, Feyzullah Aktürk. Dikkat çekici bir başka eşleşme ikinci tur için. Furkan Durmuş Altın, Kemal Şahin ve Ertuğrul Dağ deviren Mecit Yıldırım. Recep Kara ilk turda müsabakaya çıktı.
Cengizhan Şimşek'e üstünlük sağladı. Şimdi ikinci turda Seçkin Duman'la karşı karşıya gelecek. İsmail Koç, Kaan Kaya, Recep Taslak, Erkan Taş, Kürşat Şevki Korkmaz, Süleyman Aykırı, Yıldır'a yakın Hamza Özkaradeniz, Faruk Akkoyun, Ali Gökçen, Süleyman Başar, Yunus Emre Yaman ve Enes Doğan, Rıza Yıldırım. Az önce ifade etmiştim işte. Yusufcan Zeybek'le birlikte Enes Doğan'ın şampiyonluk şansı var. Enes Doğan az önce ekranlarınıza getirdik. Yine zorlu bir eşleşme. Tanju Rıza Yıldırım'la karşı karşıya gelecek. Yusufcan Zeybek'in de rakibi Menderes Saltık olacak. Nedim Gürel, Arif Akın, Serdar Yıldırım, Hakan Çalışır, İsmail Çoraman, Osman Özgün, Osman Kan, Fatih Koyuncu, Orhan Okulu, Salih Dorum, Özkan Yılmaz, Ali Güngör Ekin ve Emre Erkal, Onur Balcı eşleşmeleri bizleri bekliyor. İkinci turda. İlk turda 22 baş pehlivan kol bağladı. 11 çift vardı. Şimdi 64 baş pehlivan az sonra er meydanında yerini alacak. Son 32'ye yükselmek, 3. tur müsabakasına çıkma amacıyla er meydanında olacak. Nasıl, neler diyeceksin Recep Tosun? Kıymetli meslektaşım, o anlatıcı aslında evet. Ama burada bizlere yorumlarıyla katkı sağlıyor. Avrupa'da, dünyada ve olimpiyatlardaki Türk güreşinin en güçlü sesi Faruk Mutkan'ın yanında yorumculuk yapmak benim için onurdur, gururdur. Bugün güzel sözlerin için layık olmaya çalışacağım Recep. Gerçek bu. Bugün ve yarın nefes nefese, kıran kırana ve soluk soluğa yaşanacak olan mücadeleleri TRT Spor ekranlarından izleyecek olan güreş ve spor severlere zevkli, heyecanlı ve iddialı seyirler diliyorum Faruk Mutkan. Az önce de ifade etmiştim, sıklıkla hatırlatmak gerekecek. Ali Gürbüz burada yok. Sakatlığı nedeniyle mücadele edemeyecek. Şu an CV Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi'nin zirvesinde. Eğer Enes Doğan ya da Yusufcan Zeybek'ten biri burada başpehlivanlık mücadelesi verir ve kazanırlarsa bu ikisinden biri zirveye yerleşecekler. CV Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi'ni şampiyon olarak tamamlayacak. Bu iki başpehlivanın böyle bir fırsatı var. Bakalım bunda nasıl yararlanacaklar. Elbette her ikisinin de müsabakalarını dikkatle takip ediyor olacağız. Birbirleriyle eşleşme ihtimalleri de söz konusu. 3. turda, 4. çeyrek finalde mümkün. Ama herhalde bu iki baş pehlivanın finalde yer alıp kıyasıya bir mücadele içerisinde olmaları hani şöyle içten içe bir beklentimiz gibi, ne dersin? Vallahi kıran kırana bir kere mücadele olacak. Son ana kadar, ya pazar günkü finaller anındaki o son ana kadar heyecan skalası hep yüksekte kalacak. Dolayısıyla az önce çok güzel belirttin. Birbirlerine düşme ihtimalleri de olağan. İşte o zaman kırılmalar yaşanacak. Aradan başka birinin çıkması, Hüseyin Gümüşalan gibi, işte Feyzullah Aktürk gibi, Osman Kan gibi birçok özel isimler var. Dolayısıyla son ana kadar heyecan fırtınası esecek. Gözlerin dahi kırpmasın güreş severlerimiz. Şunu mutlaka ifade edelim. Enes Doğan ya da Yusufcan Zeybek için CV Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi'nde şampiyonluk adına baş pehlivanlıktan başka bir ihtimal yok. Eğer bu iki baş pehlivan, eğer burada Elmalı'da erken elenirlerse, finale çıkamazlarsa, finalde kazanamazlarsa şampiyonluk fırsatı elde edemeyecekler. Sadece bu duruma bağlı Enes Doğan'ın ve Yusufcan Zeybek'in CV Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi'ndeki şampiyonluğu. Ali Gürbüz eğer bu iki baş pehlivan erken elenirlerse şampiyonluğunu ilan etmiş olacak. Sen her hafta şunu diyordun, şampi diyordun Ali Gürbüz için. İşte o zaman o cümleni daha güçlü bir şekilde şampiyonluk, ikinci CV Enerji Yağlı Güreş Ligi'nin 2. yılında Ali Gürbüz'ü muhtemelen de sen anons ediyor olacaksın. CV Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi şampiyonu, bakalım Ali Gürbüz olabilecek mi? Çok şanssız bir sakatlık yaşadı. Çok talihsiz de ameliyat oldu. Olsun. Geçmiş olsun dileklerimizi bir kez daha iletiyoruz. Er meydanlarının megastarı. Çok özel bir seyirciye sahip. Faruk, şunu söyleyeyim. Ali Gürbüz'le ben telefonla görüştüm. Geçmiş olsun dileklerini ilettim. TRT ekranlarından dedim, sana tekrar geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz Ali. Gerçekten Ali bu çayırın çok özel bir ismi duruşuyla. Bakın şu anda ilk defa görüyorum Elmalı'nın türbinlerinde biraz azalma var. Büyük boşluk dikkat çekiyor gerçekten de. Belki yarına saklıyor da olabilirler. Finaller. Yarınki. Tabii şunu söyleyelim. Yarınki finaller
Elmalı seyircisi ve yöredeki Antalya yağlı güreşin kalbi diyelim Elmalı'yı dolduracak. Ali Gürbüz biliyorsunuz 56 puana sahip. En yakın rakibi Yusuf Can Zeybek 41. Enes Doğan 39 puanı var. Burada işte hem Yusuf Can Zeybek hem de Enes Doğan ilk tur müsabakası yapmadıkları için, dolayısıyla artı 1 puan almadıkları için en fazla 22 puan alabilirler. Bu 22 puanı şampiyon oldukları takdirde, başpehlivan, Elmalı'da başpehlivan oldukları takdirde elde edebilirler ve Enes Doğan'dan ya da Yusuf Can Zeybek'ten birinin bunu yapma fırsatı var. Neler olacak hep birlikte göreceğiz. Röportajlarımız da olacak. 2 gün boyunca heyecanı sizlere bununla da aktarıyoruz. Fatih At'a da söz. Teşekkür ediyoruz. Elmalı Doğalı Çayırı'nda başpehlivanlık 2. tur öncesi röportajlarımıza başlıyoruz. İlk röportaj yapacağımız isim Tanju Gemici. Tanju hoş geldin. Elmalı'dayız. Gerçekten Türk'ün ilk er meydanı. Muhteşem güreşler bizi bekliyor olacak. Neler söylemek istersin? Evet Fatih abim, burası Türk'ün ilk er meydanı diye geçiyor. Tarihi Elmalı güreşleri. Ve atmosfer burada çok güzel. Kırkpınar arattırmıyor yani. Ve organizasyon düzenlerine emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Burası Türkiye'nin sayılı ilk 3-4 büyük güreşinden biri ve aynı zamanda lig güreşlerine dahil edildi CV Enerji ayarında. Ve abi biz de geldik. Biliyorsunuz, bildiğiniz üzere ben 2023'te bir sakatlık geçirdim. 1,5 senedir tedavim sürüyor. Ne yazık ki bu sene istediğimiz gibi güreşleri yapamadık. Daha doğrusu hiç güreşemedik. Ama sakatlığımızı da atlattık. Sezon bitti. İnşallah 2025'te daha güçlü ve eskisinden daha iyi geleceğiz. Yani biz de geldik, kuramızı çektik. Bir 10 dakika sonra sahaya çıkacağız. Ve buradan da başpehlivan ustamız Ali Gürbüz ustamıza da geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Ağır bir sakatlık geçirdi o da. İnşallah bir an önce iyileşir. Seneye eskisi gibi tekrar dönmeyi nasip eder Allah abi inşallah. İnşallah diyelim Tanju. Teşekkürler. Allah derman versin. Kolaylıklar diliyorum. Ben teşekkür ederim abi size. Ataspor'una verdiğiniz desteklerden dolayı iyi ki varsınız abi. Allah razı olsun. Çok teşekkürler. Başpehlivanlarla röportajlarımız birazdan devam edecek. Tabii hemen şu da sorulabilir. İsmail Balaban'ın şampiyonluk şansı yok mu? Onun da puanları eşitleme fırsatı yok mu? İlk turda müsabakaya çıktı İsmail Balaban. Bakın bu ihtimal ilginç bir durumdu. Ancak ona bağlıydı. Yani bir ekstra artı 1 puana ihtiyacı vardı. Aslında onu İsmail Balaban cebine koymuş durumda. Fakat puan eşitliği halinde kriterler var. Şimdi 34 puana sahip. 22 puan alarak 56 puana ulaşabilir. Yani Ali ile puanları eşitleyebilir. Eşitlik halinde bakılacak ilk kriter aralarındaki müsabakalar. Aralarındaki müsabakalarda da Ali Gürbüz'ün üstünlüğü var. Hatırlayacaksınız Seka Park'ta CV Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi'nin 3. ayağında Ali Gürbüz finalde İsmail Balaban'a üstünlük sağlayarak başpehlivan olmuştu. Orada ikinci başpehlivanlığıydı. CV Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi'nde 3 başpehlivanlığı var Ali Gürbüz'ün. Yok yanılıyorum. Çok özür diliyorum. Çeyrek finalde mağlup etmişti Seka Park'ta. Çeyrek finalde mağlup etmişti Ali Gürbüz İsmail Balaban'ı. Dolayısıyla kendi aralarında yaptıkları bir müsabakada Ali Gürbüz'ün üstünlüğü olduğu için puan eşitliği halinde yine şampiyonluğa ulaşacak isim Ali Gürbüz olacak. Bunu da ayrıca belirtelim. Averaj yönüyle Ali Gürbüz daha üstün durumda. Biliyorsunuz 3 tane lig şampiyonluğu var. Lig birinciliği var. Şampiyon artık, yani averajda Ali şu anda bütün güreşçilere göre avantajlı durumda. Eğer 56'şar puanda kalırlarsa. Aslında belki bu kriter önümüzdeki yıl için bu şekilde de bir değerlendirmeye alınabilir. Yani eşitler halinde daha çok ligde birinciliği, ayak birinciliği olanın ön plana çıkması ihtimali göz önünde bulunabilir. Çok sayıda detaya zaten beklentiye içindeler. Çalıştay'da Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu. Bir röportajımız daha var. Saha içinde röportajlarımız devam ediyor Elmalı'da. Bu kez de Feyzullah Aktürk'le beraberiz. Feyzullah hoş geldin. Gerçekten minderde fırtınalar estirdin ama yağlı güreşe, çayıra çıkman da bir o kadar fırtınayla oldu. Arka arkaya gelen başarılar. Neler söyleyeceksin? Doğalı Çayır'dayız. Evet abi, söylediğin gibi Doğalı Çayır'dayız.
Mücadelemizi veriyoruz. Sezona biraz geç giriş yaptım. Manavgat CV Enerji'yi kaçırdım. İlk lig güreşiydi. Oraya giremedim. Şu an Elmalı'dayız. Finaldeyiz. Bir eksiğim var. Puan toplamaya devam ediyoruz. Çeyrek ilk 8'in içinde olmak istiyorum. Çünkü biliyorsun ki ilk 8 büyük avantaj. Bu anlamda bugün ilk 8'e girebilmek için elimden gelen ne gerekiyorsa bu sahada yapmak istiyorum. O kürsünün artık bir basamağına çıkmak istiyorum diyebilirim. Bizi sevenlerden dua istiyorum. Dualarını bizlerden eksik etmesinler. Bu sahada duaya ihtiyacımız var. Son 2 güreşte kürsüdeydin. Hem Çardak'ta, ondan öncesinde de Ankara'da kürsüye çıktın. Minder'de şampiyonluklarına alışkınız. Dualı Çayır'da nasıl oluyor? Fark var mı? İkisini karşılaştırmak gerekirse neler söylemek istersin? Abi yağlı güreş biraz daha uzun bir maraton. 30 dakika güreşiyoruz. Devamında süresiz zaman dilimine geçiyoruz. Minder güreşi ise 6 dakika. Patlayıcılık isteyen bir şey. Diğeri daha fazla dayanıklılık isteyen bir şey. Tabii ki farklar var. Ama ikisine de uyum sağlamaya çalışıyoruz. Araya bir de kara kucak sıkıştırıyoruz. Takip ediyordur zaten. Şunu bir arada böyle götürebildiğimiz kadar götürmek istiyorum. Bir de buradan ben Ali Gürbüz Usta'ma geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Bu sahada keşke o da olsaydı. Çünkü onun kemer senesi olacaktı bu sahada. O da bizi izliyordur. İnşallah tez zamanda iyileşip tekrardan aramıza döner diyorum. Çok teşekkürler Feyzullah. Allah derman versin. Sağ olasın abi. İyi yayınlar. Çok teşekkürler. Evet, Feyzullah Aktürk'le beraberdik. Gerçekten başpehlivanların da belirttiği gibi Ali Gürbüz'ün sahada olmayışı çok net bir şekilde kendisini gösteriyor. Normal şartlarda tribünlerin tıklım tıklım olması gerekiyordu bu saatte ama hala küçük küçük boşluklar var. Umarız başpehlivanlar çayıra çıkana kadar, Salavat'a kadar tribündeki boşluklarda da olacak diyelim ve sözü tekrar Faruk Mutkan'a bırakalım. Teşekkürler Fatih Ata. Evet, Feyzullah Aktürk güzel ifade etti. Çok. Yani aslında en doğru ifadeyi kullandı. Son 5 yılın en başarılı başpehlivanı Ali Gürbüz Elmalı'da. Yani aslında burası Orhan Okulu'nun mekanı, öyle bilinir değil mi? 6 başpehlivanlığı var ki bunu yapabilen başka kimse yok. Yok. Ama Ali Gürbüz'ün son dönemde çok önemli bir üstünlük kurduğunu görüyoruz. 3 başpehlivanlığı var ve son 5 yılın 4'ünde de muhakkak kürsüde yer aldı. Ve bunların son ikisi geçtiğimiz yıl ve ondan önceki yıldı. Az önce Feyzullah Aktürk'ün de hatırlattığı gibi bu yıl başpehlivanlık elde etmiş olsaydı Elmalı'da Ali Gürbüz üst üste 3. kez başpehlivan olacağı için altın kemerin sürekli sahibi olacaktı Elmalı'da. Ve bu fırsatı da bulamadı sakatlığı nedeniyle Ali Gürbüz. Yağlı güreş böyle bir spor dalı Faruk Mutkan. Çok güçlü olabilirsiniz, çok teknik olabilirsiniz, çok kondisyonlu olabilirsiniz. Bir anlamda da uhreviyat tarafı var atasporumuz yağlı güreşin. Feyzullah Aktürk her şeyin galibiyet, her şeyin altın kemerin mübah olmadığını burada altını çizdi. Bir röportajımız daha var. Faruk Mutkan teşekkür ediyoruz. Röportajlarımız devam ediyor. Bu kez yanımızda Orhan Okulu var. Orhan, gerçekten Elmalı güreşleri denilince akla ilk gelen isimlerden birisin. Neler söylemek istersin? Bir kez daha Elmalı Çayırı'ndayız. Teşekkür ederim abi. Buradan ekranları başındaki herkese selamlarımı gönderiyorum. Tabii burada Dualı Çayır ve tarihi yani çok eski 672.'si olacak bir güreşler. Burada da ben 6 defa üst üste birinci olarak 2 defa altın kemerin sahibi oldum. İnşallah nasip olursa tabii sakatlık olmasın diyoruz. Şimdi Ali'ye de buradan geçmiş olsun diliyorum ben. Çünkü yani önünde çok büyük bir güreş vardı. 2 yıl üst üste burada başpehlivan oldu ve altın kemeri yani alacaktı bu yıl kazanırsa. Yani bu sakatlıklar çok önemli. Ben buradan tüm kardeşlerimiz olsun küçükten büyüklere kadar Allah sakatlık bir güreş olmasını diliyorum. Tabii kolay değil. Bizim parmağımızın ucu küçük bir şey olsa bile burada güreşmemiz çok zor yani. Kim seyirci bilmez bunu çoğunu. Çünkü ben 5-6 defa ameliyat geçirdim ve yani onun üstüne güreşmek çok zor. Tabii toparlamak çok zor. Tabii buradan dediğim gibi Ali'ye geçmiş olsun diyorum. İnşallah burada kıran kırana mücadeleler devam ediyor. Şimdi yani ligin son güreşi ve burada lig şampiyonu olacak 2 tane kardeşimiz var. Yusuf Can'la Enes kardeşimiz. Ya tabii ki kime nasipse ben de elimden geleni yaparak inşallah ben Antalyalıyım. Antalya'nın plakası 07 yapmaya çalışacağım yani elimden gelen her şeyi de yapacağım burada. İnşallah diyelim. Başarılar dileyelim Orhan. Kolay gelsin. Allah derman versin. Teşekkürler. Herkese buradan selamlarımı gönderiyorum. Çok teşekkürler. Orhan Okulu'yu dinledik. Sözü tekrar Faruk Mutkan'a bırakıyoruz. İşte şampiyonlar aynı dilden konuşuyorlar. Yıllar önce Taha Akgül'ün verdiği röportajda şampiyonluk için sadece mental başarı, sadece mental hazırlık yetmez. Fizik olarak da çok hazır olunması gerekiyor. Hatta her şeyin
net bir şekilde denk gelmesi gerekiyor. Elinizden ayak baş parmağınızın ucuna kadar, tıpkı Orhan Okulu'nun da ifade ettiği gibi tüm vücudunuzun hazır olması gerekiyor. Küçücük bir sakatlık bile çok etkileyici olabiliyor. Olumsuz bir sonuç için demişti. İşte Orhan Okulu da benzer ifadeler kullandı. Sakatlıksız bir dönem geçirmesi tüm sporcular için en büyük dileğimiz. Ya bir kere hem Orhan Okulu hem diğer baş pehlivanlar özelinde hemen röportajlarımız olacak. Bunu araya koymak isterim ki tüm baş pehlivanlar aslında bu yılki CV Enerji Yağlı Güreş Ligi'nin uzak ara şampiyon olarak Megastar Ali Gürbüz'ü gördüklerini ifade ediyorlar. Bu bir kere mental olarak, fiziksel olarak, fair play olarak nereden bakarsak bakalım bu gerçeğin ta kendisi. Bence bunu ortaya koyabilmek çok çok önemli. Bu saygınlığı kazanmak sportif anlamda değil, mental anlamda rakiplerinize, ezeli rakip ama ebedi dostluk özelinde bu cümleleri kurmak her babayiğidin harcı değil. Dolayısıyla bence Ali Gürbüz bugün itibariyle, yarın itibariyle CV Enerji Yağlı Güreş Ligi'nin baş pehlivanı olur, şampiyonu olur ya da olmaz ama rakipleri özelinde elde etmiş olduğu bu saygınlık hepsinin çok çok ötesinde. Çok daha önemli gerçekten de. Hatırlatalım. Manavgat yağlı güreşleriyle başlamıştı CV Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi. İlk ayakta İsmail Balaban kazanmıştı. Finalde Hüseyin Gümüşalan'a üstünlük sağlayarak sonrasında üst üste 3 Ali Gürbüz başpehlivanlığı oldu. Önce Şahin Bey Belediyesi yağlı güreşlerinde, sonra Seka Park yağlı güreşlerinde, ardından Aybastı Perşembe Yaylası yağlı güreşlerinde Ali Gürbüz bu bölümde Cengizhan Şimşek'e, Yusuf Can Zeybe'ye, Orhan Okulu'ya finallerde üstünlük sağlamıştı. Kurtdereli Mehmet Pehlivan yağlı güreşlerinde de Enes Doğan ve Erkan Taş karşı karşıya gelmişlerdi. Bir röportajımız daha var, söz bir kez daha Fatih Ata'da. Faruk Mutkan, teşekkür ediyorum. Saha içerisinde baş pehlivanlar ikinci tura başlamadan önce son bir röportajımız var. Son dönemin en hızlı pehlivanlarından, başarı grafiğini günden güne yükselten genç pehlivanlarından birisi Enes Doğan. Ki Enes Doğan burada baş pehlivanlığı kazanırsa CV Enerji'de de başa çıkmış olacak. Bir numara olup şampiyon olacak. Neler söyleyeceksin Enes? Evet, Fatih abi, burası benim kendi memleketim. Memleketimde şampiyon olmak benim için çok güzel olacak. Kurtdere'de olduğu gibi burada da birinci olmak istiyorum. Hakkımızda hayırlısı. Allah herkesin yardımcısı olsun. Sakatlıksız, kazasız bir Elmalı güreşlerini bitirmek istiyoruz. Allah yardımcımız olsun diyorum. Çok teşekkür ediyorum. Seni fazla zorlamayayım. Konsantrasyonunu bozmayayım. Çok teşekkürler. Allah derman versin. Kolay gelsin Enes. Enes Doğan'ı dinledik. Son röportajımızda saha içerisinde. Baş pehlivanlar birazdan ikinci tur için kol bağlayacaklar diyelim ve sözü Faruk Mutkan'a bırakalım. Teşekkürler Fatih Ata. Enes Doğan, Türkiye Yağlı Güreşi'nin yükselen yıldızı. Artık parladığını düşünüyoruz ha. Kesinlikle. Ve son 10 yıla, 15 yıla Allah sakatlık vermesin inşallah, net bir şekilde damgasını vuracak. Tıpkı Ali Gürbüz abisi, İsmail Balaban abisi, Orhan Okulu abisi gibi. Şimdi Faruk, dikkatimizi çekiyor mu? Orhan Okulu geçen yıl Türkiye Ligi şampiyonuydu. Ama Orhan şu anda ligde 5. durumda. Şampiyonluk şansı yok. Yok. 32 puanı var. Yani burada baş pehlivan olsa toplam alacağı puan 22, 54'te kalacak. Yani Ali'yi yakalaması mümkün değil. İsmail Balaban'ın eşitlik fırsatı var ama eşitlik halinde avantaj Ali Gürbüz'de. Dolayısıyla onun da şampiyonluk şansı yok. Enes Doğan'ın ve Yusuf Can Zeybek'in şampiyonluk fırsatları var. Ama mutlaka kazanmaları şartıyla. İsmail Balaban biliyorsun birinci turu galip geldi. Oradan 1 puan aldı. Eğer İsmail başpehlivan olursa 23 toplam puan alacak. Kısa bir ara yine birlikte olacağız. Ekşioğlu Yen Yapı'nın sunduğu Elmalı Yağlı Güreşleri devam edecek. Bereketli tarlalardan lezzetli sofralara bir yağ ayçiçek yağı ve Birma margarin. Türkiye'nin en büyük ayçiçek yağı üreticisi Trakya Birlik'ten.
Bizi izlemeye devam edin. Göreceğiz. Tabi Orhan Okulu'nun ortaya koyacağı performans yine merakla bekleniyor. İsmail Balaban'ın yine aynı şekilde. Çünkü Orhan Okulu az önce kendisi de ifade etti. Yani burada 6 kez başpehlivanlık elde etmiş bir isim. İsmail Balaban da yine iddialı isimlerden biri her zaman olduğu gibi. Tabii ki. Bunun yanında bir de tur eşleşmeleri hususunda herhalde Tanju Gemici Feyzullah Aktürk müsabakası dikkat çeken bir müsabaka olarak da görülebilir. Yani rejide yönetmenlerimiz Kaan İnan ve Muratcan Başbuğ yönetmenliğindeki, önderliğindeki ekibimizin seçimi çok zor olacak. Onları da bu açıdan zorlu bir görev bekliyor. Kesinlikle. İkinci tur kura çekimleri başlıyor. Başpehlivanlarımızın ikinci tur kura çekimlerine nezaret etmek üzere CV Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi kurucu beyni, Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanımız Sayın İbrahim Türkişi, Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkan Vekilimiz Sayın Şahin Okuru. Güreşlerimizin tertip komite başkanı aynı zamanda Elmalı Belediye Başkanımız Sayın Halil Öztürk'ü, çok kıymetli kaymakamımız Sayın Faruk Erdem'i. Faruk, sanıyorum yanlış bir anons oldu. Başpehlivanları çayıra salmak için bekliyorlardı. Salavatlanmak üzere bekliyorlardı. Evet, o nedenle eşleşmeler, kurallar çekildi biliyorsunuz. Elektronik ortamda çekildi. İkinci tur kuralları. 32'nin kuralları torbadan çekilecek. Yani burada bir yanlış anons oldu. İlk tur kuralları da yine aynı şekilde çekilmişti evet, zaten. Aynen öyle. İkinci turdaki kurallar gibi. Yani ilk turda 75 başpehlivan kura çekimine katıldı. İkinci tur zaten 64 başpehlivan var. Ve her birinin kura çekimi yani yaklaşık 1 dakikada her birini kurasını çekip 1 saate yakın sürüyor zaten. Bunun önüne geçmek için alınmış bir önlem ama 3. turdan itibaren, yani son 32 turundan itibaren kura çekimi açık kura çekecek yöntemle yapacak. Herkes torbasına göre kurasını çekecek, kendisinin rakibini belirleyecek. Bu şekilde olacak 32'den itibaren. Bu arada şunu da ifade edelim izleyenlerimize, onu da aktaralım. Bugün 4 tur var. Yani ilk tur geride kaldı. Biraz sonra ikinci tur müsabakaları başlayacak ve bu ikinci tur müsabakalarının müsabakalarından sonra 3. tur, son 32 turu ve 4. tur, son 16 turu yine bugün yapılacak ve 4 tur bizleri bekliyor. Bunları da kıymetli güreş severlere aktarmış olalım. Evet. Yarın çeyrek finale başlayacak. Çeyrek finalle başlayacak yarınki müsabaka. Çeyrek final, yarı final ve final müsabakaları bizleri bekliyor olacak. Bu final gününde, ikinci günde. Bu arada Faruk Mutkan, değerli Türkiye Gençler Güreşler Federasyonu Başkanımız Sayın İbrahim Türkiş'e şahsım ve güreş sever adına teşekkür etmek istiyorum. Çünkü yıllardır ilk tur kuralları, ön eleme kuralları, son 32 kuralları saatlerce sürüyordu. Sayın İbrahim Türkiş geldi, dedi ki biz hemen talimatla ve yönetmelikliği değiştireceğiz. Aslında benim hedefim çeyrek finale kadar elektronik ortamda kura ve çeyrek finalde güreş severler huzurunda torbadan kura. Benim hayalim bu dedi ve güreş sever de çok büyük takdir gösterdi bu doğrultuda, bu kararlar noktasında. Sen nabzı da iyi tutarsın Recep. Abi sen de öyle. Aslında bir kere kura çekimi yapıp daha sonrasında eşleşmelerin ona göre devam etmesi hususu da düşünülebilir. Bu biraz yağlı güreşin dokusuna sanki tam uymuyormuş gibi, çünkü ben yıllardır eski ustalarımızdan da bunu böyle duydum. Günümüzdeki ustalardan da böyle geldi. Yani her tur kuranın çarpışmanın ve özellikle güreş stratejisini son ana kadar kimle eşleşme heyecanını pehlivanlar özellikle korumasını çok daha anlamlı buluyorlar. Bulduklarını söylüyorlar, ifade ediyorlar. Evet, baş pehlivanlarımız Elmalı Erbeydar'ından görüntüler ekranlarınıza yansıyor. Başpehlivanlar da ikinci tur müsabakası öncesinde birlikte poz veriyorlar. Protokol CV Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanı İbrahim Türkiş de yine orada. Bu arada Sayın İbrahim Türkiş Başkanımız insani ve vicdani noktada da
dün akşam çok özel bir altını çizen bir mesaj verdi. Dedi ki eğer megastar Ali Gürbüz yaşamış olduğu bu talihsizliğe rağmen eğer pazar akşamı şampiyonluğunu ilan edemezse, kim şampiyon olmuşsa da CV Enerji Yağlı Güreş Ligi'nin şampiyonluk ödülü ya da değer ve saygınlığı neyse biz Ali Gürbüz'e bu itibarı kendisine sunacağız dedi. Böyle bir müjdeyi verdi. İnsani ve vicdani noktada fair play çerçevesinde yapmış olduğu bu açıklamadan dolayı kendisine şükranlarımı belirtmek isterim. Tabii olmayacak bir şey değil sakatlanmak, değil mi yani finalde? Şanssız, talihsiz bir sakatlık geçirdi kolundan. Sakatlandığı müsabakadaki rakibine de tepki gösteriliyor bu arada. Ben bunun da çok doğru olmadığı kanaatindeyim, doğrusunu istersen. Kesinlikle sakatlanma anına bakıldığında hiçbir dahli yok ki. Sert güreştiğini zaten herkes bilmekte. Yani sakatlandığı anda rakibinin hiçbir orada durumu yoktu. Görüntülerimizi alıyoruz. Müsabakalar biraz sonra başlayacak. Peki daha önce müsabakalarda neler olmuştu? Hem yakın geçmişten hem uzak geçmişten. İşte görüntüler ekranlarınıza yansıyor. Sayın seyirciler, 624. geleneksel Kırkpınar güreşlerinde şu anda çayırda 3 boyda final müsabakası devam ederken baş güreşlerde baş pehlivanlık mücadelesi verecek olan Sabri Acar ve Mehmet Güçlü de çayıra çıktılar. Az sonra güreşe tutuşacaklar. Makine kalın fabrikalarının pehlivanı Bandırmalı Sabri Acar. Daima adliyeye çıkarken hakimlerin önüne çıkmayın suçlu. Milli güreşçimiz tarihi Kırkpınar'ın iddialı şampiyonu Muğla Milaslı Mehmet Güçlü. Sabri Acar alıyor. 624. Kırkpınar güreşlerinin baş pehlivanlık mücadelesinden sonra ilk üçte yer alan pehlivanlar şimdi şeref kürsüsünde. Bu yıl yaptırılan altın kemer Sabri Acar'ın üzerinde. Sabri Acar 2 yıl daha Kırkpınar'da baş pehlivan olursa bu kemerin devamlı sahibi olacak. Ve 3. Balıkesirli İbrahim Gümüş oluyor. Ve 625. Kırkpınar güreşlerinde son güreş, davul zurna çalıyor ve güreşçiler şimdi peşe batıyor. İskenderunlu Recep Kılıç ve Balıkesirli İbrahim Gümüş finale yükselen güreşçiler. İbrahim Gümüş bir hayli dinlendi. Recep Kılıç az önce 4. tur güreşini yaptığı için yorulmuştu. Kısmetin ayaktan çıkması veya boydan boya yırtılması güreşçinin yenik sayılmasına neden oluyor. Yağlı güreşte rakibi yenmek için 2 omuzunu yere değdirmek ve bir süre böyle kalmak mecburiyeti yoktur.
yağlı güreşte denge önemli bir unsur. İbrahim Gümüş'e altın kemerini Başbakan Turgut Özal takıyor. Sayın seyirciler, 625. geleneksel Kırkpınar güreşleri sona eriyor. Güreşlerde 21 baş pehlivanın katıldığı baş güreşlerde birinciliği Balıkesirli İbrahim Gümüş alıyor. Bu karşılaşma sonunda tabii 1990 yılının Türkiye baş pehlivanı belli olacak. Zaman zaman durması, rakibinin oyun yapmıyormuş gibi hareketsizce kalması, bir anlık rakibinin gafletinden yararlanarak çevirmek yine yağlı güreşçinin bir özelliği. Hiç beklemediği bir anda rahatlıkla rakibini ters çevirebilir. Şimdi paça kazık oyunu vuruyor Kadir Birlik. Ahmet Taşçı kurtulmaya çalışıyor ve kendisi kazık vurmaya çalışırken Kadir Birlik tekrar kazığı vurdu. Kle ile bastırıyor ve Ahmet Taşçı'nın oyun yapmasını engellemek isterken Taşçı üste çıkıyor. Parmaksız koca Arap. Ona bile kalmadı bu meydan. Sizlere de kalmaz bu meydan. Dünyaya geldik ayrı ayrı anadan. Kimimiz Rumeli, kimimiz Anadolu'dan. Ben çıkıyorum aradan. Sizlere yardım etsin hak yaradan. Allah Allah illallah. Son kez hep birlikte ellerimiz patlarcasına alkışlarla diyelim maşallah. Ve baş pehlivanlık için Ahmet Taşçı ve Abdullah Ersoy peşreve başladı. Bir ısınma ve kültür fizik hareketi olan peşrev, ahenkli bir şekilde yapılan bu hareketler seyircilerin zevkini okşar, pehlivanın moralini yükseltir. Pehlivan peşrevle nefesini, kaslarını ve kalbini biraz sonra başlayacak olan mücadeleye hazırlar. Güreşmek üzere hakem heyeti önüne gelmiş olan pehlivanların Cazgır tarafından takdimi ve duası yapıldıktan sonra verdiği işaretle çalınmaya başlayan davullar ve zurnaların nameleri arasında pehlivanlar ahenkli bir şekilde ellerini ve kollarını sallayarak peşreve başlarlar. Peşrevde
3 kez ileri, 3 kez de geri gidişten sonra yere sol diz ile çökülür. Önce sağ el yere, dize, dudağa ve alnına 3 defa değdirilir. Hatta bazıları bir ot kopararak ağzına alır ve ısırır. Bu merasim bittikten sonra tekrar sıçrayarak arada sırada "Hayda bre pehlivan" diye bağırır. Karşılıklı gidiş ve gelişten sonra hasmın paçaları yoklanır ve sırtı sıvazlanır. Daha sonra enseler bağlanır, eller tutuşur ve birkaç defa sallanır. İşte güreşe böyle girilmiş olur. Ve karşılaşma başladı sayın seyirciler. Evet, Kırkpınar baş pehlivanlığında 1 saatlik normal süresi 1 saat. Eğer bu karşılaşmanın normal süresi berabere biterse baş pehlivan uzatmada yapılacak, 10 dakikalık uzatmada yapılacak puan güreşiyle belli olacak. Her iki güreşçi ense bağladı ve oyuna girdi. Ahmet Taşçı'nın bir dezavantajı son 2 maçını son derece güçlü rakipleriyle yapmış olması. Evet, 1971 yılında Hasan Şahin, 1972'de Arap Mustafa Yıldız demiştik. Ordulu Davut Yılmaz 1973 yılında, 74'te Kara Ali Çelik ve 1975 yılında Kırkpınar güreşleri yarıda kaldı. 1976, 77, 78 yıllarında altın kemeri Aydın Demir kazandı. 3 kez üst üste birinci olarak. 1979 yılında Sabri Acar, 1980'de Mehmet Güçlü, 81 yılında Arap Mustafa Yıldız. 1982, 83, 84 yıllarında üst üste baş pehlivanlığı kazanan Hüseyin Çokal ise altın kemeri kazanan güreşçi oluyor. 1985 yılında tekrar Sabri Acar birinci oluyor. 86 yılında İbrahim Gümüş, 1987 yılında Recep Kılıç, 1988'de kaybettiğimiz Recep Gürbüz, 1989 yılında Saffet Kaya. Ve şu anda final karşılaşması yapan Ahmet Taşçı, 1990 ve 91 yıllarında baş pehlivanlık kürsüsüne çıkma başarısını gösteren bir güreşçi. Boyunduruk sıra değiştirdi. Abdullah Ersoy'un kardeşi Fikret Ersoy da küçük boyda ikinci olmuştu. Şimdi her iki güreşçi, evet, Ahmet Taşçı rakibini açık düşürüyor ve Kırkpınar baş pehlivanı oluyor kılçık oyunuyla. Rakibini açıyor ve Kırkpınar baş pehlivanı oluyor Ahmet Taşçı karşılaşmanın 24. 25. dakikasında. Ahmet Taşçı 1992 Kırkpınar baş pehlivanı olarak altın kemerin sahibi oluyor. İşte 1992'nin altın kemerli güreşçisi Ahmet Taşçı. İkincisi Abdullah Ersoy, üçüncüsü Saffet Kayalı. Altın kemer bundan böyle işte Ahmet Taşçı'nın. Ahmet Taşçı bu altın kemeri 3 kez Kırkpınar'da baş pehlivanı olarak kazandı ve ömür boyu saklama onuruna erişecek. Yağlı güreşin ana unsurlarından yağlanma.
Er meydanında güreşecek pehlivanlar yağlanmak için konulan yağ kazanları etrafında toplanır ve yağlanırlar. Yağlanırken rakipler dahi birbirine yardım ederler. Yağlanma gelişigüzel yapılmaz. Bir usulü vardır. Önce sağ elle sol omuza, göğse, sol kola ve kispete yağ sürülür. Sonra sol elle sağ omuza, göğse, sağ kol ve kispete yağ sürülür. Bundan sonra pehlivanlar birbirine yardım ederek sırtlarını yağlarlar. Güreş esnasında da yağlanma ihtiyacı hisseden pehlivan, rakibinden ve hakemden izin alarak yağlanma ihtiyacını giderir. Meydanda bu işten sorumlu yağcılar da bulunur. İbriklerle taşıdıkları yağlarla pehlivanlara yardım ederler. İki kez altın kemerin ebedi sahibi olan tek isim Ahmet Taşçı, yağlamanın inceliklerini ve anlamını anlatıyor. Yağlı güreşimizin tarihi çok eski tabi. 670 yıla yakındır süre gelen, şu anda dünyanın en eski organizasyonu sayılıyor. Kırkpınar'da yapılan aralıksız bir organizasyon. Ama yağlanma nedir, nasıl yağlanılır diye düşündüğümüz zaman tabi bu sporumuz peygamberlere dayanıyor, peygamberimize dayanıyor ve pirimiz Hazreti Hamza zaten ilk baş pehlivanımız. Peygamberimizin de güreştiği, yağlandığı söylenir. Bir rivayete göre de peygamberimizin iki ten, yani vücudun birbirinden elektrik almaması için yağlanıldığı söylenilir. Yağ sürülerek bu elektriklenme olmamasını sağlıyor gibi yağ sürüldüğünü söylenir. Biz sahada girdiğimiz zaman ibrikçimiz vardır, yağcımız vardır, özel bezcimiz vardır. Onlar gelirler bize, ibrikleriyle yağ sürerler ve biz ne kadar çetin rakipler olsak da birbirimizi yağlayabiliyoruz. Orada gerçekten büyük bir rakiplere bir saygı, bir sevgi. Hani biz hasımlarımıza acımasız oldukları kadar saygılı davrananlardanız yani pehlivanlar. Gerçekten hani güreştiğimiz zaman bir acımasızlık var ama güreşmeden önce de çok saygılı davranan bir sporcular, pehlivanlarız. O yüzden gayet rahatlıkla birbirimizi yağlar. Hatta yoklarız, sıvazlarız. Deriz ki şuran yağlanmamış, şurayı da yağla, paçanı, kıspetini iyi yağla gibi şeylerde talepte bulunuyor yani pehlivanlar birbirlerini yağlarken. Yağlamanın da bu kadar önemi vardır. Burada tabii ki yağcının, bezcinin, çünkü güreşirken zeytinyağı asitli olduğu için, yağ asitli olduğu için gözlerimizi son derece yakar. Terle beraber karışır. Terin tuzu, yağın asidi. Gözler kapalı kalıyor, göremiyorsun. Burada da bezci devreye girer. Bezci ve sucu koşup yetiştirir bezi. Yağlama, sulama yaparsın. Bezle silersin. Bu şekilde de yağlanmada yağlanma yağcıyla beraber bezcinin, sucunun önemi de vardır. İkinci tur müsabakaları biraz sonra başlayacak. Tarihten çeşitli müsabakaları izleme fırsatı bulduk. Çok büyük baş pehlivanları bir kez daha hatırladık. Kırkpınar öyle, Elmalı da öyle. Ne zaman bitti hemen bir sonraki yıl merak ediliyor. Tıpkı CV Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi'nde de öyle. İlk ayak geride kaldıktan sonra hemen ikinci ayak özlemle bekleniyor. İşte 6. ayağa kadar geldik. Son ayak artık bu. CV Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi'nde şampiyon belli olacak. Ali Gürbüz zirvede koruyabilecek mi? Enes Doğan ya da Yusufcan Zeybek'ten biri burada baş pehlivan olup şampiyonluğunu ilan edebilecek mi? Neler olacak hep birlikte göreceğiz. İkinci gün baş pehlivanlık ikinci tur salavatlaması. Ustam Şükrü Kayabaş'tan aldım öğüdü. Dibi görünmeyen suya dalamam. Baş pehlivanlarımıza şöyle kuvvetli bir moral alkışı gelmezse ben de baş pehlivanlarımızı salamam. Evet, yine bu güzel organizasyona emek harcayan başta Elmalı Belediye Başkanımız Sayın Halil Öztürk ve
değerli kurmaylarına. Yine Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanımız Sayın İbrahim Türkiş ve değerli kurmaylarına da şöyle kocaman bir alkış istiyoruz. Yiğitler meydanda sıralanmışlar. Ayak, deste, orta, başa güreşir. Davulun sesiyle öğrelenmişler. Hepsi de coşa, coşa güreşir. Yürürken pehlivan kollarını açar. Peşref çeken eller havada uçar. Bazıları güreşten kaçtıkça kaçar. Yiğitler rakibe koşa, koşa güreşir. Buna er meydanı derler. Bunda vardır bir hal. Ödülünüzü öğrenmek isterseniz Elmalı Belediye Başkanım Sayın Halil Öztürk'te 2 uçludur bir şal. Allah Allah. İllallah. Muhammedur Resulullah. Baş pehlivanlarımıza dualarla, alkışlarla diyelim maşallah. Allah derman versin. Başpehlivanlar salavatlandı ve er meydanına salındılar. Peşrev sonrasında müsabakalar başlayacak. 64 başpehlivan ikinci tur müsabakasında rakipleriyle kozlarını paylaşacak. 32 başpehlivan adını 3. tura yazdıracak. Zorlu müsabakalar bekliyor bizleri. Gözler kuşkusuz Ali Gürbüz'ün yokluğunda Yusufcan Zeybek'te ve Enes Dağı'nda olacak. İşte Mustafa Taş ekranlarınızda. Bu yıl tüm güreşlerde, sadece CV Enerji Yağlı Güreş Ligi'nde değil, tüm güreşlere hesap ettiğimizde en çok finalde yer alan başpehlivan Mustafa Taş. CV Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi'nde finali yok. Kuzeni Erkan Taş. Geçtiğimiz ayakta, 5. ayakta Kurtdereli Mehmet Pehlivan yağlı güreşlerinde finaldeydi. Enes Doğan kazanmıştı, hatırlayacaksınız. Ve Yusufcan Zeybek 2 kez üst üste Kırkpınar başpehlivan unvanını aldı. Önümüzdeki yıl Kırkpınar'da yine kazanırsa altın kemerin sürekli sahibi olacak. Çeyrek asır sonra ilk kez bir pehlivan altın kemerin sürekli sahibi olacak. Ve mekanın sahibi Orhan Okulu 6 başpehlivanlığı var Elmalı'da. Ve üst üste. Ve üst üste. 7 finali var. Ve 7. başpehlivanlık için burada mücadele ettiğini söyledi kendisi az önce. Yusufcan Zeybek eğer burada başpehlivanlık elde ederse CV Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi'nde 2024 yılının şampiyonu olacak. Birçok güreşsever yarın Ali Gürbüz eleme finaller gününde Elmalı Yeşilyayla Er Meydanı'nda olur mu diyorlar. Kesinlikle olur ki öyle bir başpehlivan ki kendisi. Gençlere rol model olan, ilham kaynağı olan bir başpehlivan. Eğer ki Enes Doğan ya da Yusufcan Zeybek başpehlivanlığa ulaşırsa onları ilk tebrik edecek vakurlukta bir başpehlivan Ali Gürbüz. Eğer onlar finale kalamazlarsa ki senin de söylemiş olduğun gibi şampi artık şampiyonluğunu ilan etmiş olacak ve burada tarihi günlerinden birini yaşayacak güreş severlerimiz TRT Spor ekranlarında. Kuvvetli bir rüzgar esmeye başladı bu arada. Elmalı Er Meydanı'nda, bunu da ayrıca belirtelim. Belki sizlere kadar da ulaşıyordur. Sesimizin size ulaşmasını sağlayan ekibimiz de harıl harıl herhangi bir sorun yaşanmaması için çaba gösteriyor. Mustafa Taş en çok finalde yer alan başpehlivan demiştik. 9 finalinin 5'ini kazandı. Ayrıca 2'de üçüncülüğü var. Mustafa Taş suskunluğunu, Kırkpınar önceki suskunluğunu Kırkpınar'da hatırlatmıştı kendini ve Kırkpınar sonrası da yine yerel ve mahalli güreşlerdeki durgunluğunu ve suskunluğunu, keza başpehlivanlıkları da var ama CV Enerji Yağlı Güreş Ligi'ndeki o çizgisinin altında kalıyor oluşunu bugün buradaki eleme turlarında ve yarınki finaller gününde yine Mustafa Taş gibi güreşiyle herkese kendini anımsatabilir. Hatırlatalım, Kırkpınar'da da finaldeydi. Yusufcan Zeybek'in rakibiydi. İkinci olmuştu. Kırkpınar başpehlivanı Mustafa Taş. İsmail Balaban işte ekranlarınızda. O da yine heyecanla, merakla izlenen başpehlivanlardan biri.
Sarı Fırtına, er meydanlarının sarı fırtınası. O da Manavgat yağlı güreşlerinde CV Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi'nin ilk ayağında başpehlivanlık elde etmişti. Ve Mustafa Taş'ın kuzeni Erkan Taş Elmalı güreşlerinde kariyerinin zirvesini yakalamıştı. Beraber anlatmıştık. Enes Doğan'la aralarındaki müsabaka çok çabuk bitmişti. Bakalım burada yarınki finaller gününe kala atabilecek mi kendisini Erkan Taş? Herkes bu soruyu bekliyor. Çünkü Kurteli Mehmet er meydanında kariyerinin zirvesine çıktığı o performansının tesadüf olmadığını burada ispatlamak durumunda Faruk Mutkan. İşte Elmalı Stadı'ndan, Elmalı Er Meydanı'ndan görüntü ekranlarınızda. Güreşin ana merkezlerinden biri burası. Burada olmak, burada Er Meydanı'nda yer almakta bir ayrıcalık başpehlivanları için, hatta tüm boylarda diğer pehlivanlar için. Elmalı Yeşilyayla Er Meydanı. Namıyla maruf. İsmail Koç. Belki geçtiğimiz yıllardaki performansının uzağında ama onun da bir başpehlivanlığı var bu yıl. Gazi Paşa'da, Antalya'da başpehlivanlık elde etmişti. Çok centilmen, çok mütevazi bir başpehlivan. Recep Kara ve Yusufcan Zeybek yan yana iki başpehlivan. Recep Kara da Kırkpınar'da başpehlivanlık elde ettiğinde 2002 yılında. Cumhuriyet tarihinin en genç başpehlivanıydı. Halen o unvan onun elinde. Altın kemer kuşanmış başpehlivanlık unvanı elinde Cumhuriyet tarihinde. Faruk, dilersen şimdi ikinci turda kimler nasıl bir maç yapacak onları bir anımsayalım mı? Önemli güreşlerden başa çıkan, ön plana çıkan güreşler. İsmail Balaban'ın rakibi Semih Turgut. Orhan Okullu Salih Durum'la karşılaşacak. Yusuf Can Zeybek, Menderes Saltık'la, Enes Doğan, Rıza Yıldırım'la, Feyzullah Aktürk, Tanju Gemici ile, Serhat Gökmen, Abdullah Güngör'le, Hüseyin Gümüşalan, Hamza Köseoğlu'yla, Mustafa Taş, Hüseyin İyican'la, Recep Kara birinci turda biliyorsunuz Cengizhan Şimşek'i mağlup etti. Adını ikinci tura yazdırdı ve Cengizhan Şimşek burada ligin son ayağını 0 puanla kapatan başpehlivan oldu. İşte Yusufcan Zeybek, Menderes Saltık, İsmail Balaban, Semih Turgut, Orhan Okulu, Salih Durum ve Enes Doğan, Rıza Yıldırım müsabakaları bölünmüş ekranımızda. 4 müsabaka aynı anda ekranlarınıza ulaşıyor. Müsabakalar başladı. CV Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi 6. ve son ayak 2. tur karşılaşmaları. Enes Doğan, yağlı güreşin yükselen yıldızı. Hatta artık parıl parıl parlıyor diyebiliriz. Kurtdereli'deki başpehlivanlığından sonra evet, yine er meydanımızı Türkiye geleneksel çok dikkat çekici bir performans ortaya koyuyor. Rıza Yıldırım da minderde dünya şampiyonluğu elde etmiş. Çok önde gelen güreşçilerden biri. Osman Kan Fatih Koyuncu müsabakasında başpehlivan Osman Kan galip. Osman Kan çabuk bir galibiyete ulaşıyor. İlk tamamlanan müsabaka onun müsabakası oluyor. Fatih Koyuncu'yu mağlup etti Osman Kan. Enes Doğan paçadan yakaladı bir an. Kasnak'tan
Şimdi hamle arayışı içerisinde. Yusufcan Zeybek Menderes Saltık'ın üzerine gidiyor. Henüz kasnağı yakalayabilmiş değil. Ama İsmail Balaban Semih Turgut'un kasnağını bir an tuttu, sonrasında bıraktı. Salih Dorum da iyi bir rakip şu ana kadar Orhan Okulu karşısında. Tarihi Elmalı güreşleri rekortmen güreş ağamız Sayın Hakan Çetin'in ve Çetin ailesinin çok Rıza Yıldırım, Enes Doğan'ın paçaya hamlelerine izin vermeme çabasında. Yine beraberlerinde Enes Doğan da Rıza Yıldırım karşısında, o da erken bir galibiyet arzu ediyordur hiç kuşkusuz güreş taktiğine bakıldığında. İşte şimdi kasnaktan yakaladı. Paçaya doğru da bir hamlesi dikkat çekiyor Enes Doğan'ın. Rıza Yıldırım karşılık verme çabasında. O da kasnağa doğru yöneldi ama çok etkili bir hamle değildi. Bir kez daha o da yöneldi. Uzak tuttu kasnağını Enes Doğan. Şampiyonluk ihtimali bulunan iki baş pehlivan Yusufcan Zeybek ve Enes Doğan müsabakaları kuşkusuz biraz daha ön plana çıktı. İsmail Balaban'ın puan eşitliğini sağlama fırsatı var baş pehlivanlık elde ederek, fakat Ali Gürbüz eğer öylesi bir durumda yine şampiyonluğunu ilan etmiş olacak. Çünkü İsmail Balaban ve Ali Gürbüz arasında ikili averajda Ali Gürbüz'ün üstünlüğü var. Ali İhsan Batmaz Salih Eriç müsabakasında baş pehlivan Ali İhsan Batmaz galip. Ali İhsan Batmaz da adını bir üst tura yazdırdı. Şu anda sağ alt kadrajda ekranlarda çok güçlü bir baş pehlivan. Özellikle geçen hafta Orhan Okulu gibi süperstarı saf dışı bırakmıştı puanlamada. Salih Erinci yendi Ali İhsan Batmaz. Şimdi künde. Evet, Enes Doğan künde atmak isteyen Rıza Yıldırım'ı kılçık oyunuyla mağlup ederek adını ikinci tura yazdırdı. Enes Doğan çabuk kazandı. Tecrübeli rakibi Rıza Yıldırım'ı mağlup ederek adını bir üst tura yazdırdı. Orhan Okulu rakibinin üzerine gidiyor. İsmail Balaban Semih Turgut müsabakası da, Yusufcan Zeybek Menderes Saltık karşılaşması da yine hiç yere inmedi. Enes Doğan'ın erken galibiyet aradığını söylemiştik. Zaten çabuk sonuca gitme çabası içerisinde olan, öyle görünen bir baş pehlivan. Hüseyin Gümüşalan'la Hamza Köseoğlu arasındaki müsabaka bölünmüş ekranımızda yerini alıyor. Çok sert. Hüseyin Gümüşalan tam karşımızda. Sırtı dönük olan Hamza Köseoğlu. Sert elenseler az önce dikkat çekti. Dostça devam ediyorlar. Kürşat Şevki Korkmaz da adını 3. tura yazdırdı. Süleyman Aykırı'ya üstünlük sağlıyor. Kürşat Şevki Korkmaz ikinci turda. Şu ana kadar Ali İhsan Batmaz, Kürşat Şevki Korkmaz, Enes Doğan, Osman Kan adlarını 3. tura yazdırdılar. Bu arada uzak kadrajda Recep Kara'yı mağlup ediyor Seçkin Duman. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi baş pehlivan olarak. Okan Acar da bir üst tura çıktı. Seçkin Duman Recep Kara'yı yendi. Yalnız Orhan Okulu tempolu başladı. Salih Dorum bütün ataklarını savuşturdu Faruk Mutkan. İyi bir rakip şu ana kadar Orhan Okulu'ya. İkisi de aynı jenerasyonun baş pehlivanı. Sanırım 1 ya da 2 yaş büyük Salih Dorum. Belki 3 yaşta olabilir ama antrenörlük de yapıyor şu anda. Manavgat Belediyesi'nde, düzeltiyorum, Korkuteli Belediyesi'nde tecrübesiyle ayakta duruyor Salih Dorum. İsmail Balaban da sağ üst kadrajda daha
tempolu güreşine başlamadı. Sanırım ısınma devresinde süratli tempolu mücadelesini başladığında sonuca gidecek kanaatini taşımaktayım. Genç pehlivan Serdar Yıldırım da bir üst tura çıktı. Hakan Çalışır'ı yendi. Hüseyin Gümüşalan, Hamza Köseoğlu sağlık kadrajıyla çok sert başladı. Biraz daha tansiyon düştü sanki. Yusuf Can Zeybek 8. dakikanın içerisinde Menderes Saltık'ı bastırdı. Bakalım bir oyun tatbik edecek mi? Sonuca odaklı tabii ki. Onur Balcı Emre Erkan müsabakasında baş pehlivan Emre Erkan galip. Sanırım Salih Dorum'a bir ikaz geldi. Özkan Yılmaz da galip gelen pehlivan oldu. Özkan Yılmaz kazandı. Emre Erkal. Antalya'da faaliyet gösteren Veli Demir Otomotiv. Emre Erkal da rakibini mağlup etti. O da bir üst tura çıktı. Bu arada İsmail Balaban yavaş yavaş hamlelerini hız kazandırdı. Orhan Okulu da dış kasnakta bekliyor. Her an bir kas kanadı ya da keçi dikmesi ya da kol sarması oyunu yapabilir. Orhan Okulu üstte. Salih Durum paçadan ve bilekten, ayak bileğinden hamleyle savunma çabası içerisinde ama iyice yüklendi Orhan Okulu. Bu arada Yusuf Can Zeybek de Menderes Saltık karşısında yeniş arıyor. Dış kasnakta. Menderes Saltık da yine kazıkla savunma çabası içerisinde ama yaydırdı gerdanlayarak. Sonra sarmaya geçti. Soldan sarmayı taktı. Yusuf Can Zeybek. Fileyi de vurdu. Bir oradan bir buradan deniyor Yusuf Can Zeybek. Şimdi yüklendi Salih Durum. Bu arada Orhan Okulu'nun bacağını yakalamış durumda. Ama dış kasnaktan sonuç alamadı. Bu arada yenişe gidiyor Yusuf Can Zeybek. Oturarak keçi dikmesini savunmayı yapmış durumda şu anda Menderes Saltık ama Yusuf Can Zeybek oradan çözebilecek mi? Eğer iç kazağa doğru yönelirse artık futbol tabiriyle topu penaltıdan... İşte yükleniyor şimdi, evet. Bacak kazıkla sonuca gitme çabası içerisinde zor durumda yüklendi, kazandı. Yusuf Can Zeybek adını bir üst tura yazdırıyor. Yoluna devam ediyor. Şampiyonluk ihtimali bulunan Yusuf Can Zeybek. İç kazığı ters paçayı yakaladığında affetmiyor o bölgelerde. Çok güçlü. Son Kırkpınar ve son 2 yılın Türkiye Cumhuriyeti Başpehlivanı Yusuf Can Zeybek. İşte hani rahat bir yeniş olduğunu söyleyebiliriz Yusuf Can Zeybek için. Menderes Saltık direndi fakat güçlü rakibi karşısında sonuç alamadı. Mustafa Taş da kazanıyor. Hüseyin İcan'ı mağlup ederek o da yoluna dolu dizgin devam ediyor. Mustafa Taş. Nedim Gürel adını bir üst tura yazdırdı. Takip edebildiniz mi usta? Hüsnü Kaftan. Nedim Gürel adını bir üst tura yazdıran pehlivan oldu. Arif Akın'ı yendi. Evet. Şu ana kadar kazananları kaçırmadık değil mi? Tabii ki üst üste gelen galibiyetler oluyor. Hemen hatırlatalım. İşte az önce Mustafa Taş bir üst tura yazdırmıştı adını. Ali İhsan Batmaz, Okan Acar, Seçkin Duman, Kürşat Şevki Korkmaz. Bu arada Enes Doğan, Ertuğrul Dağdeviren. Mecit Yıldırım'ı mağlup etti Faruk Utkan. Yalçın Üncü Ünal Karaman'ı mağlup etti. Ertuğrul Dağdeviren Mecit Yıldırım'ı yendi. Enes Doğan, Yusuf Can Zeybek yollarına devam ediyor. Nedim Gürel, Serdar Yıldırım, Osman Kan, Özkan Yılmaz ve Emre Erkal'la birlikte. Serhat Gökmen de Abdullah Güngör'ü yendi. Osman Aynur da Şahali Kurt'u az önce yendi. Anos'tan önce yakaladın Gökberk Tosun. Osman Aynur da bir üst tura çıktı. Bu arada Mustafa Batu ve Serhat Balcı mücadelesi var. Serhat Balcı özelinde çok özel karşılaşma bu. Bugünkü evet şansını, yani yaşı 43, yani Kırkpınar'da güreşemiyor eğer son 32'ye kalamazsa. Eğer 32'ye kalırsa ama Kırkpınar'da direkt güreşebiliyor. Evet, bu sistemin onun için hayati derecede önemli bu karşılaşma.
Güzel bir müsabaka bu açıdan. İşte Recep Taslak Erkan Taş karşılaşması. Bölünmüş ekranda solda, üstte İsmail Balaban Semih Turgut müsabakası devam ediyor. Hüseyin Gümüşalan, Hamza Köseoğlu ve Orhan Okulu Salih Durum karşılaşması da. Orhan Okulu için hani sağlam bir rakip oldu Salih Durum şu ana kadar. Hüseyin Gümüşalan da Hamza Köseoğlu mücadelesinde sert elenseler dikkat çekiyor. Gergin başladı, gergin devam ediyor. Tansiyon bir ara düşmüştü ama tekrar yükseldi. Erkan Taş, Recep Taslak karşısında, o da galibiyet arıyor ama Recep Taslak çok güçlü bir yer güreşçisi kendisi. Şu anda da iyi müdafaa yapıyor. Bakalım Erkan Taş onu açabilecek alanları, oyunları tatbik edebilecek mi? Evet. Orhan Okulu bu arada Salih Durum'u indirdi ve kazandı. Kas kanadı oyunuyla. Az önce o açıyı yakalamıştı. Toparlanan Salih Durum'u kas kanadı oyunuyla yenerek saf dışı bıraktı. Bir Elmalı efsanesi olan Orhan Okulu 7'de 7 yapmak için dolu dizgin yoluna devam ediyor. Bakın ayakta yaptı kas kanadını, tek kolda hem de. Bu çok zor. Bakın ayağını da takmamış. Gıcırı bükme. İşte geniş bir kez daha geldi ekranlarınıza Orhan Okulu. Ligde şu anda 5. sırada, puanını 34'e yükseltti. Erkan Taş, Recep Taslak'a bakın. Muazzam bir şak kündesiyle. Denizli Hüseyin Çokal ustamızı buradan selam, saygı, hürmetlerimizi yolluyoruz. Şak kündelerinin adeta profesörüydü. Erkan Taş bizlere bu oyunuyla anımsattı. Recep Taslak'a üstünlük sağladı Erkan Taş. Jeneriklik bir oyundu aslında. Hem sağdan paçalamış hem de sol eliyle şakı yakalamış. İsmail Balaban'da Semih Turgut arasındaki mücadele de devam ediyor. İsmail Balaban geri adımlamasını sağlıyor rakibinin. Bu Semih Turgut'a ithal verilmesi ihtimalini yükseltiyor. Bir ikaz daha geldi. İthal anonsu yok henüz sanırım. Ciddi bir ikaz Çayır hakeminden. Mustafa Taş, Ali İhsan Batmaz, Osman Aynur, Okan Acar, Serhat Gökmen, Yalçın Üncül, Ertuğrul Dağdeviren, Seçkin Duman, Kürşat Şevki Korkmaz, Enes Doğan, Yusuf Can Zeybek, Nedim Gürel, Serdar Yıldırım, Osman Kan, Orhan Okulu, Özkan Yılmaz ve Emre Erkal şu ana kadar adlarını bir üst tura yazdıran başpehlivanlar oldular. Bölünmüş ekranda işte İsmail Balaban, Semih Turgut ve Hüseyin Gümüşalan, Hamza Köseoğlu karşılaşması sizlere ulaşıyor. Bir sakatlık söz konusu. Hamza Köseoğlu yerde tedavi görüyor. Çünkü sert başlamıştı Hüseyin Gümüşalan'la yapmış olduğu mücadele. Umarız ciddi bir sakatlığı yoktur. Doğruluyor şu anda. Hamza Köseoğlu. Erzurumlu Askispor'un güreşçisi Hamza Köseoğlu bu yıl bir kez finalde yer aldı. Gerede Esentepe yağlı güreşlerinde ikinci olmuştu Bolu'da. Hüseyin Gümüşalan yine bu yılın tüm yağlı güreşlerde en çok kürsüde yer alma başarısı göstermiş güreşçilerinden biri. Manavgat'ta finaldeydi. İsmail Balaban'ın rakibiydi. CV Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi'nde. Seka Park'ta evinde de üçüncülük elde etmişti. Kürsünün üçüncülük basamağındaydı. Yarı finalde kalmıştı Hüseyin Gümüşalan.
Ayak boyu galipleri selamatlanmak üzere pehlivan giriş kapısına lütfen. Mustafa Doğan Özkay, Ali Yanatma mücadelesi de alt kadrajda. İki tempolu güreşçinin müsabakası. Sanırım Semih Turgut'a ikinci ithar anonsu geldi. Evet. 3 ithar. Diskalifiye anlamına gelecek. Dikkatli olması lazım artık Semih Turgut'un. Aktif bir biçimde karşılık vermesi gerekiyor. İsmail Balaban'a. Ali Yanatman'ın da bu yıl 4 kürsüsü var. Menteşe Başpınar yağlı güreşlerinde Muğla'da finalde kaybetmişti. Ayak boyu galipleri selamatlanmak üzere çok acele pehlivan giriş kapısının oraya. Faruk Akkoyun Ali Gökçen müsabakasında baş pehlivan Faruk Akkoyun'da Faruk Akkoyun da galip geldi. Bir üst tura çıktı. Ali Gökçen'i mağlup ederek Faruk Akkoyun adını 3. tura yazdırıyor. Ali Yanatma Menteşe yağlı güreşlerinde finalde Yusufcan Zeybe'ye mağlup olmuştu. Nedim Gürel yüzünden müdahale ederek güreşti, sonrasında da uyarıldı. Çok uzak tutuyor kendisini Semih Turgut. İsmail Balaban'dan ekranlarınızda solda. Ama her an 3. ithar gelebilir. Bu turlarda daha kolay, daha çabuk verebiliyor hakemler ithar kararlarını. Tanju Gemici Feyzullah Aktürk müsabakası işte bu türün dikkat çeken karşılaşmalarından biri olduğunu söylemiştik. Bu arada sağ üst kadrajda İsmail Balaban kütleye gitti. Sonrasında yükleniyor. Dış kazık. Semih Turgut. Evet. Üstte. Dikkat çekici bir an. İsmail Balaban karşılık verdi. Künde atarsa kılçık yapabilir İsmail Balaban. Şimdi Semih Turgut yine kündeye yöneldi. Ama sonrası da yaydırıyor rakibini. İsmail Balaban kılçık oyununu yetiştirirse sırtı yeri bulabilir. Semih Turgut'un ki İsmail vazgeçti. İsmail Balaban'ı da pozisyonda pek fazla görmeyiz. Şimdi sarma küreyle sonuca gitme çabasında Semih Turgut. Ama kurallara uygun olmayan bir tutuşu var. Kazandığını ifade ediyor. Semih Turgut itirazları var İsmail Balaban'ın. Hakemler itiraz ediyor. Semih Turgut seviliyor, İsmail Balaban sinirli. Evet, bence boğazından çekti. Gerdanlama yapması gerekiyor. Yani çenesinden boğazından çektiği için benim kanımca, benim öngörüm bu. Faruk Utkan galibiyet verilmeyecek, güreş devam edecek. İşte bir kez daha geliyor ekranlarınıza. Ayırdı zaten karşılaşmanın hakemi. Müsabakada güreşçilerin ayrılması gerektiğini ifade etti. Tarihi Kırkpınar adını altın harflerle yazdıran Türkiye Cumhuriyetimizin sert itirazları var. İsmail Balaban'ın ağların Sayın Seyfettin Selim Tanju Feyzullah Aktürk müsabakası işte solda üstte. Yine Türkiye'nin dört bir tarafında Avrupa ve Dünya karayollarında öz ünlü kamperleri Yönetim Kurulu Başkanı 664. Tarihi Kırkpınar Güreşleri Karizmatik Ağ Sayın Ufuk Özürlü el meydanımızda. Yine aslesi Samsun'umuzun evladı Samsun, Kunduz, Zilköprü yağlı pehlivan güreşleri. Şu anda çayır hakemleri Semih Turgut'u İsmail Balaban'la tekrar güreş tutması konusunda bir sarı kart. Bir sarı kart Semih Turgut'a
kural ve talimatnamelerin dışında bir oyun yaptığı için gerdanlamada çenesinden tutması gerekirken boğazından tuttuğu gerekçesiyle sarı kartla cezalandırıldı. Yani iki ihtarı ve bir sarı kartı var Semih Turgut'un. Bu arada Feyzullah Aktürk de Tanju Gemici karşısında şu anda üstte. Çok sağlam, çok hızlı bir şekilde hareket ederek arkasına geçti rakibinin. Dış kazık arayışındaydı. Sayın Halil Öztürk ve yine Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanımız İsmail Balaban çok hırslandı. Bence bu hırsıyla güreşi her an sonuçlandırabilir kendi lehine. Bakalım. Feyzullah Aktürk'ün 3 kez üst üste Avrupa şampiyonu olduğunu, ayrıca bir dünya üçüncülüğü olduğunu hatırlatalım. Tanju Gemici de ağır bir sakatlık geçirmişti geçtiğimiz sezon. Sezonun son bölümünde artık ufak ufak o da form bulmaya başladı. Ünye yağlı güreşlerinde Ordu'da başpehlivanlık elde etmişti. Düzeltiyorum. Samsun'da başpehlivanlıkta finalde mücadele etmişti. Hendek'te de bir bu arada üçüncülüğü var. Sağ alt kadrajda tam kenar açıda gözüküyor. Yıldıray Pala rakibi İsmail Erkal'ı mağlup etti. İsmail Balaban paçaya uzandı sağ üst kadrajda. Bitirebilir her an. Sıkıntı. Orada Semih Turgut bakalım nasıl bir karşılık verecek. Semih Turgut biraz üstte, o da paçaya doğru hamle yaptı ama hemen uzaklaştırdı. İsmail Balaban dizleri üzerinde. Şimdi oradan yüklenip kaldırabilir rakibini. Halen bırakmadı paçasını rakibinin. Şimdi işte İsmail Balaban yüklendi ama dengesini kaybetti ve dengesini bulamadı. İyi de karşılık verdi Semih Turgut. İsmail Balaban rakibinin üzerine gidiyor. Bir kez daha yüklendi, şimdi arkasına geçme çabasına. Bele doğru hamlesi yıktı. Koldan yakalayarak şimdi o gerdanlayarak, sarma gerdanlayarak şimdi sonuca gidiyor. İşte böyle yapılır dercesine bir hamleydi. Gerçekten İsmail de böyle Balaban'dan. yapılır. Gerdanlama, çeneden tutulak sarmayla birlikte rakibini çevirdi. Sarı fırtına İsmail Balaban fırtınalar estirmeye devam ediyor. Elmalı Yeşiller'le Er Meydanı'nda. Semih Turgut'a üstünlük sağladı İsmail Balaban. Gerdanlamayla kazandı. Adını bir üst tura yazdırıyor. Semih Turgut'un itirazları halen devam ediyor. İsmail Balaban'ın da öyle. İşte İsmail Balaban çok hızlı hareket etti. Hemen arkasına geçti. Belden hamlesi. Sonra çangalla indirdi. Ve artıdan hemen sardı ve gerdanlayarak işte sonuca gitti. Harika bir orada bacağı sarması da sağ bacağıyla çok güçlü bir sarma. Oradan kurtulması çok zor. Bakın Yani gerdan Erbaba yiğidin harcı değil. Ve gerdanlamayı da o kadar nizami yapmış ki tam çenesinden. Bakın tam çenesinden. Boğazından değil. Derslik bir pozisyon İsmail Balaban'ın bu galibiyeti. İsmail Balaban bir üst turda. Mustafa Taş, Ali İhsan Batmaz, Osman Aynur, Okan Acar, Serhat Gökmen, İsmail Balaban, Yalçın Üncül, Yıldıray Pala, Ertuğrul Dağdeviren, Seçkin Duman, Erkan Taş, Kürşat Şevki Korkmaz, Faruk Akkoyun, Enes Doğan, Yusuf Can Zeybek, Nedim Gürel, Serdar Yıldırım, Osman Kan, Orhan Okulu, Özkan Yılmaz ve Emre Erkal şu ana kadar adlarını 3. tura yazdıran başpehlivanlar. Hüseyin Gümüşalan, Hamza Köseoğlu üstte solda, Mustafa Doğan Özkaya, Ali Yanatma üstte sağda ve altta Tanju Gemici, Feyzullah Aktürk karşılaşmaları aynı anda sizlere ulaşıyor. Hüseyin Gümüşalan, Hamza Köseoğlu müsabakası sertliğini kaybetmiş gibi görülüyor en azından bu bölümde. Bir Mustafa Doğan Özkaya, bir Ali Yanatma rakibinin üzerine gidiyor. Adeta sırayla geri adımlıyorlar. Tanju Gemici ile Feyzullah Aktürk kısa bir bezlenme molası vermiş durumdalar. Çünkü kenardan ustaları direktif verdiler. Son 5 dakika puanlama öncesi çok da risk almama noktasında taktik aldılar. Furkan Durmuş Altın ve Kemal Şahin mücadelesi de devam etmekte. Sağ üst kadrajda gözüküyor şu anda. Noktaya girdi. Açıya.
ligim ilk 5 sırası için mücadele kıran kırana devam ediyor. Şu ana kadar iddialı isimler karşılaşmalarını kazandılar ve puanlarını almaya devam ediyorlar. İlk 8'de yer almak demek seri başı olmak anlamına gelecek Kırkpınar'da. İlk 32'de yer almak demek son Kırkpınar'a, son Kırkpınar'da olduğu gibi doğrudan katılmak anlamına gelecek. 32'nin dışında kalan başpehlivanlar yine Kırkpınar'da eleme turlarında müsabaka yapacaklar. 40 başpehlivan arasına adlarını yazdırmaya çalışacaklar. O da çok büyük bir dezavantaj. Önemli bir dezavantaj. 5. torba ile 4. torba ilk turda karşı karşıya gelmişti son Kırkpınar'da. Sonrasında 32 başpehlivana inmişti. Ve o 32 başpehlivan ikinci turda ana tabloda kozlarını paylaşmaya devam etmişlerdi. Hem elemeden gelip hem de ilk tur müsabakası yapmak 5. torbada yer alan başpehlivanlar için dikkat çekici bir dezavantaj oluşturuyor kuşkusuz. Bu yıl Kırkpınar Başpehlivanlığı mücadelesinde ilk kez cumartesi pazar dışında, hatta alışık olunan ilk o 3 günlük müsabakanın cuma gününün dışında müsabaka yapmışlardı. Perşembe günü eleme turu müsabakaları yapmışlardı. Bu açıdan da ilkler yaşanmıştı. Kırkpınar'da bu yıl, önümüzdeki yılda bakalım neler olacak. Küçük detaylarda değişiklik, yani ana tablo bu şekilde ama küçük detaylarda değişiklikler olabilir. Orada da bir seri başı uygulaması uygulayabiliriz demişti Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanı İbrahim Türkiş. Hatta Geniş hatlarıyla değil de küçük nüanslarda değişiklik olabilir çünkü kemer yılı olduğu için. Evet. Tartışmaya açılmaması noktasında çok hassas Sayın İbrahim Türkiş. Evet. Puanlamaya başladık artık. Kısa bir nefeslenme. Sonrasında müsabakalar devam edecek. Kalan müsabakalar. Şu anda 6 çift var çayırda. Ben de tam puanlama için. 12 başpehlivan saymıştım. Sonra da onu 2'ye bölecektim. Sözelciyim ama bazen yapabiliyorum. Her zaman söylüyorum, güreşseverler özellikle senin puanlama skalasının o heyecanını hep hatırlatman, anımsatman inanılmaz derecede kendilerini heyecanlandırdığını dile getiriyorlar. Tabii şöyle hani şampiyonluk durumu Ali Gürbüz'ü artık şampi gördüğümüz için böyle, ama tabii Enes Doğan yoluna devam ediyor, Can Zeybek yoluna devam ediyor. Sonuna kadar heyecanla bekliyor olacağız. Başka şampiyonluk şansı bulunmadığı için de yani dikkatimiz bu açıdan bir yönde. Tabii ama ilk 8 var bir de. İlerleyen turlarda ilk 8'e ayrı önemsiyor. Özen gösteriyoruz. İlk 32'ye ayrı özen gösteriyoruz. Yani evet, 8 ile 16 arasındaki torbada ikinci torbayı oluşturdu. 9 ile 16 arasında ikinci torbayı oluşturacak. Dolayısıyla bütün bu müsabakaları ayrıca takip ediyoruz şu durumda. Yani anına elbette ki haberdar edeceğiz. Ama şu ilk tur müsabakaları tamamlandıktan sonra biraz daha durum netleşecektir. Yeni işler ekranlarınızı Yusufcan Zeybek işte kazanarak adını Menderes Saltık'ı mağlup ederek adını bir üst tura yazdırdı. İç kazık ters paçada. İç kazık ters paça, dış kazıkta. İç kazığa doğru bile yönelmemiş Yusufcan Zeybek. Çok güçlü oralarda çünkü. Yusufcan Zeybek şampiyonluk ihtimali bulunan başpehlivanlardan biri. Sivri Enerji Türkiye Ağlı Güreş Ligi'nde işte Orhan Okulu. Çok güçlü yakalamış burada. Çok güçlü. Kas kanadıyla. Yani Ağlı Güreş tabirinde gıcırı bükme vardır ama bunu kas kanadında yapmak çok zordur. Bir de bunun yağlı olduğunu düşünsene. Yağlı ve kas kanadı bana her defasında çok etkileyici geliyor. Çok zor. İşte bu turun en güzel genişi hakikaten ters şak kepçesinden o nasıl havalandırma, o çok net bir galibiyet. Erkan Taş helal olsun. Zaten Erkan Taş yapacak en büyük özelliklerden biri o gücü ve kondisyonuyla tekniğini de birleştirerek sonuca odaklı güreşmesi lazım. Hep puanlama onu fiziksel olarak erozyona uğratıyor. Burada da İsmail Balaban.
Sarma gerdanlamayla sonuca gitmişti. Tartışmalı bir gerdanlama olmuştu. Önce Semih Turgut yapmıştı ama kurallara uygun olmadığı gerekçesiyle sarı kart görmüştü Semih Turgut. İsmail Balaban da gerdanlayarak kazandı. Tanju Gemici ile Feyzullah Aktürk arasındaki müsabaka işte ekranlarımızda. Sert bir elense. Feyzullah Aktürk son 16'da şu an itibariyle ilk hedefim ilk 8'de bitirmek. Daha sonra podyumun bir basamağı başpehlivanlık neden olmasın. Feyzullah Aktürk için çok önemli bir karşılaşma. Hemen meydanımızın yan tarafında Ebru Yaşar konserimiz vardır. Tüm konser severleri... Tanju Gemici Feyzullah Aktürk müsabakasında Feyzullah Aktürk kazanıyor. Bastırarak puanı aldı. Uzatmada puanlama bölümünde Feyzullah Aktürk yoluna devam ediyor. Bu gidiş gerçekten de özellikle Kırkpınar'a doğru giderken kemer yılında Feyzullah Aktürk'ü biraz daha ön plana çıkarıyor. Bence Yusufcan Zeybek'in performans olarak o kondisyonlu, süratli, çabuk, puanlamalarda üst düzey en ciddi rakibi. Kendisi karşılaştırırken tabii daha uzun soluklu olduğundan belirtmişti. Yağlı güreşi minderden farklı olarak dayanıklılığının da çok arttığını gözlemliyoruz. Feyzullah Aktürk'ün patlayıcı kuvvetinin ne kadar iyi olduğunu zaten biliyoruz. Biraz nefeslendi ve hemen sonrasında puanlama bölümünün hemen ilk dakikasında hiç solumuyor şu anda. Tanju Gemici karşısında çok net bir şekilde gösterdi. Ben şunu söyleyeyim. Feyzullah ligin kaderini burada bu hafta değiştirebilir. Evet. Yani o performansta görüyorum ben. Üstad Üstü Kaftan ne güzel değerlendirdi. Hatta burayı Kırkpınar'a bile yansıtacaktır. Burada elde edeceği o parlak sonuç. Hüseyin Gümüşalan Hamza Köseoğlu müsabakası solda. Mustafa Doğan Özkaya ile yansıma karşılaşması sağda. Sizlerle birlikte. Puanlama bölümündeyiz artık başpehlivanlık müsabakalarında. Hamza Köseoğlu bir hayli uzak tutuyor kendisini rakibinden. Solda görüyorsunuz, izliyorsunuz Hüseyin Gümüşalan'la yaptığı müsabakayı. Mustafa Doğan Özkaya ile Aliyan Atma hiç yere inmediler. Hep ayakta. Şimdi artık biraz daha kontrollüler elbette. Aliyan Atma'dan sert elenseler dikkat çekiyor. Şampiyonluk ihtimali bulunan başpehlivanlar Enes Doğan yoluna devam ediyor. Rıza Yıldırım'ı yendi. Yusufcan Zeybek Menderes Altığa üstünlük sağladı. Sıklıkla hatırlatıyoruz. CV Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi'nde Ali Gürbüz zirvede 56 puanla tamamladı ligi. Sezonu tamamladı Ali Gürbüz sakatlığı nedeniyle. Yusufcan Zeybek 43 puana ulaştı. Enes Doğan 41 puana. Yusufcan Zeybek ve Enes Doğan için şampiyonluk burada Elmalı'da başpehlivanlık elde etmeye bağlı. Ancak başpehlivanlık alırlarsa Ali Gürbüz'ü geride bırakabilirler. Yusufcan Zeybek ya da Enes Doğan'dan biri. Bu arada Furkan Durmuşaltın ve Kemal Şahin mücadelesi de her an puan çıkabilir. Sağ üst kadrajda tek daldı Mustafa Doğan Özkaya. Ali yaratma çok kıvrak bir şekilde savuşturdu. Güzel uzadıklı ama bir kez daha dalma teşebbüsünü iyi karşılıyor. Bu arada Mustafa Doğan Özkaya puan için yükleniyor. Furkan Durmuşaltın Kemal Şahin müsabakasında da yine altta her an puan çıkacakmış gibi görüyor. Hüseyin Gümüşalan Hamza Köseoğlu müsabakasında ise Hamza Köseoğlu uzak tutuyor kendisini rakibinden. Hüseyin Gümüşalan'ın zaten bariz bir boy farkı da var. Boy avantajı da var. O avantajını kullanmasını engellemek için yapabilecek en iyi şey belki de yakın durmamak. Evet. Şu ana kadar bunu başardı, bakalım daha ne kadar bunu sürdürebilecek, tabii ki soru bu. Mustafa Doğan Özkaya da çok hareketli. Bir daldı, bir kalktı, bir daha daldı. Aliyan Atma'da ama iyi karşılık veriyor. Çok. Ya güreş stratejisi çok iyi, üst düzey Aliyan Atma'nın. Çok pasif kalmadan tüm atakları savuşturuyor.
böyle uygun anını bulduğunda da kontra bir ucunda sonuca gidiyor. Çok meziyetli bu konuda. Çok yetenekli. Kemal Şahin de dizleri üzerinde. Furkan Durmuş Altın şimdi uzak tutuyor kendisini hem de rakibini. Üzerinden atlamasını istiyor. Üzerinden atlarken havada yakalama planlaması içerisinde. Kemal Şahin yer güreşinde çok mahir ellere sahip. Kemal Şahin. Hemen hemen ikisi de aynı jenerasyonun, aynı dönemin baş pehlivanları. Bakın üzerinden İşte bir kez daha. Paçaya doğru hamlelere izin vermiyor haliyle. Puanlamadayız, hatırlatalım. Yaklaşık 40 dakika oldu müsabakaların başlamasından bu yana geçen süre 40 dakika. Hamza Köseoğlu da Hüseyin Gümüşalan'a çok iyi direnç ortaya koydu. Performans olarak yıprattı diyebiliriz. 37 dakika, 38. dakikanın içerisine kadar. Bu arada uzak kadrajda Çorumlu Bekir Erücel Turan Balaban'ı mağlup ederek adını ikinci tura yazdırdı ve bu arada evet Ali Yanatma dediğim gibi kontra hücumu en iyi yapabilen baş pehlivanlardan biri Mustafa Doğan Özkaya'yı mağlup etti. Çok iyi bir galibiyetti gerçekten de. Sabırla bekliyor. Uygun anını bulduğunda da kontra hücumla muazzam sonuca gidebilen çok yetenekli Muğla'nın tek baş pehlivanı. Bakın tek dalan Mustafa Doğan Özkaya bir anda beline girdi. Vay vay vay. Tam bir süpleks. Yerde yattı hem de. Yerde süpleks atmak çok zor. Muğla'nın tek baş pehlivanı Ali Yanatma yoluna devam ediyor. Suplex oyunuyla. Hüseyin Gümüşalan, Hamza Köseoğlu karşılaşması devam ediyor. Mustafa Batu, Serhat Balcı karşılaşması. Furkan Durmuş Altın, Kemal Şahin mücadelesi işte ekranlarınıza da yansıyor. Kemal Şahin yine dizleri üzerinde. Furkan Durmuş Altın karşılıyor. Bu arada bacaktan yakalamış durumda Hamza Köseoğlu. Hüseyin Gümüşalan zor durumda. İndirebilecek mi? Hüseyin Gümüşalan karşılık verebilecek mi? Hemen uzaklaştı. Hüseyin Gümüşalan rakibin üzerine gitti. Geri adımlıyor. Hamza Köseoğlu uzak tutuyor kendisini rakibinden. Şimdi iki baş pehlivan da dizleri üzerinde. Furkan Durmuş Altın ve Kemal Şahin. Birinden biri rakibinin arkasına geçme çabasında puanlar için. Kemal Şahin yüklendi. Furkan Durmuş Altın karşıladı. Hüseyin Gümüşalan kazanıyor. Kazandığını ifade ediyor ama müsabakanın devam etmesi gerektiğini ifade etti hakem. Şimdi bir çangal denemesi. Hüseyin Gümüşalan yüklendi, bastırdı, yenişle kazanıyor. Sırt aşağı getirdi Hamza Köseoğlu'nu çangalla. Hüseyin Gümüşalan galip. Faruk orada çok iyi hakim oldu. Tam bir hakimiyeti sağladı Hüseyin Gümüşalan. Çangalla rakibinin dengesini bozdu. Ondan sonra da bastırdı ve adını bir üst tura yazdırdı. Hüseyin Gümüşalan Hamza Köseoğlu'nu mağlup etti. Hamza Köseoğlu bir an zor durumda bırakmıştı Hüseyin Gümüşalan'ı ama sonrasında karşılığı sağlam oldu Hüseyin Gümüşalan'ın.
Ne zaman ki yakınlaştı Hamza Köseoğlu, Hüseyin Gümüşalan müsabakadan üstün ayrılan taraf oldu. Senin de söylemiş olduğun gibi özellikle Hüseyin Gümüşalan ve Mustafa Taş kendilerini yaklaştıklarında, çekim alanlarına rakiplerini kendi yörüngelerine aldıklarında o arka arkaya, ardı arkası yapmış oldukları oyunlarla muazzam sonuca odaklı hamleleri söz konusu ve bunu da mahir bir şekilde yaptıkları için zaten hem Mustafa Taş Kırkpınar'da final yaptı hem de Hüseyin Gümüşalan 3. oldu. Dolayısıyla çok yetenekleri. Bakın işte böyle doğru hamlesi ama sonrasında sağlam bir karşılık geliyor. İşte bakın. Bir başka açı. Şuradaki çangal denemesi. Yanbaş. Köseoğlu'ndan yanbaş. Evet. Yanbaş. Tam belden hücum yaparken yanbaş oyununu anında yapabilmesi, bir de yaklaştığında yapıyor bunu. Hüseyin Gümüşalan kendisi hamle yapmak zorunluluğunda olduğunda zaman zaman acele edebiliyor ama rakip hamle yaptığında da karşılaması sağlam oluyor. Ve bunu Ali Gürbüz'e de çok iyi yaptı. Birçok rakibine çok iyi yapıyor Hüseyin Gümüşalan. Kemal Şahin'in Furkan Durmuşaltı'nı mağlup ettiği son anlar ekranlardaydı. Kemal Şahin de yoluna devam ediyor. Furkan Durmuşaltı'nı mağlup etti. Son bir mücadele vardı çayırda ama şu anda hem Yıldır'a yakın hem de Hamza Özkaradeniz mücadelesinin Serhat Balcı ve Mustafa Batu mücadelesi. Serhat Balcı ekranda sağda, Mustafa Batu solda. Serhat Balcı için önemli bir müsabaka olduğunu çok sıklıkla ifade etmiştik. Yaş haddinden dolayı Kırkpınar'da güreşememe ihtimali var ama şu anda ilk 32 içerisinde Serhat Balcı. Dolayısıyla bu konumunu korursa Kırkpınar'da önümüzdeki yıl mücadele edebilir. 27. sırada 3 tur Serhat Balcı'nın ikinci ayakta Şahin Bey Belediyesi yağlı güreşlerinde 3 tur aşmış olması, yani kendisini çeyrek finale atmış olması aslında büyük avantaj sağlamış durumda. Diğer güreşlerden aslında mesela 4 puan alamamış Manavgat'tan, puan alamamış Kurtdereli'den ama oradaki çeyrek finali ve diğer ayaklarda birer tur geçmiş olması onu ilk 32'de tutuyor. Kırkpınar pozisyonuna doğrudan katılmaya tutuyor aslında. Yıldır'a yakın Hamza Özkaradeniz mücadelesi, sakatlanmışlardı. Şimdi tekrar mücadeleye tutuştular. 2 Kocaelili güreşçi. Yıldır'a yakın Kocaeli Gölcük Belediyesi, Hamza Özkaradeniz Kocaeli Başiskele Belediyesi'nin baş pehlivanları mücadeledeler. 2 çift kaldı. Ve o 2 çifte ekranlarınızda Mustafa Batu, Serhat Balcı ve Yıldır'a yakın Hamza Özkaradeniz karşılaşmaları. Bu arada artık Hamza Köseoğlu son 32 için şansı kalmadı, veda etti. Doğrudan katılma yolunda. Evet, Emre Erkal'da, düzeltiyorum, İsmail Erkal. Serhat Balcı yükleniyor. Mustafa Batu karşılık verme çabasında. Serhat Balcı 27. sırada. Dolayısıyla bu galibiyet onun için inanılmaz derecede önemli. Çünkü geriden Yalçın Öncül, Recep Taslak da artık veda etti. Son 32 özelinde Özkan Yılmaz'ın baskısı söz konusu. Ali Yanatman'ın baskısı söz konusu. Seçkin Duman'ın öyle. Ne niyetinde söyledin son durumu anlatmak için? Çünkü son 32'de içinde olup yoluna devam edenler yanı sıra 32'nin içerisinde olmadıkları halde yine yoluna devam edenler var. İşte Bekirel Yücel de kazananlar arasındaydı. Evet. Süleyman Aykırı'nın ilk 32 şansı kalmadı. Recep Kara Seçkin Duman mücadelesinden Seçkin Duman üstünlükle ayrıldı. Onun halen ilk 32 iddiası devam ediyor. Recep Kara'nın kalmadı.
Artık önümüzdeki yıl Recep Kara gibi bir isim önelemeye bakalım. Tabii yaşla ilgili bir durum orada yok. O Kırkpınar başpehlivanı olduğu tabii için ki, o şekilde. tabii. Osman Aynur yine aynı şekilde o durumda. Onların dokunulmazlığı var. Kırkpınar'da başpehlivanlık elde etmiş durumdalar. Çünkü önümüzdeki geçtiğimiz yıllarda. Serhat Balcı için durum başka. Serhat Balcı da biliyorsunuz minderden gelen, önde gelen başpehlivanlardan biri. Ülkemiz olimpiyat oyunlarında temsil etmiş bir başpehlivan Serhat Balcı. 2008 Pekin'de madalyayı kıl payı kaçırmıştı. Bronz madalya müsabakasına çıkmış. 5. olmuştu Serhat Balcı. Dünya ikinciliği var. Dünya üçüncülüğü var. Avrupa üçüncülüğü var. Avrupa'da 2005'te finali kaybetmişliği var. İkinciliği, Avrupa gümüş madalyası var Serhat Balcı'nın. Gençlerde Avrupa ve yıldızlarda dünya şampiyonuydu Serhat Balcı. Artık güreş kariyerinin son demlerinde bir kez daha Kırkpınar'da boy gösterme amacında Mustafa Batu ile yaptığı bu müsabaka son derece önemli, son derece kritik. Yükleniyor Mustafa Batu. Geri adımlıyor Serhat Balcı. Arkasına geçme çabasında Mustafa Batu Serhat Balcı'nın. İzin vermedi Serhat. Şimdi kasnakta. Hamza Özkaradeniz Yıldır'a yakın müsabakasında bir an hareketlendi, yüklendi ve kazandı. Hamza Özkaradeniz Yıldır'a yakını mağlup ederek kardeş kardeş güreşip kardeş kardeş sarılıyorlar ve helalleşiyorlar. İşte yağlı güreşin en özel ritüeli de budur. Helalleşmedir. Fair play'in aslında doğuşudur bir anlamda. Kocaeli'li güreşçiler işte Hamza Özkaradeniz kasnaktan sağlam yakaladı. Sonrasında çangal ama dengesini kaybetti. Ve sonrasında ise yüklenen Hamza Özkaradeniz Yıldır'a yakın da eğer dengesini kaybetmeseydi, sağlam tutabilseydi kazanan taraf olabilirdi ama Hamza Özkaradeniz kazandı, adını 3. tura yazdırdı. Mustafa Batu Serhat Balcı karşılaşması devam ediyor. Serhat Balcı kasnakta çözdü. Sefa sağ eliyle koltuk altından hamle yapıyor Mustafa Batu. Bir an budamaya girişti ama olmadı. Serhat Balcı adına bir kez daha kasnağa yöneldi. Çok inatçı ve sonuç isteyen bir güreşi var şu ana kadar Serhat Balcı'nın. Boyunduruk aldı bu arada Mustafa Batu. Paçaya doğru hamlesiyle dikkat çekiyor. Mustafa Batu 26. sırada 12 puanla, aşağıda 7, 8, 9, 10 puanlı en az 8 güreşçi var. Dolayısıyla son 32'nin dışına kalma tehlikesiyle karşı karşıya. Burada kaybeden son 32'nin dışında kalabilir. Büyük olasılıkla. Bu yüzden son derece önemli bir müsabaka, zorlu bir karşılaşma şu anda ekranlarınızda. 50 dakika geride kaldı. 51. dakikadayız. Bence çok uzun uzadıya bir karşılaşma olacak. Bir noktadan sonra artık pes edecek biri mental olarak. Kasnaktan yakaladı bir an Mustafa Batu. Serhat Balcı da paçaya doğru yönelmişti ama sonuç yok. Şimdi yükleniyor bir kez daha Serhat Balcı ama iyi karşılıyor Mustafa Batu.
Dalma teşebbüsü yine boyundurukla karşılık adeta minderde güreşirlercesine şu andaki müsabakaları ama dıştan kazığı da dikkat çekiyor ayrıca. Mustafa Batu'nun ondan kurtarma çabasında ayağını geriye doğru atarak kurtardı. Kasnak'ta çift el asılıyor şimdi Serhat Balcı. 1982 doğumlu Serhat Balcı, 1993 doğumlu Mustafa Batu. Yaklaşık 11 yaş var aralarında. O dış kasnaktaki sonucu hamle yapar mı, verir mi bilmiyorum. Sırada bunu deniyor Mustafa Batu. Şimdi bir kez de arkasına geçme çabasındaydı. Oradan dengesini bozma çabası ama Serhat Balcı'yı karşıladı. Uzak tuttu kendisini. Serhat Balcı sol eliyle ipleri yakalar, sonradan hücum yapar mı? Yoksa kontrol bir hücum mu yapacak? Mustafa Batu dış kasnakta ipleri aldı. Salide kasnakta. Ama Mustafa Batu da paratını aldı sol kasnakta. Bakın. Şimdi koltuk altından geçti. İpleniyor Mustafa Batu'nun karşısına indiri. Serhat Balcı kazandı. Bastırarak Serhat Balcı adını bir üst tura yazdırıyor. Ve puan skalasında da Mustafa Batu'yu yakalamış oldu. Serhat Balcı Mustafa Batu'yu yenerek adını 3. tura yazdırdı. Çok değerli 2 puanın sahibi oldu. İlk 32'de yer alıp önümüzdeki yıl Kırkpınar'da doğrudan mücadele etme hakkı elde etme yolunda. Bu müsabaka son müsabakamızdı. Favoriler yollarına devam ediyor. Tanju Gemici, belki Feyzullah Aktürk'ün Tanju Gemici'yi yenmesi dikkat çeken sonuçlardan biriydi. Serhat Balcı'nın Mustafa Batu'ya işte ekranlarınızda yansıyor. Üstünlük sağlaması da bu turun en önemli sonuçlarından biriydi. Şampiyonluk iddiasında bulunan, böyle bir fırsata sahip olan iki baş pehlivan Enes Doğan ve Yusufcan Zeybek yollarına devam ediyor. Her ikisi de ancak burada baş pehlivanlık elde ederek, Elmalı'da baş pehlivanlık elde ederek Ali Gürbüz'ü geride bırakma ve CV Enerji Türkiye Halı Güreş Ligi'nde 2024 yılının şampiyonu olma fırsatına sahipler. Neler olacak hep birlikte göreceğiz. Tüm heyecanı da 3. turla birlikte sizlere kuşkusuz aktarıyor olacağız. Bir hatırlatalım. Mustafa Taş da yine yoluna devam ediyor. İsmail Balaban Semih Turgut'u yendi. Yoluna devam ediyor. Ertuğrul Dağdeviren yine aynı şekilde. Orhan Okulu başta biraz zorlandı ama Salih Durum'u sonrasında mağlup etti. Serdar Yıldırım, o da yoluna devam eden bir başka güreşçi. Bekir Eryücel de yine aynı şekilde Turan Balaban'ı mağlup etti. Osman Aynur Şahali Kurt'u yendi. İşte her şey bu mücadele için, her şey bu kemer için. Fatih Atas söz sende. Faruk Mutkan teşekkür ediyoruz. Elmalı Çayırı'nda baş pehlivanlık 2. tur güreşleri sona erdi ve röportajlarımız başlıyor. İlk önce Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanı Sayın İbrahim Türkiş'le beraberiz. Başkanım hoş geldiniz. Sizin de memleketiniz Elmalı'da artık CV Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi'nin son etabındayız. 2. sezon son etabı, final etabı. Nasıl değerlendirirsiniz? Önce güreşlerden başlayalım. Vallahi şimdi tabii büyük bir heyecan var. Sadece günlerdir kamuoyunda baş pehlivanlık tartışılıyor ama sadece baş pehlivanlıkta değil. Minik 1, minik 2, teşvik 1, teşvik 2 dışında bütün etaplarda final etabı, hepsinin diğerlerinin boy atlaması belli olacak. Baş altında da yarın burada 2 tane baş pehlivanımız çıkacak. Yani baş pehlivanlarımızın arasında 2 tane daha eklenecek. İlk 18 tanesi, ilk 20'ye girenlerin hepsinin matematiksel olarak şansı var. Hani kaç gündür konuşulan bir şey var ya, Elmalı'nın bonus puanının etkisi nedeniyle o sadece baş pehlivanlıkta değil, her boyda var. Yani bu kimseye zarar vermek için değil, ligin heyecanını arttırma ve Elmalı'nın değerini ortaya koyabilmek için yapılmış bir şeydi. 1 yıl önceden dediğim gibi yaptığımız bir şeydi. Tek buradaki amacımız vardı, ligin heyecanını son ana kadar götürmek ve Elmalı gibi en önemli güreşlerimizden bir tanesi, Kırkpınar'dan sonraki en önemli güreşimizin taçlandırılmasını sağlamaktı. Yaptığımız buydu. Bu nedenle ben açıkçası bir Elmalı olarak da bundan onur duyuyorum. Yaptığımın sonuna kadar arkasındayım. Doğru olduğunu da düşünüyorum. Bakın bunu yaptığımız için heyecan son güne kadar devam ediyor. Ve bununla birlikte bu heyecanı inşallah yarın hangi sporcularımıza nasipse o bakarsınız buraya lider gelen, bütün boylardaki lider gelen sporcularımız da burada şampiyonluğu alabilir.
bambaşka 15. 18. sıradaki sporcularımız da olabilir. Ha, baş pehlivanlıkta tabii sadece 2 sporcumuzun şu andaki lig lideri Ali Gürbüz baş pehlivanımızdan sonra 2 sporcumuzun şampiyonluk şansı var. Onlardan birisi eğer birinci olursa onların şampiyonluk şansı var. Mesela aslında İsmail Balaban da bugün ilk turu da aldı. Eğer bütün turları alıp şampiyon alırsa, bugün Elmalı'yı bitirirse, yarın Elmalı'yı kazanırsa Ali Gürbüz'de puanları eşit olacak. Ama averaj anlamında Ali Gürbüz'ün ona üstünlüğü olduğu için Ali Gürbüz gene şampiyon olacak. O yüzden İsmail Balaban'ın matematiksel olarak şampiyonluk şansı yok. Yani burayı kazansa da puanı eşitlemiş oluyor ama şampiyon olamıyor. Yalnız tabii Türkiye Cumhuriyeti Başpehlivanı, Kırkpınar Başpehlivanımız Yusufcan Zeybek'le Enes Doğan pehlivanımızın başpehlivan olma şansları var. Her ikisi de kazanırsa başpehlivan olacaklar. Kazanamazlarsa Ali Gürbüz başpehlivan olacak. Görüyorsunuz büyük bir heyecan var. Bu heyecanı sağladığımız için de biz çok mutluyuz açıkçası. Onurluyuz. Elmalı açısından da yarın burada 2 tane yeni başpehlivanımızı bütün Türkiye Cumhuriyeti'ne armağan edeceğiz. Onları da hep birlikte kutlayacağız. İnşallah güzel bir şekilde devam edecek diye temenni ediyorum. Başkanım, 2. sezonun sonundayız. Birçok değişiklik ve köklü devrimlerle geldi aslına bakarsanız bu Sivi Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi. İlk senede bazı soru işaretleri vardı. Bu sene sistem biraz daha oturdu ve pehlivanlar da dahil olmak üzere seyircilerle beraber birçok kişi daha da alıştılar bu kurallara ve disiplineyi. 3. sezonda bizi neler bekliyor? Sürprizler var mı? Turlar değişecek mi? Bu konuda bilgi verir misiniz? Bunu defalarca söyledim. Bir kere daha ifade edeyim. Şimdi 3. sezonda daha da oturarak gidecek. Bu sene mesela Kırkpınar öncesi bazı arkadaşlarımız ön elemenin nasıl olsa yapılmayacağı gibi kafalarında gereksiz ve düşüncesiz, yani bir anlamsız bir düşünce vardı. Ben onlara hep söyledim. Yapacağız dedik ve yapacağız dedim. Ha, bunu yanlış ifade edenler de olmuş. Ya bunu yok efendim farklı değerlendirenler. Biz bunu sadece kuralları uygulama anlamında dedik. Bakın burada şu anda elmalı yağlı güreşleri yapılıyor. Bu elmalı yağlı güreşlerin maliyeti ne kadar? Ben size bir şey söyleyeyim mi? Ortalama bir ciddi güreşin 6 katı maliyeti var burada. 6 katı. Yani çok ciddi bir maliyetle yapılıyor. Lig güreşler zor, kolay değil. Ama lig güreşleri sistemli, lig güreşleri son derece kurallara bağlı, kendi içerisinde sistematiği olan bir güreşler. O yüzden geçen sene biz elmalı güreşlerimizi lig güreşlerinin içine anlatamamıştık kendimizi. Belediye başkanımızı, Halil başkanımızı ikna edememiştik. Onun da düşüncesi kötü değildi, iyiydi. O da farklı bir düşünceyle reddetmişti. Ben de onu eleştirmiyorum. Ama İkna etmem gerekiyor demiştim. Hep hatırlarsanız geçen. Bu sene ikna ettik sağ olsun. Çünkü lig güreşlerinin güzelliğini gördüğü için ikna oldu o da. Lig güreşlerinin önemini gördü ve ikna oldu. Biz geçen sene de elmalı güreşleri, eğer şöyle söyleyeyim size, lig güreşlerinin dışında kaldığı için baktık önemini kaybetme riskiyle karşı karşıyaydı. Ha, biz çok ciddi bir endişe duyduk çünkü elmalı güreşleri bizim için çok önemli. Kırkpınar'dan sonraki en önemli güreşimiz. Ondan sonra da Kurtdereli güreşimiz geliyor. Doğru mu? Bunlar çok önemli değerlerimiz. Bizim hiç bu büyük değerlerimizi kaybetmek gibi lüksümüz yok. O yüzden geçen sene son dakika, bir de lig bittiği için, ligin sistematiğini de bozmayacağı için biraz şartları zorladık. Elmalı güreşlerine son anda bir boy atlama verdik. O biraz şartları zorladı açık konuşmak, ama yapmak zorundaydık, yoksa elmalı güreşleri olacaktı. Ciddi anlamda önemini kaybedecekti. Geçici bir madde koyarak bunu yaptık. Bunu yaptıktan sonra sağ olsun belediye başkanımızla da oturduk, konuştuk. Onlar da bizim elmalı güreşlerinin sadece ve sadece da iyiliğini düşündüğümüzü gördükleri için bu sene onlar da bizimle birlikte taşın altına elini koydu. Lig güreşinin içine elmalı güreşlerini dahil etti ve ligde çok daha önemli hale geldi. Çok daha güzel hale geldi. Elmalı var yokken biraz, açık konuşayım, bir bacağı eksik kalıyordu. Şimdi bir bacağı eksik kalmadı. Çok daha güçlü oldu. Ve şimdi elmalı gibi bir güreşle de ligi taçlandırmış olduk. Bakın, bizim talimatımızda bir hüküm var. İnsanlar maalesef bazen sporcularımız da dahil olmak üzere
talimatları okumuyorlar. Benim yağlı güreş taraftarım da anladığım kadarıyla okumuyor. Biz geçen senede de talimatta biz bunu hazırlamıştık. Elmalı dahil olacak diye son ana kadar bekledik ya. Lig güreşleri talimatını ilk 2023'te yayınlamadan önce son ana kadar en yüksek bonus puanla Elmalı güreşleri talimatın içindeydi. Ama girmeyince çıkarmak zorunda kaldık. Ve mecburen olmamış oldu. Ama 2024'ün bu mahalli seçimlerden hemen sonra Elmalı'yla tokalaşıp anlaşmayı yaptıktan sonra biz lig talimatını değiştirdik. Dedik ki lig talimatında Elmalı güreşleri ligin finalidir. Her sene ligin finali Elmalı'da yapılır. Ve en yüksek bonus puanla. Niye bunu yaptık? Başka bir güreş ligin finali olursa o yüksek bonus puanı biz o başka güreşe veremeyiz. Neden veremeyiz? Çünkü o güreşin önemiyle, değeriyle de ilgili olacak bu. Anlatabiliyor muyum? Şimdi Elmalı güreşleri en önemli güreş ligin içinde olan. O yüzden en yüksek bonus puana sahip. Mesela Kurtdere güreşlerinin de çok yüksek bir bonus puanı var. Geçen sene de çok yüksek bonus puanı vardı Kurtdere güreşi. Çünkü o da en önemli ikinci güreşimiz. Geçen sene en önemli güreşimiz de en yüksek bonus puan Kurtdereli güreşlerindeydi. Bu sene yine aynısını koruduk. Kurtdere'nin de puanını biraz yükselttik. Ama biz bunları yaparken bütün sporcularımızın puanı sıfırken yaptık. Bakın dün de bunu bir ortak yayında, canlı yayında söyledim. Sevgili Ali Gürbüz'ün de puanı sıfırdı. Kimin ne olduğu belli değildi. Bu yarışta ne olacağı belli değildi. Bugün gene yarışan Yusufcan Zeybek'in, değerli Yusufcan Zeybek'in de puanı sıfırdı. Değerli kardeşimiz Enes Doğan'ın da sıfırdı. Herkes eşit başladı. Eşit başladıkları anda herkesin puanı da eşit, bonus puanı da eşit. Anlatabiliyor muyum? Yani bu hafta, son hafta şu anda Ali Gürbüz sakat olmayabilir ve Ali Gürbüz ikinci olabilirdi ve Elmalı'da alacağı puanla şampiyon olabilirdi. Bunu biz bilemezdik ki sezon başında. Nereden bilelim bunu? Kimin ne olacağını bilebiliyor muyuz? Bir müneccim değiliz. Nitekim geçen sene bakın Kurtdereli'de Ali Gürbüz ikinci olarak gitti Kurtdereli'ye. Orhan Okulu birinci olarak gitti. Eğer bakın Kurtdereli güreşlerinin bonus puanı olmasaydı geçen sene Orhan Okulu Kurtdereli'ye gidilmeden önce şampiyonluğu garantilemişti, biliyor musunuz? O sayede Ali Gürbüz geçen sene şansını devam ettirdi. Kurtdereli'nin bonus puanı sayesinde geçen sene Kurtdere'de final güreşlerinde ligdeki şampiyonluk şansını devam ettirdi. Eğer bakın Orhan Okulu hasbelkader ilk 3 turda elenseydi geçen sene veya bu sene Ali Gürbüz'ün başına gelen büyük talihsizlik Orhan Okulu'nun başına gelmiş olsaydı Ali Gürbüz geçen sene ligin şampiyonuydu. O bonus puanlar sayesinde ama. Bonus puan olmasa şampiyon olamayacaktı. Şimdi biz geçen sene Orhan Okulu'ya kumpas mı kurduk yani? Ali Gürbüz'e kıyak mı yaptık? Hayır. Ne Ali Gürbüz'e kıyak yaptık ne de Orhan Okulu'ya kumpas kurduk. Bizim tek niyetimiz ligin sonuna kadar o heyecanın ama yine yeterli olmadı. Çünkü ortalama bir bonus puan vardı. Bu sene dedik ki madem Elmalı'da girdi daha yüksek bir bonus puanı koyacağız. Ve daha yüksek bir bonus puanla bu heyecanı sonuna kadar taşıyacağız. Bu bir matematik meselesi arkadaşlar. Belki de bu matematik aynı matematik. Bak seneye de devam edecek. Elmalı'nın bonus puanı seneye de gene en yüksek olacak. Belki gelecek sene buraya buranın çocuğu sayılan Ali Gürbüz gelecek. Belki ikinci gelecek buraya. Burada aldığı bonus puanlarla şampiyon olacak. O yüzden okumadan bakın birkaç yalancının, birkaç ahlaksız yalancının diyorum bak. 15 gün önce biz kalkmışız da şeyi değiştirmişiz. Ne diyecektim? Statüyü değiştirmişiz. Sırf Ali Gürbüz'ün şampiyon olamasın diye buraya bonus puan koymuşuz. O zaman 10 puan koymazdık, 20 koyardık ya, garanti yapardık. Doğru mu böyle bir kötü niyetimiz olsa? Yani böyle bir şey olabilir mi Allah aşkına ya? Böyle bir çirkinlik olabilir mi? Bizim hep onu söylüyorum. Bu çocukların hepsi bizim pehlivanımız. Hepsi bizim kardeşimiz. Hepsi bizim çok değerlimiz, kıymetlimiz. Ali Gürbüz'ün sakatlandığını duyduğum anda benim başımdan aşağı kaynar sular geçti. O kadar üzüldüm ki. Ama şu var. Ben şeyi de anlattım. Geçmişte federasyon başkanı olmadan önce fanatik bir Ali Gürbüz taraftarı olduğumu da söyledim. Ama federasyon başkanı olduğum andan itibaren de bütün sporcularımız benim için artık eşit. Kimseye benim farklı bir muamele yapmam beklenemez. Doğru mu? Aksi bir şey ahlaksızlık olur. Ne ona olumsuz bir hareket yaparsam o da ahlaksızlık olur. Ne de onu koruyucu bir hareket yaparsam o da ahlaksızlık olur. Hepsi benim kardeşim.
Hepsi benim evladım. Hepsini eşit tutmak zorundayım. Yani kimse o yüzden lüzumsuz bir takım şeylerle, yalanla, yanlışla insanların kafasını bulandırmasınlar. Burada bizim değerimiz şu var. Ben bir Elmalı olarak tabii ki benim Elmalı ya bir Elmalı olarak bu kokuları alarak daha 3 yaşımda bakın gittiğim tribün de söyleyeyim. Fatih'im şu karşıdaki tribün var ya. Şu karşıdaki tribün. O karşıdaki tribün portatif bir tribündü o zaman da. Dedemin jipiyle oraya yanaşılmıştı. Rahmetli dedemin jipiyle. Biz oradan dedemin rahmetli de iki dedemle yan yana, bir tanesi felçliydi. Benim annemin babası babamın babasını oraya getirmişti. Onun kucağından ben jipin arkasından açıldı. Eski tip jiplerdi. Oradan güreş izlemiştim. Güreşe çok büyük katkıları, çok büyük emekler olduğu için onun için özel oranın sahanın orası jip için açılmıştı. Düşünebiliyor musunuz? O zaman da benim dedemin Elmalı için çok büyük bir değeri vardı. Ona özel oraya alan açılmıştı. Sağlıklı olmadığı için, gelemediği için. Biz o yaşımızdan beri bu güreş sahalarının içindeyiz bakın. O yaşımızdan beri. Onun için Elmalı güreşlerin benim için çok özel bir değeri var. Bu değeri de kimse sorgulamasın. Zaten ben Elmalı olsam da olmasam da Elmalı güreşleri çok değerli ve çok önemli. Ama Elmalı'nın, bırakın Elmalı'nın, Antalya'nın tarihte bir kere federasyon başkanı çıkmış. Ne demek istediğimi anlatabiliyor muyum? Belki Antalya'dan 50 tane başpehlivan çıkmış ama başka federasyon başkanı çıkmamış. Bunu da insanlar unutmasın. Belki bir kere daha çıkmayabilir de. Yani bir 50 yıl daha çıkmayabilir de. Bu kolay bir şey değil çünkü. Bir kere tarihte federasyon başkanı çıkarmış. Ben bu Elmalı'nın değerini de olması gereken yere koymak zorundayım. Doğru mu? Bir Elmalı olarak. Buna çok açık yüreklikle söylüyorum. Bunu yapmak için de kimseden izin almaya da şeyim yok. Açık yüreklikle söylüyorum. Herkes haddini yerine bilecek. Yani şimdi burada biz bir değer katmaya çalışıyoruz. Başka bir şey yapmıyoruz. Sadece Elmalı'mızın güreşe, atasporumuza ve ligimize değer katmaya çalışıyoruz. Yani şimdi bizim çok sevdiğim bir pehlivana, çok sevdiğim, değer verdiğim bir pehlivana kalkıp ya böyle bir şeyler olabilir mi Allah aşkına ya? Çok değer verdiğimiz bir sporcu biz şey yapıyoruz. Yani ben çok o açıdan üzgünüm. Gerçekten bu yanlış anlaşılmaların da gitmesi lazım. Hiçbir şekilde, yine söylüyorum, 26 Nisan 2024 tarihinde o talimat geçerli olmuştur. 26 Nisan 2024. Ali Gürbüz'ün de diğer bütün başpehlivanların hepsinin puanı sıfırken, hiç kimse hiçbir güreş yapmazken, herkes 0 puanlıyken bakın bu statünün puanı belirlenmiştir. Sen bunu çok iyi biliyorsun. Zaten Çalıştay'da da vardın. Şimdi izledin. Sadece burada görev yapmıyorsun. Gelip oralarda da izliyorsun. Görevini en iyi şekilde yapıyorsun. Ama her yerde ahkam kesen bazı arkadaşlarımız gelip Çalıştay'lara davet edilmesine rağmen gelmiyorlar. Gelseler de demek ki dinlemiyorlar. Ondan sonra kalkıp bizim çok önemli bir sporcumuzun değerinden yararlanarak, onun seyirci kapasitesinden yararlanmak için ortalığı velveleye veriyorlar. Bu doğru değil, bu yanlış. Neyse, bu önemli değil. Her şey yürüdüğü yere yürüyecektir. İnşallah bu sene bilemiyorum kim olur. Yarın belki buranın şampiyonu Ali Gürbüz olur. Belki Yusufcan Zeybek olur. Belki de Enes Doğan olur. İkisinden biri olursa dediğim gibi lig şampiyon onlar olacak. İkisinden biri şampiyon olmazsa finale bile kalsalar Ali Gürbüz şampiyon olacak. 3 tane aday var. Hangisi olursa bizim başımızın tacı, bizim değerimiz, hiçbir şey değişmez. Ve biz onu kutlarız. En iyi şekilde onun şampiyonluğunu taltif ederiz. Yine inşallah önümüzdeki sezonda aynı şekilde bizim ligimizin değerini arttırarak devam etmeye çalışacağız. Ama bu sene dediğim gibi birinci, ikinci, üçüncü turlarda bir torba uygulaması farklı. Gene söylüyorum. İlk turda AB uygulaması var. İlk tur hangisi? İlk 64'e kalma turu. O gelecek senede bu ilk turdaki AB uygulamasını biz devam ettireceğiz. İkinci turda ilk 8 getireceğiz. Bu kesin. AB'yi kaldıracağız. O yüzden ikinci 32'nin riski biraz azalacak. Ama üçüncü turda o ilk 8 devam edecek mi, etmeyecek mi? Geçen sefer yine sordum. Bunu sporcularımıza da danışacağız.
Şeye de danışacağız. Paydaşlarımıza danışacağız. Belediyelerimize danışacağız. Özellikle ligi yapan belediyelerimize danışacağız. Çünkü o taşın altına elini sokan belediyelerimize söyleyeceğiz. Hep birlikte oturacağız, bir karar vereceğiz. Ve bu karara göre o torba usulünü belirleyeceğiz. Ama şunu da ifade edeyim. Kırkpınar'da da belki şunu yapabiliriz. Gelecek sene başpehlivanlık turunda Cuma gün bir ilk tur yapabiliriz. Hani yorgunluk iddiaları var. Ben bunu hep söyledim ama sporcularımız istediği için cumartesi almıştım. Ben yoksa bir yorgunluk olur diye onlara söylemiştim. Onlar istedi diye ben onu yaptım. Şimdi netice itibariyle yine onlar istediği için bu yumuşatma yapacaktık bu AB uygulamasında. Ama dava açtıkları için dava süreci var diye o yapamadık. Hatta onlara dedim gelin şu davanızı geri çekin. Yumuşatayım dedim. Yapmadılar. Bakın bu davayı kazanacağınız için demiyorum dedim. Ama etik olarak doğru değil. Davanızı geri çekin, yapayım dedim. Davalarını geri çekmediler. Benim o söylemlerimden herhalde biz bu davayı kazanacağız olarak algıladılar. Danıştay'daki davayı da biz kazandık. Bunu da kamuoyuna duyuruyorum. Hukuki anlamda bunu da herkes bilsin. Geçen hafta dava sonuçlandı. Federasyonun kararı ile ilgili bir olumsuz bir karar Danıştay'dan çok şükür çıkmadı. Lig statümüzle ilgili. Bunu da kamuoyuna buradan duyurmuş olayım. Ama buna rağmen ben seneye diyorum ki onlar istediği o yumuşatmayı yapacağım. Şimdi önümüzde engel kalmadı artık, anlatabiliyor muyum? Sadece şimdi hem benimle uzlaşmayla bir şey yapmaya çalışıyorsun hem arkadan dava açıyorsun. İkisi bir arada olmaz dedim. Doğru mu? Şık olmaz dedim. Şimdi biz davayı kazandık, elimiz rahat artık. Oldu mu? Evet. Başkanım çok teşekkür ediyorum. Yarın devam edeceğiz inşallah. Sizlere de başarılı yayınlar diliyorum. İnşallah güzel güreşler olur. Elmalımızın büyüklüğüne, Türkiye Yağlı Güreşi'nin, Sivenerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi'nin büyüklüğüne yakışan güreşler olur. Ve her şeyden öte tartışmadan, hakem tartışmasından uzak güreşler olur. Ve güzel bir şekilde sonuçlanır diye temenni ediyorum. İnşallah. Çok teşekkürler başkanım, sağ olun. Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanı Sayın İbrahim Türkiş ile beraberdik. Söz tekrar Faruk Unutkan'dan. Teşekkürler Fatih Ata. Yine röportajlarımız olacak. Elbette ki heyecanı sizlere aktarıyor olacağız. Sivenerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi son ayak. Elmalı Yeşilyayla yağlı güreşlerinde 3. tur müsabakalarıyla sizlerle birlikte olacağız. O müsabakalara kadar sizlerden ara rica ediyoruz. Görüşmek dileğiyle. Ekşioğlu Yen Yapı Elmalı Yağlı Güreşlerini sundu. Bereketli tarlalardan lezzetli sofralara bir yağ ayçiçek yağı ve Birma margarin. Türkiye'nin en büyük ayçiçek yağı üreticisi Trakya Birlik'ten. Efendim herkese merhabalar. Şu anda bizler Tekirdağ Malkara Çimendere mahallesindeyiz. Yepyeni bir proje, imarlı proje isteyenler için sizlere bu projeyi çıkarttık. Evet, şu anda üzerinde bulunduğum ana asfalt, evet, Malkara'dan gelen ana asfalt ve buraya Malkara OSB bölgesi, organize sanayi bölgesi 10 dakika uzaklıkta, Malkara merkezde 20 dakika uzaklıkta. Burası Malkara merkeze bağlı bir mahalle. Eskiden köymüş, şimdi Çimendere mahallesi. Ben böyle köy hayatını özledim ama tamamen de köy olmasın, mahalle statüsünde olsun, ev yapabileyim diyenler için bu projeyi oluşturduk. Burada 13 tane parselimiz var. Her bir parselimiz diyorum ana asfalta cephe Malkara Çimendere mahallesinde 392 metrekare parsellerimiz 13 kişi için satışa hazır. Ekin gayrimenkul olarak etrafında evler var, camisi var. Organize sanayi bölgesine evet dediğim gibi 10 dakika mesafede. Şöyle biraz ilerleyelim. Bakın ileride üst geçidi göreceksiniz. Hemen çok ileride karşıda zaten drone görüntülerinde mutlaka görmüşsünüzdür. Buradan ana yolu görebiliyorsunuz, otoban bölgesini. OSB'ye yakın, Malkara'ya yakın ve imarlı bir bölge. Her bir parsel 392 metrekare. Evet, bu parsellerin fiyatı ne kadar diyeceksiniz?
Güzel bir kampanya, özel bir kampanya. Bu parseller 529.000 değil, imarlı olmasına rağmen kısa süreliğine 479.000 TL. Evet, yanlış duymadınız. 529.000 değil, kısa süreliğine 13 parselimiz var. 479.000 TL. Evet, arabalar geçiyor, görüyorsunuz. Burası dediğim gibi ana asfalt. Şimdi telefon numaramızı veriyorum. Hafta sonları servisimiz var. Serviste bizzati bizler geleceğiz. Bizler sunumumuzu yapacağız. Geldiğimiz zaman buradaki beton direkleri, parsel arası direklerini göreceksiniz. Yine söylüyorum, elektrik su sorunu yok. Şebeke suyudur, elektriği mevcuttur. İstediğiniz zaman hemen %25 olarak 2,5 kat inşaatınızı başlayabilirsiniz değerli izleyenler. Ekran altında numaramız var, ben tekrar ediyorum. 0212 594 4 594 0212 594 4 594. Çağrı atmanız yeterli. Unutmayın, bizlerde proje çok. Evet, hangi projeye dahil olmak istiyorsanız, hangi yeri görmek istiyorsanız çağrı merkezinde bulunan müşteri temsilcimize ne yapacaksınız? Bölgenizi, hangi reklamı izlediyseniz onu görmek istediğinizi belirteceksiniz. Kaç kişi gelecekseniz onu belirteceksiniz. Cumartesi ve pazar Beylikdüzü'nde ofisimizden saat 10'da ve 11'de servisimiz kalkıyor. Hangi servisi arzu ediyorsanız, vakit önemli olduğu için yapmanız gereken onu da dile getirmek. Arayın, isminizi, soy isminizi, kaç kişi geleceğinizi söyleyin, gerisini bize bırakın. 529.000 TL değil, 392 metrekare imarlı parsellerimiz kısa süreliğine 479.000 TL. Geç kalmayın, son kez numaramızı veriyorum. 0212 594 4 594 0212 594 4 594. Hadi bakalım, hayırlı olsun şimdiden, mutlu günler diliyorum. Efendim, herkese merhabalar. Şu anda bizler Tekirdağ Malkara Çimendere mahallesindeyiz. Yepyeni bir proje, imarlı proje isteyenler için sizlere bu projeyi çıkarttık. Evet, şu anda üzerinde bulunduğum ana asfalt, evet, Malkara'dan gelen ana asfalt ve buraya Malkara OSB bölgesi, organize sanayi bölgesi 10 dakika uzaklıkta, Malkara merkezde 20 dakika uzaklıkta. Burası Malkara merkeze bağlı bir mahalle. Eskiden köymüş, şimdi Çimendere mahallesi. Ben böyle köy hayatını özledim ama tamamen de köy olmasın, mahalle statüsünde olsun, ev yapabileyim diyenler için bu projeyi oluşturduk. Burada 13 tane parselimiz var. Her bir parselimiz 392 metrekare. Her birisi 392 metrekare ve %25 imarlı. Tekrar ediyorum, burası Tekirdağ Malkara Çimendere mahallesi. Drone görüntülerinde gördünüz. Hemen yanı başı ana asfalt, asfalt yol. Sonrasında arazimizi şimdi göstereceğiz, tam içeriğini. Geldiğiniz zaman zaten bizleri algılayacaksınız. Ve etrafında evler var. Gerçekten güzel bir köy havası, güzel bir hava var. Güzel bir oksijeni, güzel hava. Ağaçlar, etrafında evler. Yani bu demek oluyor ki, bakın hemen arazimizin bir diğer ucunda 10 metre ilerisinde bir ev var orada. 2 katlı ev var. Sizler de bir köy hayatı yaşamak istiyorsanız, hafta sonları geleyim ben kafamı dinleyeyim diyorsanız, imarlı bölgedir, bunu söylüyorum. Ana asfalta cephe, Malkara Çimendere mahallesinde 392 metrekare parsellerimiz 13 kişi için satışa hazır. Ekin gayrimenkul olarak etrafında evler var, camisi var. Organize sanayi bölgesine, evet, dediğim gibi 10 dakika mesafede. Şöyle biraz ilerleyelim. Bakın ileride üst geçidi göreceksiniz. Hemen çok ileride, karşıda zaten drone görüntülerinde mutlaka görmüşsünüzdür. Buradan ana yolu görebiliyorsunuz, otoban bölgesini. OSB'ye yakın, Malkara'ya yakın ve imarlı bir bölge. Her bir parsel 392 metrekare. Evet, bu parsellerin fiyatı ne kadar diyeceksiniz? Güzel bir kampanya, özel bir kampanya. Bu parseller 529.000 değil, imarlı olmasına rağmen kısa süreliğine 479.000 TL. Evet, yanlış duymadınız. 529.000 değil, kısa süreliğine 13 parselimiz var. 479.000 TL. Evet, arabalar geçiyor, görüyorsunuz. Burası dediğim gibi ana asfalt. Şimdi telefon numaramızı veriyorum. Hafta sonları servisimiz var. Serviste bizzati bizler geleceğiz. Bizler sunumumuzu yapacağız. Geldiğimiz zaman buradaki beton direkleri, parsel arası direklerini göreceksiniz. Yine söylüyorum, elektrik su sorunu yok. Şebeke suyudur, elektriği mevcuttur. İstediğiniz zaman hemen %25 olarak 2,5 kat inşaatınızı başlayabilirsiniz değerli izleyenler. Ekran altında numaramız var, ben tekrar ediyorum. 0212 594
4 594 0212 594 4 594 çağrı atmanız yeterli. Unutmayın, bizlerde proje çok. Evet, hangi projeye dahil olmak istiyorsanız, hangi yeri görmek istiyorsanız çağrı merkezinde bulunan müşteri temsilcimize ne yapacaksınız? Bölgenizi, hangi reklamı izlediyseniz onu görmek istediğinizi belirteceksiniz. Kaç kişi gelecekseniz onu belirteceksiniz. Cumartesi ve pazar Beylikdüzü'nde ofisimizden saat 10'da ve 11'de servisimiz kalkıyor. Hangi servisi arzu ediyorsanız, vakit önemli olduğu için yapmanız gereken onu da dile getirmek. Arayın, isminizi, soy isminizi, kaç kişi geleceğinizi söyleyin, gerisini bize bırakın. 529.000 TL değil, 392 metrekare imarlı parsellerimiz kısa süreliğine 479.000 TL. Geç kalmayın, son kez numaramızı veriyorum. 0212 594 4 594 0212 594 4 594. Hadi bakalım, hayırlı olsun şimdiden, mutlu günler diliyorum. Bizi izlemeye devam edin. Her zaman güzellikler olsun, iyilikler olsun. Kaç kameramız var abi? Yok, 4, 5, 4, 5, 6, 7. Sağlık çalışanlarımıza da buradan teşekkür ederiz. Sağlık çalışanlarımız da cansiperane bir şekilde görevlerini en iyi şekilde yapıyorlar. Elmalı Kaymakamımıza da buradan teşekkür ederiz. Elmalı Kaymakamımıza, Elmalı İlçe Emniyet Müdürümüze, İlçe Jandarma Komutanımıza, tüm birimlerimize, belediye çalışanlarımıza her birine ayrı ayrı teşekkür ederiz. Burada iki güzellikler, saha içindeki yansımaları her daim güreşe güzel olumlu etkiler bırakıyor. Güreşin içerisinde tırpan da var, elense de var. Bunlar olmazsa olmaz unsurlardan. Her biri de güreşin içinde var. Sakatlık da var tabii. Spor yaralanmalar da var. Ama bunun altında farklı bir şey yapıp sosyal medyalarda farklı mecralara çekmek doğru değil. Bu güreşe zarar verir. Dolayısıyla lütfen bu konuda metanetli olalım. Güreşe zarar vermeyelim. Federasyon Başkanımız Ramazan kardeşimizin yapmış olduğu programda her şeyi çok açık ve net bir şekilde ortaya koydu. Sorulan sorularda hiç sağa sola bükmeden Ramazan Toksuz kardeşimize sorular net bir şekilde sordu. Sizden gelen gündemdeki soruları sordu. Başkanımız İbrahim Türkiş de olması gereken neyse cevapları tam hiç o da sağa sola bükmeden ne yaptılarsa Emin Ger'in ceza kuruluna sevk edilmesine tutun hepsini tek tek anlattı. Kafalardaki o soru işaretleri ben şahsen kendim Soner Esak olarak aydınlandım. Sizlerin de aydınlandığını umuyorum. Sizlerden ricamız Ataspor'a, Peygamber Spor'a, doğalı çayırlara zarar verecek her türlü olaydan kaçınalım. Dediğim gibi Ali Gürbüz bu güreşin olmazsa olmaz unsurlardan bir tanesi. Güreşin megastarlardan bir tanesi. Buradaki kendisine Rabbimden acil şifalar diliyoruz. Tez zamanda tekrar sahalara dönmesini istiyoruz. Bizim temennimiz bu olur. Ramazan kardeşimin temennisi de bu olur. Hemen Ramazan kardeşimiz de buradan mikrofonu verelim. Kendisi de şu anda yanımda. O da bu konuyla ilgili görüşlerini bizlere aktarsın. Şu anda buyur kardeşim. Şu anda mikrofon açık. Ramazan Toksöz zaten biraz sonra 3. turu aktaracak kendisi. Neler söylemek istersin sevgili hocam? Evet, hepinize selamlar, sevgiler, tekrar sevgili seyirciler. Sevgili Soner Esak hocamız da sağ olsunlar duygularını ifade ettiler. İnşallah 3. turla 32 başpehlivan kaldı. 16'ya kalma mücadelesi verecek başpehlivanlarımız. Bakalım
Türk'ün ilk er meydanı tarihi Kırkpınar güreşlerinden 9 yıl daha önce yapılmış Antalya'nın en nadide tarihi yağlı güreş organizasyonu, tarihi Elmalı Tabii Yeşillerde tarihi Kırkpınar'dan 9 yıl daha eski değil mi hocam? Evet. Gerekli eski. tanıtımı nasıl görüyorsun burayı hocam? Yapılabiliyor mu? Her dönemde Elmalı Üzerine koyarak devam ediyor. Evet, her dönemde Elmalı güreşleri kıran kırana kıyasıya güzel olmuştur. Tabii 9 yıl daha eski olduğu tarihi Kırkpınar güreşlerinden daha önde olacağı anlamına da gelmez. Aslında her tarih, her organizasyon yerini biliyor. Korkuteli güreşleri geleneksel olmasına rağmen ayrı bir kıvamı vardır bir nevi. İnşallah ben tekrar sözü size vereyim. Seyirciyi nasıl buluyorsun hocam? Şu anda Cumartesi günü olmasına rağmen yani Recep Gürbüz'ün Allah rahmet eylesin. Recep Gürbüz'ün, Mahtubu Ali Gürbüz'ün olmayışı bir etken burada gözüküyor. Bariz gözüküyor sanki, öyle değil mi? Ali Gürbüz hakikaten bir sembol isim, bir marka. Ali Gürbüz'ü müthiş bir sevgi, hayranlığı. Anadan, babadan, dededen Pehlivanoğlu pehlivan. Onun için Ali Gürbüz'e de tekrar geçmiş olsun. Rabbim şifalık versin diyoruz. İşte kaderin üstünde bir kader var. Akıl... Onun önüne geçemiyorsun. Evet. Akıl plan proje yaparmış. Kader güler geçermiş. Herkesin hesabı varsa Allah'ın da hesabı var. Bu her şey için. Güzel ya da çirkin olan her şeyde bu böyle. Evet, Ramazan hocama bu kıymetli görüşlerinden dolayı teşekkür ederiz. Aklın yolu bir. Sayın Ramazan Öner adına güreş yapıyor. İmran Parti, Antalya. Antalya Senik Belediye Başkanımız Operatör Doktor Sayın Kadir Kumbul adına güreş yapıyor. Aynı zamanda Senik Yağlı Pehlivan güreşleri, güreş ağımız Veli Demir otomotivleri sahibi Sayın Veli Demir adına güreş yapıyor. İlhan Kırmızıkan, Antalya Senik. Antalya Senik. Evet sevgili güreş severler, Aybastı Perşembe Yaylası'ndan şu anda izleyenlerimiz var. Subutay kardeşimiz de Aybastı Perşembe Yaylası'nda, bizleri izliyor. Ona da buradan sevgi ve saygılarımızı, Aybastı Perşembe Yaylası'na da buradan sevgi ve saygılarımızı iletiyoruz. Subutay kardeşimize de buradan. Onlar da oradan izlediklerini ifade ettiler Subutay kardeşim. Çünkü Perşembe Yaylası'nda çok destek oldu. Güreşin her daim yanında olan bir kardeşimiz. Çok teşekkür ederiz kendisine. Aslı Deniz Doğru güreşiyor. Bursa Durmuş, Antalya Elmalı. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mustafa Bozbey adına güreş yapıyor. Aynı zamanda Bursa Büyükşehir Belediyesi güreşleri Şahsı. Softoğlu Mehmet, büyük yağlı pehlivan güreşlerimizin güreş ağası olan Sayın Zeki Acar adına güreş yapıyor. Okan Yavaş, Bursa Mustafa Kemal Paşa Çaltılıbük. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanımız aynı zamanda güreş düzenleyen Kentler Birliği Başkanımız Sayın Ahmet Akın adına güreş yapıyor. Aynı zamanda Yavuz Otomotiv sahibi Yavuz Çelik adına güreş yapıyor. Emirhan Ergin Balıkesir. Çanakkale Çan Belediye Başkanımız Sayın Harun Arslan adına güreş yapıyor. Cafer Hami Çarkacı Çanakkale. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Muhittin Böcek adına güreş yapıyor. Aynı zamanda Korkuteli Yağlı Pehlivan güreşleri güreş ağamız Sayın Aslı Deniz Doğrul adına güreş yapıyor. Onur Susuz Antalya.
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Muhittin Böcek adına güreş yapıyor. Aynı zamanda Kumluca'da faaliyet gösteren genç iş adamı Sayın Avukat Abdil Okula adına güreş yapıyor. Batuhan Güzel, Antalya Kumluca. Demre Belediye Başkanımız Sayın Fahri Duran adına güreş yapıyor. Davut Cavsev, Antalya Demre. Antalya Serik Belediye Başkanımız Operatör Doktor Sayın Kadir Kumbul adına güreş yapıyor. Aynı zamanda Manavgat'ta faaliyet gösteren S. Kayaoğlu Otomotiv sahibi Mevlüt Kaya adına güreş yapıyor. Bayram Aslandaş, Antalya. Kocaeli Karamürsel Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Çalık adına güreş yapıyor. Aynı zamanda Hacı Veliler Muhtarı Aziz Atıcıoğlu adına güreş yapıyor. Mustafa Yeni Sancak, Kocaeli Karamürsel. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mansur Yavaş adına güreş yapıyor. ASKİ Spor Kulübü'nün pehlivanı bugün burada Nurviç Oteller'in sahibi iş adamı Mehmet Akif Kocakaya adına güreş yapıyor. Metin Alparslan Temizce, Sakarya. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Muhittin Böcek adına güreş yapıyor. Aynı zamanda Kaş Pınarbaşı Muhtarı İbrahim Gölgeci adına güreş yapıyor. Sinan Kaya, Antalya. Antalya Manavgat Belediye Başkanımız Sayın Doktor Niyazi Nefi Kara adına güreş yapıyor. Aynı zamanda Antalya Kaşlı iş adamı Nurbiç Otellerinin sahibi Mehmet Akif Kocakaya adına güreş yapıyor. Serhat Elvan Tokat. Kocaeli Karamürsel Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Çalık adına güreş yapıyor. Karamürselli Baki Nakliyat sahibi Baki Karataş adına güreş yapıyor. Kerem Kahya, Kocaeli. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Muhittin Böcek adına güreş yapıyor. Uğur Şimşek, Antalya. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Muhittin Böcek adına güreş yapıyor. Aynı zamanda Manavgatlı iş adamı SKYoğlu Emlak ve İnşaatın sahibi Mevlüt Kaya adına güreş yapıyor. Hasan Güzeller, Antalya. Yalova Altınova Belediye Başkanımız Sayın Yasemin Fazlacı hanımefendi adına güreş yapıyor. Aynı zamanda Antalya döşeme altında faaliyet gösteren Aya Emlak İnşaatların sahibi Ömer Aya ve Hüseyin Korkmaz adına güreş yapıyor. Burak Kaya, Kocaeli Karamürsel. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız Doçent Doktor Sayın Tahir Büyükakın adına güreş yapıyor. Şile Yaka Mahalle Muhtarımız İhsan Çelik adına güreş yapıyor. Erdal Duman, Kocaeli İzmit. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Muhittin Böcek adına güreş yapıyor. Aynı zamanda Antalya Kepez Kirişçiler'de faaliyet gösteren Müdüroğlu Besi Çiftliği sahibi Halil İbrahim Müdüroğlu adına güreş yapıyor. Tolga Turan, Antalya. Çorum Belediye Başkanımız Sayın Doktor Halil İbrahim Aşkın adına güreş yapıyor. Fatih Erdin, Çorum. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız Doçent Doktor Sayın Tahir Büyükakın adına güreş yapıyor. MG Yapı, MG Arsa, MG Prefabrik Limited şirketi sahibi İstanbullu iş adamı Muhammed Ali İvgin adına güreş yapıyor. Emre Gürbüz, Kocaeli. Sivas Belediye Başkanımız Doktor Adem Uzun adına güreş yapıyor. Bugün burada Bursalı Hanım'a Sezen Astekin adına güreş yapıyor. Burak Şahin, Sivas. Yalova Kaytazdere Belediye Başkanımız Sayın Doğan Çitil adına güreş yapıyor. Hüseyin Özdemir, Yalova Altınova. Allah Allah, illallah, Muhammedur Resulullah. Yiğit aslanlara alkışlarla diyelim maşallah. Allah derman versin. Baş pehlivanlarımızın kura çekimleri başlıyor. Evet, tüm baş pehlivanlarımızın kurallarını çekmek üzere er meydanıma davetimi arz ediyorum. Yusuf Can Zeybek geliyor kurasını çekmek üzere. Evet, baş pehlivanlarımızın kura çekimleri başlıyor. Tüm baş pehlivanlarımızı kurallarını çekmek üzere er meydanıma davetimi arz ediyorum. Evet, kurasını çekmek üzere Yusuf Can Zeybek geliyor. Evet, çok değerli baş pehlivanlarımız. Lütfen kurallarınız çekiliyor.
Er meydanında yerlerinizi alınız baş pehlivanlar. Ezan-ı Muhammed okunuyor. Güreşleri durduralım. Evet. Orhan Okulu geliyor kurasını çekmek üzere. Orhan Okulu 17 numara. Hüseyin Gümüşalan geliyor kurasını çekmek üzere. Evet, Hüseyin Gümüşalan'ı bekliyoruz kurasını çekmek üzere. Serhat Gökmen geliyor kurasını çekmek üzere. Evet, çok değerli baş pehlivanlarımız, kura çekimleriniz başlamıştır. Çok özel er meydanında yerinizi alınız. Dokuz numara Serhat Gökmen. İsmail Balaban geliyor kurasını çekmek üzere. Yusuf Cazaybi'yi bekliyoruz kura çekmek üzere. İsmail Balaban 11 numara. Hüseyin Gümüşalan geliyor. Evet, kurasını çekmek üzere Yusufcan Zeybek bekleniyorsun. İsmail Koç geliyor kurasını çekmek üzere. Hüseyin Gümüşalan 31 numara. Serdar Yıldırım geliyor. Baş pehlivan Yusufcan Zeybek. Er meydanında bekleniyorsunuz. Baş pehlivan Yusufcan Zeybek. İsmail Koç 13 numara. Serdar Yıldırım 3 numara. Yusufcan Zeybek geliyor. Mustafa Taş geliyor. Yusufcan Zeybek 29 numara. Mehmet Yeşil geliyor. Mustafa Taş 19 numara. Osman Aynur geliyor. Mehmet Yeşil 18 numara. Orhan Okulu Mehmet Yeşil eşleşmesi. Kürşat Şevki Korkmaz geliyor. Ertuğrul Dağdevren hazırlansın. Kürşat Şevki Korkmaz 23 numara. Ertuğrul Dağdevren geliyor. Osman Kan geliyor. Ertuğrul Dağdeviren 1 numara. Ertuğrul Dağdeviren bir numarayı seçti. Özkan Yılmaz geliyor.
Orhan Okulu Mehmet Yeşil eşleşmesi oldu. 22 numara Osman Kan, Enes Doğan geliyor. Enes Doğan, Özkan Yılmaz 7 numara Emre Erkal geliyor. Enes Doğan, Yusuf Can Zeybek'le birlikte şampiyonluk fırsatına sahip olan iki baş pehlivan. 24 numara Kürşat Şevki Korkmaz'la Enes Doğan karşı karşıya gelecekler. Erkan Taş geliyor. Emre Erkal 20 numara Nedim Güler geliyor. Emre Erkal Mustafa Taş'la eşleşti. Erkan Taş 28 numara Erkan Taş kurasını çekti. 28. Okan Acar geliyor. Nedim Gürel 27 numara Nedim Gürel Erkan Taş eşleşmesi. Batmaz geliyor. Okan Acar 4 numara Okan Acar Serdar Yıldırım karşı karşıya gelecekler. Yunus Emre Yaman geliyor. Ali İhsan Batmaz 30 numara Ali İhsan Batmaz Yusuf Can Zeybek'le karşı karşıya gelecek. İbrahim Çaraman geliyor. Enes Doğan'ın ve Yunus Emre Yaman Yusuf Can Zeybek'in çok zorlu rakipleri var. İbrahim Çoraman 12 numara İsmail Koç, İbrahim Çoraban karşı karşıya gelecekler. Serhat Gökmen geliyor. Osman Aynur 26 numara Kaan Şahin geliyor. Osman Aynur, Faruk Akkoyun geliyor. Kemal Şahin 5 numara Yalçın Öncül geliyor. Faruk Akkoyun 14 numara Feyzullah Aktürk geliyor. İsmail Koç Faruk Akkoyun eşleşmesi oldu. Düzeltiyorum. Feyzullah Aktürk 32 numara İbrahim Çoraman'la İsmail Balaban eşleştiler. Ali Yalçın geliyor. Yalçın Öncül 25 numara Yalçın Üncül, Bekir Ermüzel geliyor. Feyzullah Aktürk, Hüseyin Gümüşalan müthiş bir müsabaka bizleri bekliyor. Ali Yanatma 16 numara Ali Yanatma, Yunus Emre Yaman Bağlı geliyor. eşleşmesi. Hüseyin Gümüşalan, Feyzullah Aktürk. Bekir İnanılmaz. 16 numara Enes Doğan, Kürşat Şevki Korkmaz. Yıldıray Pala 10 numara Serhat Gökmen, Yıldıray Pala. Yusuf Can Zeybek, Ali İhsan Batmaz. Günün en zorlu kapışması. Serhat Balcı geliyor. Evet, Seçkin Doğan geliyor. Seçkin Doğan 8 numara Serhat Balcı geliyor. Hamza Özkaradeniz geliyor. Serhat Balcı 2 numara Ertuğrul Dağdeviren Serhat Balcı ile karşı karşıya gelecek. Hamza Özkaradeniz geliyor. Son kura Hamza Özkaradeniz'e kaldı. 21 numara Hamza Özkaradeniz Kura çekimi tamamlandı. Başkanım
tur son 32 kura çekimlerini arz ediyorum. Ertuğrul Dağdeğren Serhat Balcı ile, Serdar Yıldırım Okan Acar ile, Kemal Şahin Bekir Eryüce ile, Özkan Yılmaz Seçkin Duman ile, Serhat Kökten Yıldıray Bala ile, İsmail Balaban İbrahim Zorman ile, İsmail Koç Faruk Akkoyun ile, Yunus Emre Yaman Ali Yanatlı ile, Orhan Okulu Mehmet Yeşil ile, Mustafa Taş Emre Erkan ile, Hamza Özkaradeniz Osman Kan ile, Kürşat Şevki Korkmaz Enes Doğan ile, Yalçın Osman Aynur ile. Üçüncü tur eşleşmeleri belli oldu. Çok zorlu müsabakalar bizleri bekliyor. İşte örneğin Orhan Okulu Mehmet Yeşil. Şampiyonluk iddiasındaki Kürşat Şevki Korkmaz'la Enes Doğan'la Kürşat Şevki Korkmaz karşı karşıya gelecek. Bir diğer şampiyonluk fırsatına sahip CV Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi'nde Yusuf Can Zeybek, Ali İhsan Batmaz'la mücadele edecek. Hüseyin Gümüşalan'la Feyzullah Aktürk arasındaki mücadele de yine nefesleri kesmeye aday. Röportajımız var, söz Fatih Ata'da. Faruk Mutkan, teşekkür ediyoruz. Başpehlivanlar 3. tur kurallarını çektiler. Biz de karşılaşma başlamadan, yağlı güreş müsabakaları başlamadan çok değerli bir konuğumuz var. Elmalı Belediye Başkanı Sayın Halil Öztürk'le beraberiz. Başkanım hoş geldiniz. Gerçekten Türk'ün ilk meydanı Elmalı'da. Kıran kırana güreşler yine devam ediyor. Nasıl değerlendirirsiniz bu sene güreşleri? Evet, bu sene 672.sini düzenlediğimiz Türk'ün ilk meydanındayız şu anda. 4 Eylül itibariyle yörük göçümüzle, kültür sanat etkinliklerimizle başlattık. Dün itibariyle ve bugün akşam itibariyle yine de devam edecek kültür sanat etkinliklerimiz. Ama kıran kırana güreşler oluyor. İnşallah lig şampiyonunun burada belli olacağı ve şu ana kadar lig şampiyonunun da belli olmadığı, yarın itibariyle belli olacağı bir 672. güreşler düzenlemiş oluyoruz. Bu anlamda heyecan dorukta. Yine yörük göçümüzde Türk'ün, yörüklerin bundan sonraki gelecekteki nesiller aktarılması noktasında çok kalabalık, çok yoğun ve çok heyecanlı bir yörük göçü düzenlendi bu yıl. Biz Elmalı Belediyesi olarak Ataspor'una çok değer veriyoruz ve Ataspor'una değer veren tüm belediye başkanlarımı kutluyorum. Gerçekten kolay bir iş değil bu organizasyonları düzenlemek ama bizler güreşi çok seviyoruz. Gelecek nesillere aktarılması noktasında da bizler Elmalı Belediyesi olarak ve belediye başkanı olarak neler gerekiyorsa yapmaya çalışacağız. Ben bu arada özellikle geçen hafta rahatsızlanan, sakatlık geçiren Ali Gürbüz kardeşimize tekrar acil şifalar diliyorum. Gönül isterdi ki bu çayırda, Türk'ün ilk meydanında onu da burada güreşlerini izlemek, onunla burada misafir etmek. Ama maalesef spor bu, sakatlık olabiliyor. O anlamda inşallah bir an önce sağlığına kavuşur, tekrar güreşlere, yeşil sahalara döner inşallah. Başkanım şunu sormak istiyorum, Elmalı denilince akla tabii ki ilk önce yağlı güreş geliyor. Zaten Yörükler ve Antalyalılar yağlı güreşi çok seviyor ama Elmalı sadece yağlı güreşten veya güreşten ibaret değil. Birçok spor branşında farklı faaliyetler ve farklı tesisleşme çalışmalarınız da muhakkak devam ediyor. Tabii Elmalı sporu çok seviyor. Özellikle biz Elmalı Belediyesi olarak voleybol turnuvaları düzenliyoruz. Futbolda yine ilgimiz, takımımız ve gençlerimize altyapımızla birlikte futbola desteğimiz devam ediyor. Yine yüzme ile alakalı gençlerimize desteğimiz devam ediyor. Biz Elmalı Belediyesi olarak, Elmalı Halkı olarak gerçekten sporu çok seviyoruz ve sporun her noktasında neler yapılması gerekiyorsa bizler bütün sporcularımızın yanındayız, onların destekçisiyiz. Başkanım son olarak şunu sormak istiyorum. CV Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi geçtiğimiz sene başladığında Elmalı ligde olmamıştı. Bu sene lige apayrı bir hava getirdi zaten Elmalı Yağlı Güreşleri. Tekil anlamda bile çok büyük bir güreş. CV Enerji'nin final güreşi olduğu için de haliyle ayrı bir anlamı var. Önümüzdeki senelerde de yine Elmalı Güreşlerini CV Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi içerisinde görecek miyiz? Tabii ki şöyle. Bizler geçen sene o lige girilmesi noktasında şunu demiştik. Dedik ki Kırkpınar'ın olmadığı birlikte biz olmak istemiyoruz. Dediler işte Kırkpınar Şampiyonlar Ligi ise biz de UEFA'yız. Onu biz eğer bu puanları ona göre ayarlarlarsa, biz ayarlanırsa daha doğrusu bu lige girmek istiyoruz. Ama geçen sene o puanla alakalı hiçbir çalışma olmadı. Bu yıl biliyorsunuz Elmalı'nın artı puan oldu. Burada 25 puan oldu. Bu ayrı bir hava kattı lige. Yani bütün sporcularımız burada Türkiye genelinde hiçbir puan alamamış ya da düşük puandaki sporcular bile burada şampiyon olduğu zaman çok farklı noktalarda olabiliyorlar. Ayrıca bunun yanında da
Federasyonumuz ve bakanlığımız burada en önemli sıkıntımız stattı biliyorsun. Onun sözünü vermişlerdi lige girilmesi noktasında. İnşallah onu da bundan sonraki güreşlerimize bir an önce yıkılıp yenisini yapılmak, bu tesisin yenilenmesi noktasında onlar da elinden geleni yaparlar. Ama artı 10 puan çok şey katıttı Elmalı için. Ve ligde de bu şartlarımız devam ettiği sürece biz bu ligde kalmak istiyoruz. Çünkü lig Elmalı ile birlikte daha bir ayrı hava kazandı. Bakınız bu sene güreşler bitti, lig güreşleri bitti ama Elmalı'daki son güne kadar, şu ana kadar lig şampiyonu belli değil. Bu da bizim güreşlerimize son ana kadar heyecan katıyor, renk katıyor. Daha farklı bir güreşler özellikle seyircimizin izlemesini sağlıyor. O anlamda bizler bu lige devam edeceğiz. İnşallah bizim de kendi şahsımıza isteklerimiz yok ama Elmalı için güreşin daha iyi, Elmalı'da Türk'ün ilk er meydanında yapılabilmesi noktasında bu şartlarımız yerinde getirildiği sürece biz ligde kalmaya, ligde bu güreşleri devam ettirmeye devam edeceğiz. Başkanım çok teşekkürler. Ağzınıza sağlık. Sağ olun. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. İyi yayınlar. Elmalı Belediye Başkanı Sayın Halil Öztürk'le beraberdik. Sözü tekrar Faruk Mutkan'a bırakıyoruz. Teşekkürler Fatih Ata. Eşleşmeler belli oldu. Son 32 turu. 3. tur karşılaşmaları çok zorlu mücadelelere sahne olacak. Sıklıkla ifade ediyoruz, Ali Gürbüz sakatlığı nedeniyle burada yok. Şu anda ligde zirvede yer alıyor. Şampiyonluk fırsatına sahip 2 baş pehlivan var. Yusufcan Zeybek ve Enes Doğan. Enes Doğan, Kürşat Şevki Korkmaz'la Yusufcan Zeybek de Ali İhsan Batmaz'la karşı karşıya gelecekler. Şampiyonluk için bu 2 baş pehlivanın burada baş pehlivanlık elde etmesi gerekiyor. Elmalı'da kürsünün zirvesinde yer almaları gerekiyor ki Ali Gürbüz'ü geride bırakarak CV Enerji Türkiye Alı Güreş Ligi'nde şampiyonluklarını ilan etsinler. Henüz halen daha hem Enes Doğan'ın hem Yusufcan Zeybek'in şampiyonluk şansı var. Belediye Başkanımız Sayın Bilal Soykan adına güreş yapıyor. Aynı zamanda Ve işte Serdar Yıldırım. Çelik Yağlı Pehlivan güreşleri güreş ağımız. Veli Demir Otomotiv, Veli 2022 yılında Kırkpınar'da baş altında mücadele etti ve sonrasında baş pehlivanlık için mücadele etme fırsatı buldu. 2019'da ve 2021'de 2 boy birden atlamıştı Serdar Yıldırım. Bir röportajımız daha var. Baş pehlivanların mücadelelerinden önce son bir röportajımız daha var. Yağlı güreşin olmazsa olmaz unsurlarından birisi tabii ki ağlar ve Elmalı güreşleri ağası Sayın Hakan Çetin'le beraberiz. Ağam hoş geldiniz. Yağlı güreşin olmazsa olmaz bir unsuru ağalık geleneği. Siz de buranın Elmalı güreşlerinin rekortmen ağasısınız. Ağalar neler yapar? Güreşler nasıl gidiyor? Ve yarın yapılacak seçimlerde ağalık seçiminde tekrar aday olacak mısınız? Tabii ağalar güreşin olmazsa olmazlarından bir unsuru. Ana sponsoru, büyük ölçüde güreşlerin yapılmasındaki maddi karşılığı veren kişi olur. Tabii elbette ki yarın ebedi kemer sahibi olabilmek için ağalık ihalesine çıkacağız. Mücadelemizi biz de vereceğiz. Nasip diyoruz tabii yani. Siz de sürekli olarak güreşleri takip eden birisiniz. Elmalı güreşlerinde zaten CV Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi içerisinde çok önemli bir noktada. Kıran kırana güreşler geçiyor. Güreşçiler için neler söyleyeceksiniz son olarak güreşçiler için? Aynı zamanda tabii lig güreşleri kesinlikle güreşe bir kalite getirdiği tartışmasız. Bu konuda büyük emeği olan Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanı İbrahim Türkiş'in ve ekibinin hakkı bu konuda yenmez. Geçen sene de Elmalı'nın lige girmesi için mücadele ettik, olmadı. Bu sene lige hep beraber oturduk, karar verdik girilmesi konusunda sene başında. Bunun da Elmalı'ya artı yazacağını, Elmalı'daki kaliteyi, Elmalı zaten tarihi olarak eski bir güreş. Kırkpınar'ın eşdeğeri. Her ne kadar Kırkpınar'ı olimpiyatlara olsa da Elmalı'da onun yanında eşdeğer bir organizasyon, tarihi bakımından, büyüklüğü bakımından, gelen sporcuların katılımı bakımından. Ama tabii lig güreşleri
daki mücadelenin önemini biliyoruz. Çünkü 40 Pınar'a açılan kapı. O bakımdan artı verilen puanlar da tabii çok büyük önemi var. Burada pehlivanlarımız önce tabii kemer için mücadele edecekler. İlk 8'e ve ilk 24'e girmenin mücadelesi var. Burada kıran kırana bir mücadele var. O heyecanı da seyircilerimiz yaşıyor. Çok teşekkürler. İnşallah yarın aldık seçimden sonra da tekrar beraber oluruz. Organizasyonun altyapısında, üst yapısında çalışanlara teşekkür etmek istiyorum. Elmalı Belediye Başkanımız Halil Öztürk'e, Hasan Aydın'a, emeği geçen meclis üyelerine, çalışan personellere. Çünkü burada büyük bir organizasyon yapıldı. Yörük göçüyle, festivaliyle, buradaki yağlı güreş organizasyonuyla, sahanın giydirilmesiyle, düzenlenmesiyle ilgili emeği geçen herkese canı gönülden teşekkür ediyorum. Tabii burada Büyükşehir'in de çok büyük katkısı var. Antalya'da güreşin gelişmesi bakımından öneme sahip Büyükşehir'in Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in çok büyük destekleri var, maddi manevi. Geçmişten gelen bir desteği var. O geçmişten gelen destek bugün işte Antalyalı sporcularımızın kürsüde görüyoruz. Burada Sayın Muhittin Böcek'in katkısı da muhakkak çok büyük. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Elmalı güreşleri arası Sayın Hakan Çetin'le beraberdik. 3. tur karşılaşmalar için sözü Faruk Utkan'a bırakıyoruz. Teşekkürler Fatih Ata. Ertuğrul Dağ deviren Serhat Balcı. Serdar Yıldırım, Okan Acar. Kemal Şahin, Bekir Eryücel. Özkan Yılmaz, Seçkin Duman. Serhat Gökmen, Yıldıray Pala. İsmail Balaban, İbrahim Çoraman. İsmail Koç, Faruk Okkoyun. Yunus Emre Yaman, Ali Yanatma. Orhan Okulu, Mehmet Yeşil. Mustafa Taş, Emre Erkal. Hamza Özkaradeniz, Osman Kan. Kürşat Şevki Korkmaz, Enes Doğan. Yalçın Üncül, Osman Aynur. Nedim Gürel, Erkan Taş. Yusuf Can Zeybek. Ali İhsan Batmaz. Hüseyin Gümüşalan, Feyzullah Aktürk. 3. turda kozlarını paylaşacak başpehlivanlar. Manavgat Belediye Başkanımız Sayın Doktor Niyazi Bilgi Kara adına güreş yapıyor. Aynı zamanda Antalya Sirikyan Pehlivan Güreşi. Faruk, bu 32 turunda eşleşmelere bakınca gerçekten çok zorlu mücadeleler var. Ertuğrul'la Serhat Balcı'nın karşılaşması, Serdar Yıldırım'la Okan Acar'ın mücadelesi, Kemal Şahin Bekir Eryücel mücadelesi, Seçkin Duman Özkan Yılmaz mücadelesi, İsmail Koç'la Faruk Akkoyun mücadelesi, bunlar gerçekten güne damga vuracak karşılaşmalardan bir tanesi. Özellikle Feyzullah Aktürk'le Hüseyin Gümüşalan'ın mücadelesi burada çok önemli, 32 turun en önemli karşılaşmalarından biri olarak görülüyor. Mustafa Taş'ın rakibi Emre Erkal olduğunu belirtelim. Bakalım 32 turu ligdeki sıralamada nasıl bir etki yaratacak, onu hep birlikte biraz sonraki güreşlerle göreceğiz. Bunun yanında Serhat Gökmen'le Yıldıray Pala da Samsunlu iki güreşçi olarak 3. turda kozlarını paylaşacaklar. İsmail Koç ve Faruk Akkoyun karşı karşıya gelecekler. 2011 yılından bu yana başpehlivan Faruk Akkoyun 40 yaşında. Bu yıl 4 kez kürsüde yer alma başarısı gösterdi. Bunlardan biri Sivri Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi'nin 4. ayağı olan 916. Aybastı Perşembe Yaylası Yağlı Güreşleriydi. 3. olmuştu Faruk Akkoyun. Evet değerli güreş severler. Antalya Muratpaşa Belediye Başkanımız İşte eşleşmeler ekranlarınızda. Uysal adına güreşiyor. Sıklıkla ifade ediyoruz. Yine bugün burada Orhan Okulu, Mehmet Yeşil. Müthiş bir müsabaka bizleri bekliyor. Evdirhan, dayanıklı tüketim Bunun yanında Enes Doğan'ın rakibi Kürşat Şevki Korkmaz. Yusuf Can Zeybek'in rakibi Ali İhsan Batmaz.
Hüseyin Gümüşalan, Feyzullah Aktürk karşılaşması da yine dikkat çeken bir başka eşleşme. Zorlu karşılaşmalar biraz sonra başlayacak. Birinci oldu. 2 kez tarihi elmalı güreşleri altın kemerini ebediyen boynuna taktı. 2015-2018 yılları tarihi Kırpınar Başpehlivanı. 2023 CV Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi lig şampiyonumuz. Orhan Okulu, Antalya Kumluca. Orhan Okulu'nun bu yıl şampiyonluk şansı bulunmuyor ama mücadelesini burada devam ediyor. Çünkü nihayetinde Orhan Okulu özellikle buranın, Elmalı'nın en önemli başpehlivanlarından, belki de birincisi. 6 başpehlivanlığı var üst üste. Ali Gürbüz bu yılda katılmış olsaydı altın kemerin en büyük adayı o olacaktı. Hem ligdeki şampiyonunu burada açık seçik ilan edecekti, hem de Elmalı'nın sürekli altın kemerinin sahibi olacaktı Ali Gürbüz. Mehmet Yeşileşir'in bu yıl sadece bir kürsüsü var, o da Korkuteli'nde altın kiraz yağ güreşlerinde 3. olmuştu. Orhan'ın rakibi Mehmet Yeşileş'in bu karşılaşma Orhan'a devam mı yoksa tamam mı sorusuna en güzel cevabı verecek. Doğan İnşaatlar Yönetim Kurulu Başkanı İş İnsanı Sayın Emrah Erdoğan adına güreşiyor. 2023 yılı tarihi Kırpınar başaltı birincisi er meydanlarımızın Şişeyburnu'da başpehlivanı Enes Doğan, Antalya Elmalı Yürü. Enes Doğan Kurtdele'de başpehlivanlık elde etti. 18 puanın sahibi oldu. 39 puanla şu anda ligde 3. sırada Yusufcan Zeybek'in 39 değil, düzeltiyorum. 41 puanla ve Yusufcan Zeybek'in 2 puan gerisinde. Enes Doğan, hatırlarsınız, Kurtdere'de Erkan Taş'ı mağlup etmişti. 2 genç pehlivan finalde güreşmişlerdi. Erkan Taş'ı mağlup etmişti Enes Doğan. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Muhittin Böcek adına güreş yapıyor. Bugün burada genetik atılımcılık adına güreş yapıyor. 2024 yılı Edirne tarihi Kırpınar başaltı güreşlerinde 1. oldu, başpehlivanlığa yükseldi. Er meydanlarının yeni başpehlivanlarından Erkan Taş, Sinop Duran. Antalya Kemer'de faaliyet gösteren Serdaroğlu Otomotivleri sahibi Sayın Tuncer Tosun adına güreş yapıyor. Antalya Varsak'ta faaliyet gösteren Gönül İnşaat sahibi Ali Abay adına güreş yapıyor. Emre Erkan, Antalya Kemer. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Muhittin Böcek adına güreşiyor. Yine bugün bu er meydanında Antalya'da faaliyet gösteren Fortis Tarımlar Yönetim Kurulu Başkanı Genç İş İnsanı Sayın Süleyman Alkan adına güreşiyor. 2022 yılı tarihi Kırpınar Başpehlivanı. 2024 yılı tarihi Kırpınar Başpehlivan finalisti Mustafa Taş, Sinop Duran Sarıyer. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Muhittin Böcek adına güreşiyor. Yine er meydanlarında Antalya'da faaliyet gösteren Veli Demir Otomotiv, Veli Demir Filoları Yönetim Kurulu Başkanımız. Antalya Serik Yağlı Pehlivan Güreşleri güreş ağamız Sayın Veli Demir adına güreşiyor. Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. ve 101. yılları başpehlivanı. Türkiye Cumhuriyeti başpehlivanı Yusuf Can Zeybek, Antalya Kepez Durarlar. Yusufcan Zeybek'in şampiyonluk şansı var. Az önce de ifade etmiştim. Hatırlatmak gerekirse burada başpehlivanlık elde etmesi gerekiyor şampiyonluğa ulaşması için. Hem Yusufcan Zeybek'in hem Enes Doğan'ın. Traktörlerin sahibi Mutlu Kardışlı adına güreş yapıyor. Ali İhsan Batmaz, Korkuteli. Ali İhsan Batmaz. O da dikkat çekici bir performans ortaya koyuyor.
Çağlak'ta başpehlivanlık elde etmişti. Festikan'da finaldeydi, ikinci olmuştu. 4 kürsüsü var toplamda. Zorlu bir rakip bekliyor Yusuf Can Zeybe'yi. Faruk, şu anda ligi 4. sırada götüren İsmail Balaban puanını 36'ya çıkarttı. 1 puan aldı 64'e yükselme mücadelesinden ve 64'te de 2 puan aldı. 32'ye kaldı İsmail Balaban. Orhan Okullu 32 puandaydı. 2 puanda az önceki turda aldı. 34 puanı var. Ama hemen belirtelim, Orhan Okulu'nun artık burada başpehlivan olsa da Türkiye başpehlivanlığı kazanması mümkün değil. Çünkü puanı yeterli değil. Ali'nin 56 puanı var. İsmail Balaban da burada başpehlivan olabilir. 23 puan yapacak. 56 puanla Ali'yi yakalar ama Ali'nin avantajı rakibine göre çok daha iyi olduğu için Ali şampiyonluğu ilan edebilir. Orhan ya da İsmail burada başpehlivan olursa Ali şampiyonluğunu ilan edecek. İlk kriter karşı karşıya geldikleri daha önceki müsabakalarda kimin kazandığı. Ali Gürbüz İsmail Balaban'a üstünlük sağlamıştı. Başpehlivanlarımıza şöyle öpülesellerinizden kocaman bir moral alkış istiyorum. Ve diyoruz ki rehber münasım Hazreti Kur'an yeter. Dost parası Allahu Teala yeter. Düşman münasım nefsin yeter. Haline şükret dostum, düzgün yaşar. Mahşer gibi yolu kazanarak sola düşer. Gelimli gidimli dünya, sonu ölümlü dünya. Mal sahibi, mülk sahibi. Hani bunun ilk sahibi. Mal da yalan, mülk de yalan. Var fani insanoğlu, biraz da sen o yalan. Allah Allah! İllallah! Muhammedur Resulullah! Başpehlivanlarımıza hep beraber o öpüleselleri hazırlayalım. Dualarla, alkışlarla diyelim maşallah. Allah derman versin. Başaltı güreşlerinde puanlama saati gelmiştir. Bir taraftan işte başpehlivanlıkta 3. tur müsabakası için pehlivanlar salavatlandı, er meydanına salındılar. Diğer tarafta baş altında mücadeleler devam ediyor. Faruk, şu anda baş altında iki başpehlivan adayı öne çıkmış durumda. Onlar da Okan Yavaş ve Tolga Turan. Serhat Elvan'ın Engin Can Akşit'in yakından takibi var. Engin Can Akşit, Erdal Duman da yine bir yükseliş gösteriyor. Talimata göre ilk 2 sırada yer alacak pehlivanlar. Boy atlayacaklar. Her boyda bu şekilde. Okan Yavaş 41 puanla şu anda liderliğini sürdürüyor. Tolga Turansa 32 puana sahip. Faruk, istersen diğer boylardaki şu andaki durumu da söyleyelim seyircilerimize. Büyük ortada Efe Atabay 42 puanla liderliğini sürdürüyor. Sinan Yıldız 37 puana sahip. Küçük orta büyük boyda Yusuf İslam Taş 43 puanla lider. Yusuf Kırbat 32 puanı var. Küçük orta küçük boyda Erol Bursa 50 puanla liderliğini sürdürüyor. İkinci sırada Ömer Bulut var. 42 puana sahipler. Yani şunu söyleyebiliriz. Yarınki karşılaşmalardan sonra bu puanlama sıraları ve şampiyonlar büyük ölçüde değişebilir. Ve bu şekilde de kalabilir. Bakalım, onu hep birlikte göreceğiz. Nasıl bir sonuç çıkacak. İşte Mustafa Taş ekranlarınızda. Büyük turnuvaların, büyük şampiyonaların taş gibi başpehlivanı.
Sarı Fırtına İsmail Balaban ekranlarda. Bu çayların finallerin, yarı finallerin, çeyrek finallerin gidiklisi. Kendi saha ve serisi önünde. İsmail Koç, Türkiye Halk Güreşi'nin prensi. Büyük sakatlıklardan sonra yine çayırlarda tutunmaya çalışıyor ve son 2 yılın Kırkpınar ve Türkiye Cumhuriyeti Başpehlivanlık apoleti, altın kemeri emaneten omuzlarında Yusufcan Zeybek. Çok tecrübeli başpehlivan Mehmet Yeşilleşil ve Orhan Okulu'nun kapışmasına sahne alacak. Son 16'ya kalma mücadelesinde Büyükbandıra Belediye Başkanımız Sayın Ersan Çöldeci. Mustafa Taş. Ailelerine komiteniz adına hoş geldiniz diyoruz. Küçük orta küçük, küçük orta büyük boy ekranlarımız. İndivan giriş kapısına hazır oldu. Mustafa Taş bu yıl en çok finalde mücadele eden, en çok final mücadelesine çıkan başpehlivan tüm güreşlerde. Az önce ekranlarınızdaydı. Müsabakalar başladı. CV Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi 6. ve son ayak. Elmalı yağlı güreşlerinde 3. tur müsabakaları. İşte bölünmüş ekranda iki şampiyon adayı Yusufcan Zeybek ve Enes Doğan sol taraftalar. Altlı üstlü Orhan Okulu Mehmet Yeşilleşil karşılaşması altta sahada ve ayrıca İsmail Balaban İbrahim Çoraman müsabakası sizlerle dörtlü ekranımızda. Küçük orta küçük, küçük orta büyük boy ekranlarımız. Kürşat Şevki Korkmaz 2017'den bu yana başpehlivanlık mücadelesi içinde. Ankara'da Çamlıdere Şenlik Yağlı güreşlerinde başpehlivanlık elde etti. Bu yılki tek kürsüsü de bu Kürşat Şevki Korkmaz'ın. Enes Doğan CV Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi'ne damga vuran bir performans ortaya koymuş durumda. Kurtdeleli'nin başpehlivanıydı. Ali İhsan Batmaz güçlü fiziğiyle Yusufcan Zeybek'e direnç ortaya koyacak. Nereye kadar? Kendisine ters gelen bir başpehlivan Yusufcan Zeybek. Çünkü çok tempolu, sağlı sollu kasnak ve paçalarıyla yıpratıcı bir güreş stratejisi ortaya koyuyor Yusufcan Zeybek. Ali İhsan Batmaz güçlü bacaklarıyla, güçlü fiziğiyle bakalım nereye kadar direnebilecek ya da bugün için sürpriz bir
sonuç ortaya koyabilecek mi? Ben bugün burada ustam Ali Gürbüz adına güreşiyorum diyerek çayıra çıktı Ali İhsan Batmaz. Kürşat Şefik Korkmaz ve Enes Doğan mücadelesi de daha stabil sol alt kadrajda. Az önce ifade ettim. Mustafa Taş en çok finalde yer alan başpehlivan. 9 kez finalde yer aldı. 5'ini kazandı ama en çok final kazanan Yusufcan Zeybek. 8 kez finalde yer aldı. Bunların 6'sını kazandı Yusufcan. En çok kürsüde yer alan başpehlivan. Tüm güreşlerde bu yıl Yusufcan Zeybek, ki bunların arasında Kırkpınar yağlı güreşleri de var. Mehmet Yeşil geri adımladı. Orhan Okulu bildiğiniz gibi zaten tam bir klasik onların arasındaki bu mücadele. İşte bakın, yükleniyor Orhan Okulu. Geri adımladı Mehmet Yeşil. Bir kez daha Orhan Okulu yükleniyor. Ekrandaki dörtlü mücadelede İsmail Balaban, İbrahim Çoraman'a göre adını son 16'ya yazdırabilecek isim arasında daha önde gördüğümü söyleyebilirim Faruk Mutkan. Tercüme etmeye çalışayım. Yani en çabuk bitecek müsabakalardan biri olarak görüyorsun. Serdar Yıldırım'ın genç güreşçi galip geldi ve adını 16 yazdı. Serdar Yıldırım şu ana kadar sadece ilk tur müsabakasında. İsmail Koç da galip geldi. Serdar Yıldırım sadece ilk tur müsabakasında çok zorlandı. O da yine zorlu bir rakipti. İlk turda Serdar Yıldırım Ramazan Bircan'la karşı karşıya gelmişti. Ramazan Bircan bir hayli zorlamıştı. Puanlamada kazanmıştı Serdar Yıldırım ama ikinci turu ve üçüncü tur müsabakalarını Serdar Yıldırım daha kolay kazandı. Başpehlivanlarımızı her meydanımızın dört büyük köşesine eşit bir şekilde dağıtalım. Ali İhsan Batmaz kasnağına hiç yanaştırmadı. 5 dakika doldu. Bakalım bu stratejiyi daha çok ne kadar uzun süreli sürdürülebilecek. İsmail Balaban yükleniyor. İbrahim Çoraman geri atılmıyor. Benzer durum Orhan Okulu Mehmet Yeşil müsabakasında da geçerli. Orhan Okulu yükleniyor Mehmet Yeşil karşılık verme çabasında. Sertçe bir elense de Orhan Okulu'dan. Birbirini çok yakından tanıyan iki başpehlivan Orhan Okulu Mehmet Yeşil kıyasıya mücadele içinde. Evet davulcular. Aralarında çok büyük bir ezeli rekabet söz konusu. Güllere bülbül lazım. Serselenselere devam ediyorlar Orhan Okulu ile Mehmet Yeşil. Türk'ün İlker Meydanı. Bu arada bakalım 8 numaralı çayır hakemi tansiyonunu düşürme adına müdahil olacak mı? Hem Orhan Okulu hem Mehmet Yeşil'e. Olağanüstü bir mücadele var. İki başpehlivan da geri adım atmıyor. Tribünlerden yükselen alkış sesleri bu iki başpehlivan için. Şu anda müdahil oldu çayır hakemi. Sabırla bekledi, izledi, baktı ki iki tecrübeli başpehlivan hemen Kahraman Şişman 1 numaralı çayır hakemi de kulenin önüne de getiriyor Faruk Mutkan. Yani işte böyle yüksek kalibrede bir müsabaka olduğu net bir şekilde gözler önüne serildi. Yusufcan Zeybek Ali İhsan Batmaz müsabakasında da Yusufcan Zeybek'in atakları var. Ama senin de ifade ettiğin gibi Ali İhsan Batmaz şu ana kadar iyi karşılık vermiş durumda. Fakat kasnağı da yavaş yavaş uzanmaya başladı. İşte şimdi yakaladı, yıpratıcı bir müsabaka. Yıpratıcı olduğu anlar. Bunlar. İşte bir kez daha yüklendi İsmail Balaban. Bakıyoruz. Kazandım sevinci içerisinde Balaban. Hayır. Enes Doğan kasnağa doğru yönelmiş durumda. Çift el asılıyor. Çekti kendisine. Orhan Okulu üstte. Daha doğrusu Mehmet Yeşil diğer güreşini tercih etti Faruk Mutkan. İsmail Balaban üstte.
Evet. Hamza Özkaradevi ile Osman Mahmut arasındaki geçen müsabakada görüntüler incelenmiştir. Müsabakanın devamına karar verilmiştir. Osman Kan Baş pehlivanlık güreşlerinde ve Hamza Özkaradeniz arasındaki müsabaka devam ediyor. İsmail Balaban dış kazık arayışında. Paça kazık yaparsa sonuca gidebilir Faruk Mutkan, İsmail Balaban. Şimdi yükleniyor. Oturarak savunma yapma çabasında İbrahim Çoraman. Şimdi yüklendi. Butladı. Bir de terse gitti. Kazandı. İsmail Balaban alıyor. İsmail Balaban adını son 16 turuna yazdırıyor. Moralli ve istekli bir İsmail Balaban bu çaylarda nasıl fırtına gibi estiğini herkes bilmekte. Ve erken galibiyetle de adını son 16'ya yazdırdı. Sarı Fırtına İsmail Balaban. Serdar Yıldırım kazandı. İsmail Koç kazandı. İsmail Balaban kazandı. İşte iniş bir kez daha geliyor ekranlarınıza. Az önceki kazıkla. Osman, evet düzeltiyorum. Emre Erkal. Mustafa Taş mücadelesi. Mustafa Taş Emre Erkal mücadelesi. Ve şimdi de İsmail Balaban ekranlarda. Şimdi İsmail Balaban'ın işte çok yenişi. Güçlü paça kazık Faruk Mutkan. Çok güçlü. 130 kiloluk İbrahim Çoraman'ı öyle kaldırmak çok zor. Tersi de çok iyi bulmuş ama bu arada ters paçaya da aynı anda döndü. Yusufcan Zeybek o tempolu güreşinin karşılığını aldı ve rakibi Alisan Batmaz'ı bastırdı mı, yoksa Alisan Batmaz'dı mı Mehmet Yeşil gibi yer güreşini tercih etti, bunu daha iyi gözlemleyeceğiz. Yusufcan Zeybek şimdi sonuca gitmeye çabasında. Dış kazıktan arayışta. Kalkmasına izin vermedi. Bir kez daha yükleniyor. Koldan yakalamış durumda şimdi. İşte 4 müsabaka. Hüseyin Gümüşalan, Feyzullah Aktürk müsabakası. Sağ üstte yerini almış durumda. Alisan Batmaz'ın yerden kalkma çabalarını gördüğümüzde bakılırsa ki Faruk Mutkan, Yusufcan Zeybek, Metezoru yağlı güreş tabiriyle rakibi Alisan Batmaz'ı bastırmış durumda. Yani Alisan Batmaz yer güreşini tercih etmediği noktasında bir görüntü söz konusu an itibariyle. Orhan Okulu da yine sabırla boşluk arıyor. İyice bastırdı ensesinden rakibini. İyice yayılmış durumda bu arada Mehmet Yeşil'de. Şimdi kündeye geçti bir an. Sonrasında yine dış kazıkta devam ediyor Orhan Okulu. Kalkmasına mı izin verecek acaba? Hayır, o da izin vermedi kalkmasına. Kürşat Şevki Korkmaz'ın bir sakatlığı söz konusu. Umarız ciddi bir sakatlığı yoktur. Enes Doğan da onu bekliyor. Bu arada Yusufcan Zeybek Ali İhsan Batmaz müsabakasında da yine Yusufcan Zeybek yeniş arıyor. Paça kazıkla bakalım sonuç alabilecek mi? Oturdu yine. Şimdi Ali İhsan Batmaz dizleri üzerinde, bir dizi üzerinde. Yusufcan Zeybek henüz tam anlamıyla sökemedi yerden. Bir fırsatı daha olacaktır. Kürşat Şevki Korkmaz ve Enes Doğan mücadelesi de kaldığı yerden devam ediyor. Kasnağı yakaladı Enes. Bu müsabakada Enes Doğan'ı ben %51'e %49 olarak biraz daha önde gördüğümü ifade edebilirim. Yusufcan Zeybek kazığı vurdu. Paçadan yakaladı. Sağlı solu çok güzel baskılar. Bir de diğer tarafa yöneldi şimdi. Bir oradan bir buradan. Paçaları kaptırmama çabası içerisinde Ali İhsan Batmaz ama Yusufcan Zeybek bir kuyumcu titizliğiyle uğraşıyor adeta. Kesinlikle, özellikle sol kalçasına doğru aktarırsa orada en tehlikeli olduğu anlara doğru yaklaşmış olur. Yusufcan Zeybek bunu iyi bilen, Ali İhsan Batmaz ağırlık merkezini tamamen soluna doğru yönlendirmiş durumda. Sağlam bir tutuşu var mı?
görevleri gençler hareketine gelerek kurallarını çekiniz. İyice yayıldı Ali İhsan Batmaz. Orhan Okulu ayakta, Mehmet Yeşil yine geriye adımlanıyor. Yine kalkmasına izin vermedi Yusufcan Zeybek rakibinin dış kasıkta. Kafayı içte tutuyor, arkasına geçti bir kez daha. Müthiş baskı kurdu Yusufcan Zeybek. Nefes aldırmadı ya adeta. Kalkmasına müsaade etmedi. Kalktığında da Ali İhsan Batmaz'ın moralleneceğini bildiği için o mental üstünlüğünü korumak istiyor. Şimdi kalktı. İşte Yusufcan Zeybek, Ali İhsan Batmaz mücadelesi ayakta. Orhan Okulu bildiğiniz gibi kafasını rakibin göğsüne dayadı. Geri adımlamasını sağlıyor. Çayır'ın iki tecrübeli ismi Mehmet Yeşil ile Orhan Okullu. Gerçekten ikisi de yıllardır birbirlerini bu çayırda çok sınadılar, karşılaştılar. Yusufcan Zeybek yine bastırma çabası içerisinde Ali İhsan Batmaz'ı yan yana iki baş pehlivanda ve sonrasında üstte kaldı. Yusufcan Zeybek yine indirdi rakibini. Bu defa pek Ali İhsan Batmaz'ın inisiyatifiyle olmuş gibi durmuyor adeta. Kesinlikle. İndirdi aşağıya. Yusufcan Zeybek tüm ağırlığını da verdi. Şimdi üzerine dış kazık. Yusufcan Zeybek Ali İhsan Batmaz'la güç güce kapışmaktan daha çok imtina ediyor. Kondisyon ve tekniklerle Ali İhsan Batmaz'ı şu ana kadar sürklase etti diyebiliriz. Çünkü güç güce geldiğinde daha güçlü bir fizik yapısına sahip olan Ali İhsan Batmaz'ın avantajı eline geçirmesini hiç müsaade etmedi. Yusufcan Zeybek, tamamen güreşin akışı Yusufcan Zeybek özelinde devam ediyor. 123 kilo. Ali İhsan Batmaz 1.90 boyuna sahip. Orhan Okulu yine baskısının semeresini aldı. Bu arada uzak kadrajda Serhat Gökmen büyük bir baskı kurduğu mücadelede Yıldıray Pala'yı iç kazık ters paçayla mağlup ederek adını son 16'ya yazdırdı. Evet, sol alt kadrajda Enes Doğan rakibi Kürşat Şevki Korkmaz'ı da mağlup ederek o da adını son 16'ya yazdırdı. Enes Doğan yoluna devam ediyor. Yusufcan Zeybek'in Ali İhsan Batmaz'la müsabakası sürüyor. Osman Kan mücadelesi de devam etmekte. Kürşat Şevki Korkmaz sol dizindeki sakatlık nedeniyle müsabakaya devam edemedi ve Enes Doğan karşılaşmadan üstün ayrıldı. Yusufcan Zeybek halen üstte yıpratıyor Ali İhsan Batmaz'ı. İç kazağa yöneldi. Bu kadar %100 hücumlara müdafaa göstermek Faruk Butkan çok zor. İşte bacağı da bükerek aynı zamanda işte boşluk buluyor. Minderde de sarmadan bacak bükme Japon sarmasına çok benziyor. Dolayısıyla her türlü açıları zorluyor Yusufcan Zeybek, açık bulmadığına tabii ki. O Japon sarmada ne etkilidir gerçekten yapılınca. Orhan Okulu da benzer oyun arayışı içerisinde. Mehmet Yeşil karşısında. Yusufcan Zeybek'in tek hedefi rakibini sol kalçasına doğru aktararak oradan araya girerek iç kazık ters paçayla sonuca ulaşmak. O noktaları da çok iyi kapattı şu ana kadar Ali İhsan Batmaz. Orhan Okulu'yla Mehmet Yeşil daha önce Elmalı'da 4 kez karşılaşmış. Orhan Okulu'nun 4-0'lık üstünlüğü var. Bakalım 5. müsabakada nasıl olacak ki bu 4 karşılaşmanın, daha önceki 4 karşılaşmanın ikisi final. 2013 ve 2015 finalleri. Başpehlivanlar sosyal medya hesabına da teşekkür ediyoruz. Bu
ince bilgiler için. Tabii Yusufcan Zeybek belki şampiyonluk mücadelesi içerisinde ama Ali İhsan Batmaz için de müsabaka ilk 8'de yer alma önemine taşıyor. İlk 8'de yer alma fırsatı sağlayacağı için önem taşıyor. Enes Doğan rakibinin de sakatlanması nedeniyle kazandı. Belki yoluna devam ediyor. Bir başka şampiyonluk adayı daha erken tamamladı müsabakası. 3. tur müsabakasını. Tabii ki bütün gözler hem Yusufcan Zeybek hem de Enes Doğan üzerinde. Megastar Ali Gürbüz de pür dikkat bu iki mücadeleyi mutlaka takip ediyordur. Hüseyin Gümüşalan'da Feyzullah Aktürk'le ilk torba için mücadele eden başpehlivanlar. Hüseyin Gümüşalan ilk 8'de, Feyzullah Aktürk de kazanıp ilk 8'de yer alma amacını güdüyor. Dolayısıyla şu anda çok dikkat çekici zorlu müsabakalar var. Ben bu ikili çeyrek ve yarı finalleri de aslında buraya gelmeden önce benim taslağımda yer bulduğum iki başpehlivanın birbirini çekmiş olması bence talihsizlik. Çünkü ikisinin de performans olarak çeyrek final ve yarı finali fazlasıyla hak eden iki güzide başpehlivanlarımız. Oturdu Mehmet Yeşil. Yine Yusufcan Zeybek rakibinin üstüne gidiyor. Nedim Gürel Erkan Taş müsabakası aldı. Bölünmüş ekranda. Erkan Taş çok hareketli bir müsabaka ortaya koyuyor. Nedim Gürel karşılık veriyor. Kasnağı yakalamış durumda Erkan Taş. Yine kasnakta Yusufcan Zeybek. Ali İhsan Batmaz geçen hafta Korkuteli Yağlı Pehlivan güreşlerinde Orhan Okulu ile yapmış olduğu zorlu müsabakayı lehinde bitirme, galip gelme noktasında bence mental olarak çok büyük bir sıçrama yaptı. Ve bu özgüvenle de Yusufcan Zeybek'e şu anda güreşi ayakta diretiyor. Bu Ali İhsan Batmaz kariyeri adına bence büyük bir sıçrayıştı. Bence çok zorlu bir kura çekti Yusufcan Zeybek. Eğer bu turu kazasız atlatırsa Yusufcan Zeybek, ya tek kelimeyle helal olsun diyeceğiz. Ama Ali İhsan Batmaz o Orhan Okulu ile yapmış olduğu müsabakanın moral ve motivasyonunu bu müsabakaya taşıdığında gözlemliyorum. Çok güçlü duruyor çünkü ayakta. Korkuteli Bozovalı Ali İhsan Batmaz. Ki eğer dizinden o sakatlığı yaşamamış olsaydı bu çıkışı çok daha önce yapabilirdi. Çok güçlü bir fiziğe sahip çünkü. Ayakları da çok güçlü özellikle. Nedim Gürel de ilk 32'deki yerini koruma amacında. Şu an 15 puanı var. Erkan Taş da çeyrek ilk 8'deki yerini korumak arzusunda. Eğer puanlamaya doğru güreş evrilirse Erkan Taş kondisyonluğuyla, hareketliliğiyle, gençlik ve dinamizmiyle Nedim Gürel'i saf dışı bırakabilir. Kırkpınar'da baş altından başpehlivanlığa yükselmişti. Oradan gelen puan onun için önemli bir avantaj oluşturmuş durumda aslında. Kurtdereli'de de finalde yer almış olması ayrıca yüksek puanları almasını sağladı. Erkan Taş 20 puanla lige dahil oldu. Baş altından gelip başpehlivanlık mücadelesini verirken ligin ortasında tabii bu değişiklik olmuştu. Böyle bir kural var. Ligde aldığı 40 puanın yarısını şimdi şeye taşımış oldu. Baş güreşlerine taşımış oldu. Ali İhsan Batmaz'ın 21 puanı var. 9. sırada. Eğer bu mücadeleyi kaybettiği takdirde hem ilk 8 hedefinden uzaklaşacak hem de son 16'nın
puan skalasında dışında kalabilir. Yani 3. torbaya düşebilir. Onun için de hayati derecede önemli. Serdar Yıldırım buradan 2 puan daha aldı. Dolayısıyla önüne geçmiş durumda zaten. 25 puana ulaşmış durumda Serdar Yıldırım. Ve bu 25 puan onu şu anda, şu aşamada ilk 8'e götürmüş durumda, taşımış durumda. Kemal Şahin'in henüz müsabakası bitmedi. Bekir Yücel'le yaptığı karşılaşma henüz bitmedi. Ona bağlı olarak değişiyor tabii bu, ama anlık olarak söylüyorum yani. Yani anlık bir puan durumundan söz ediyorum yani şu anda. Serdar Yıldırım an itibariyle kendisini ilk 8'e atmış durumda. Tabii Kemal Şahin'in performansı burada belirleyici olacaktır. Onun için. Dolayısıyla Ali İhsan Batmaz için artık bu müsabaka mutlaka kazanılması gereken bir müsabaka haline almış durumda ilk 8 için. Tabii ki zaten şampiyonluk için Yusufcan Zeybek'in zaten kazanmaktan başka çaresi yok. İşte öylesi bir müsabaka. İnanılmaz. Yusufcan Zeybek Ali İhsan Batmaz karşılaşması. Bence yarınki finaller gününün son anına kadar puan skalası inanılmaz derece değişkenlik gösterecek. Evet son gün. Her türlü hedef var. En güzel yanı da o Sivri Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi'nin. Evet, bir şampiyonluk hedefi var. Şu an Ali Gürbüz şampi. Evet. Ama halen daha işte Enes Doğan yoluna devam ediyor. Son 16 turun adını yazdırdı. Bunun yanında Yusufcan Zeybek işte Ali İhsan Batmaz'la müsabakası devam ediyor. Şampiyonluk şansına sahipler bu iki başpehlivan. Ama sadece bu değil, bunun yanında ilk 8'de yer alıp Kırkpınar'da önümüzdeki yıl seri başı olmak. İlk 32'de yer alıp Kırkpınar'da önümüzdeki yıl doğrudan müsabakaya çıkma fırsatını yakalamak. Ön eleme yapmadan. Bir başka ön eleme yapmadan bir başka önemli hedef aslında başpehlivanlar için. Özellikle bu yıl son 32'nin dışında kalıp ön eleme yapanlar noktasından ne kadar zorluk derecesi yüksek olduğunu test edildi. Yani bunu pehlivanlar çok iyi gördü. Cengiz Han Şimşek başta olmak üzere tabii ki. Bunun çok büyük, çok net dezavantajını yaşadı. Orhan Okulu yine üstte. Ama hiç fırsat vermedi şu ana kadar Mehmet Yeşil. Bu arada çift sarmadan toparlanmak istiyor Ali İhsan Batmaz. Yusufcan Zeybek her açıyı denedi. Bir türlü o araya girebilecek açıyı bulamadı. Şimdi gerdanlıyor yine çift sarmadan yükleniyor. Eğer yaydırırsa artık tehlike çanları çalabilir ki yaydırdı. Şimdi artık sonuca gitme çabası içerisinde Yusufcan Zeybek. Bakalım bunu bulabilecek mi? Sarma Clay ile sonuç alabilecek mi? Koltuk altına iyice sarılmış durumda. İki bacağını da rakibine sarmış durumda. Şimdi yükleniyor, bir kez daha ayağa kalkma çabası içerisinde Ali İhsan Batmaz ama çok güçlü. Yusufcan Zeybek izin vermedi. Şimdi dış kazıkla hemen sağına yöneldi. Bu yaydırmalar işte gerçekten. İşte bir kez hemen sarmaya onu da boşluğu bulduktan sonra yine Ali İhsan Batmaz kalkma çabası içerisinde göğüs çaprazına bağladı. Tuttu aşağıda. Bu 3. kez deniyor. Yusufcan Zeybek çok sabırlı. Ali İhsan Batmaz çok dikkatli. Çok temkinli. Duruyor. Oradan çift sarmadan kalkmak çok zor. Belinin gücünü, ayak gücünü artık siz tahmin edin. Yusufcan Zeybek mental olarak onu oradan çözümlemek istiyor ama gerdanlayarak şimdi sonuca gitme çabasında sağına yöneldi. Sarmayı çözdü bir an. Bakalım bir kez daha yaydırıp sarmayı deneyecek mi? Bu arada Nedim Gürel ilk kez rakibi Erkan Taş'ı bastırdı mı derken kaçırdı elinden. Çok hareketli Erkan Taş. Eğer bastırmış olsaydı bu arada Yusufcan Zeybek kaçırdı elinden. Bir an Ali İhsan Batmaz üstte kalacaktı. Alt üst olacaktı müsabaka. Yine ama üstte kalmayı başarıyor Fatih. Yusufcan Zeybek yine bastırıyor. Direniyor Ali İhsan Batmaz ama tutuyor. Yusufcan Zeybek de bence güzel bir güç gösterisinde bulundu bu bölümde. Acayip bir mücadele var. Biri üstte biri altta. Mücadeleden hiç vazgeçmiyorlar. Bir kez daha sağına doğru yaydırdı Yusufcan Zeybek. Bu arada Hüseyin Gümüşalan ve Feyzullah Aktürk'e güreşe çok girmedikleri noktasında 2 senede birer ithal geldi kule hakemleri tarafından. Feyzullah Aktürk'ün müsabakalar öncelikle puanlamaya taşımaya çalıştığını biliyoruz zaten. Güreş taktiği olarak. Taktik olarak bu. Ama o sonrasında da yani sonuca gitmeye çalıştığında da
çok etkili olabiliyor. Son anları nefes kesecek Faruk Mutkan, Hüseyin Gümüşalan, Feyzullah Aktürk. İkisi de üst düzey. Çok klas ikisi de. Yusufcan Zeybek soldan yaydırıyor. Sağdan da enseden baskı uyguluyor. Soluklanmasına, dinlenmesine hiç müsaade etmiyor. İlk andan itibaren. İyice bastırdı Orhan Okulu da. Mehmet Yeşil'in başını yere doğru. Ama bir türlü istediği sağlamlıkta bir kazık vuramadı şu ana kadar Orhan Okulu. İyice ensesinden bastırdı Yusufcan Zeybek. Şimdi bir an gerdanlamaya yöneldi. Dış kazıkta. Puanlama saati gelmiştir. Puanlama saati başladı bu arada, anons da geldi. Sekiz çift, yani 16 baş pehlivanımız puanlama için, düzeltiyorum 9. 672. tarihi geleneksel Elmalı Yağlı Pehlivan güreşleri küçük orta, küçük boyda 4. tur pehlivanları. Şimdi kısa bir soluk alınma molası. Son taktikler. Puanlamanın dinamiği bambaşka malumunuz. Şimdi artık yine iç inmemek zorunda. Mesela Yusufcan Zeybek'in zaman zaman bastırmada hiç sorun yaşamadığını gördük Ali İhsan Batmaz karşısında. Bundan imtina edecektir. Uzak durursa bu sefer de ihtarlar çalıştırılabilir. Halen zorlu bir müsabaka ama Yusufcan Zeybek'in bir adım öne geçtiğini söyleyebiliriz. Ali İhsan Batmaz'ın da biraz yerde kabul ederek ihtarlardan kaçındığını, puanlama ihtarsız geldiğini de ayrıca belirtelim. İşte Orhan Okulu. Mehmet Yeşil Orhan Okulu mücadelesi de keza aynı. Benzer bir durumda. Stratejide, evet. Şimdi Feyzullah Aktürk, Hüseyin Gümüşalan müsabakası aslında her ikisi için de elbette ki puan için yüklenecektir Feyzullah Aktürk. Bunun için kendisine çok güvendiğini biliyoruz. Hüseyin Gümüşalan'ın da rakibin hamlelerini ne kadar iyi karşılayıp karşı hamle yapabileceğini de biliyoruz. Ve kontra hücum yapabileceğini çok iyi biliyoruz. Dolayısıyla belki de puanlamanın en çabuk bitecek müsabakası olabilir Hüseyin Gümüşalan Feyzullah Aktürk karşılaşması. Hem hücum yapıp hem de defans yönünde iyi kapatmaları gerekiyor. Hücum yapanların mı yoksa kontra hücum yapanların mı kazanacağı bir puanlama devresine doğru geldik. Şimdi Mehmet Yeşil tabii kasnağı teslim edip rakibinin başını göğsüne yaslamasına da izin vermeme çabası içinde olacaktır Orhan Okulu'nun. Bütün her şey, bütün dinamikler, müsabakaların bu türden dinamikleri bambaşka bir hale dönüşecek şu anda. Ama şunu da unutmayalım, İsmail Balaban, Enes Doğan ve Mustafa Taş da şu anda uzun uzadıya soluklanıyorlar. Fiziksel olarak, moral olarak üst seviyede. Bence son 16'da bir adım da olsa avantajları eline geçirdi diyebilirim. Bir tur daha var, onu da hatırlatalım. Yani bugün bu müsabakadan sonra bir tur daha var. Ve gerçekten de o son 16 turu nefesleri kesecek. Acayip olacak, acayip. Tabii eşleşmelere de bağlı olarak ama çok daha zorlu olacak karşılaşmalar. Bundan hiç kuşkumuz yok. Kurtdere'de öyle olmamış mıydı Faruk Mutkan son 16'da? En zorlu tur belki de o turdu. İşte bölünmüş ekranda 4 müsabaka aynı anda ekranlarınıza yansıyor. Yusufcan Zeybek, Ali İhsan Batmaz müsabakası başladı. Puanlama bölümündeyiz artık. Hüseyin Gümüşalan, Feyzullah Aktürk müsabakası da üstte sağda olacak. Nedim Gürel Erkan Taş karşılaşması biraz sonra başlayacak. Orhan Okulu Mehmet Yeşil'i bekliyor. Yusufcan Zeybek hem hücum yapıp hem de açık vermemek zorunda. Çünkü çok güçlü pençelere sahip bir Ali İhsan Batmaz var. O stratejiyi
belirli bir noktaya konumlanmıştır mutlaka Yusufcan Zeybek. Kasnağı vermiyor Yusufcan Zeybek. Ensesinden bastırdı bir an. Kasnağı uzak tutuyor Ali İhsan Batmaz. Ama paçaya doğru hamleleri ayrıca dikkat çekiyor. Dalma teşebbüsü her an gelebilir Yusufcan Zeybek'ten. Baş altı pehlivanlarımız. Nedim Gürel Erkan Taş müsabakası da başladı. Baş altı pehlivanları kuralları çekmek üzere Çayırda 11 baş pehlivan mücadele edecek. Özür diliyorum, 22 baş pehlivan puanlamaya katılacaklar. Bunlardan 11'i 16 için mücadele etmiş olacak. Yusufcan Zeybek şampiyonluk adına yoluna devam edebilecek mi? Ali İhsan Batmaz ilk 8 adına hayallerini bu zorlu devam müsabakadan ilk 8 hayali var. Galip ayrılabilecek mi? Gerçekten de çok zorlu bir müsabaka. Orhan Okulu yükleniyor ama işte az önce ifade ettiğim gibi Mehmet Yeşiliş'i çok da yakın tutmuyor kendisinden rakibini. Bir hayli uzak tutuyor. Kasnağı da vermiyor. Biraz daha eğilerek mücadele ediyor. Ali İhsan Batmaz bir an dengesini bozma çabasındaydı Yusufcan Zeybek. Yusufcan Zeybek de enseden şöyle sağlam bastırdı. Bir kez daha yüklendi. Çözümleme kasnaklarda başlayacak. Mehmet Yeşiliş'in daha hareketli puanlama bölümünde Orhan Okulu'yla karşısında. Ama bu sefer geri adımlamıyorsa da bile bir adım ileriye atıp bir adım geriye kaçarak uzak duruyor. Hüseyin Gümüşalan yükleniyor Feyzullah Aktürk'e. Feyzullah Aktürk tabii evet o da boylu postlu ama Hüseyin Gümüşalan'la karşılaştırıldığında Hüseyin Gümüşalan'ın avantajı biraz daha önde. Bu arada bir sonuç gelebilir bir başka müsabakadan. Evet. Hamza Özkaradeniz Osman Kan'ı mağlup ederek adını son 16'ya yazdırdı. Puanlamanın en çabuk biten müsabakası oldu. Uzak kadrajda özellikle Feyzullah Aktürk Hüseyin Gümüşalan'ın sağ ayaklarına odaklanmış bir noktada. Geçen yıl baş pehlivan finalisti Osman Kan son 32'de veda etti. Elmalı Yeşilyayla Er Meydanı'nda. Baş pehlivanlık güreşlerinde Hamza Özkaradeniz ile Osman Kan arasında geçen müsabakada Hamza Özkaradeniz galip. Baş altı pehlivanlarımız kuralları çekmek üzere cephele kendini lütfen. Baş altı pehlivanları İzleri üzerinde bir an Ali İhsan Batmaz yine uzanmak istedi ama paçaya doğru ulaştı bu arada Yusufcan Zeybek de. Şimdi kasnağı bir an yakaladı ama hareketlenmişti müsabaka. Ali İhsan Batmaz puanlamada biraz daha aktif. Yusufcan Zeybek karşısında boyundurukta tutuyor. Şimdi yükleniyor Yusufcan Zeybek. Orhan Okulu arkasına geçme çabasında. Mehmet Yeşil uzaklaşıyor. Bu arada Yusufcan Zeybek daldı. Koltuk altından geçmiş durumda. Arkasına geçebilecek mi? Yakaladı. Sonra söküyor. Güzel. Hareketli. Heyecanlı bir müsabaka izliyoruz. Yusufcan Zeybek Ali İhsan Batmaz müsabakasında. Bir an yine boyundurukta tuttu. Aynıydılar. Kosnağa doğru yöneldi. Yusufcan Zeybek yükleniyor bu kez. Paçaya doğru uzandı Yusufcan Zeybek. Kasnaklara arıyor.
Ali İhsan Batmaz. Dizleri üzerindeydi ikisi de. Her an puan çıkabilir ikili özelinde çünkü çok kızıştı güreş. Ali İhsan Batmaz yüklendi. Boyundurukta tutuyor yine rakibini uzakta. Her an arkasına geçme çabası içerisinde olabilir. Yusufcan Zeybek özellikle dizlemiyor. Şimdi ikisi de dizleri üzerinde. Dıştan kasnağını vermiyor. Ali İhsan Batmaz da. Birden arkasına geçme çabası, koltuk altından yakaladı ama çok atamadı. Çok güçlü bir fiziğe sahip. Yine kasnaktan küçüldü. Yusufcan Zeybek kasnaklarını kurtuyor. Dış arkasına kasnakta. geçme çabası içerisinde. Paçadan yakalamış durumda Yusufcan Zeybek. Ve bastırdı. Bastırdı Alexan. Batmaz kazanıyor. İnanılır gibi değil değerli güreş severler. Yusufcan Zeybek şampiyonluk şansını kaybediyor. Ali İhsan Batmaz galip. Ustam Ali Gürbüz adına güreşiyorum bugün dedi. Ve Ali Gürbüz'ün aslında şampi diyordun ya. Onun da önünü açıyor. Sadece Enes Doğan kaldı. Şampiyonluk yolunda tek rakibi. Yusufcan Zeybek şampiyonluk şansını kaybetti işte. Az önce gördüğümüz bu anlar bastırarak puan alıyor Ali İhsan Batmaz. Büyük sevinç yaşıyor. Şampiyonluk şansını kaybediyor. Şansı ancak burada başpehlivanlığa bağlıydı Yusufcan Zeybek'in. Ama elenerek, erken elenerek bu şanstan yararlanamıyor. Faruk dikkat edin, Ali İhsan Batmaz rakibini o kadar güzel boyundurukla kontrol etti. Çayıra doğru yaydı. Yayınca ağırlık merkezini dağıttı. Oradan arkasına geçip bastırdı ve puanı aldı. Yani bu minder güreşçinin yapması gereken oyunları burada uyguladı. Yusufcan Zeybek de minderde son derece tecrübeli. Özellikle gençler seviyesinde son derece becerikli bir başpehlivan ama burada Ali İhsan Batmaz biraz daha ağır bastı. Güçlü durdu Yusufcan Zeybek karşısında. %100 katılıyorum. Normal güreşte bütün gücünü harcadı Yusufcan Zeybek ama o yenebilecek açıyı bir türlü bulamamıştı ve puanlamada da. Bu arada Orhan Okulu yan kızık yan paçada. Mehmet Yeşileşil zor durumda. Tıpkı 2 yıl önce tarih edine Kırkpınar'da bu şekilde kaybetmişti Orhan Okulu. Kazanan Mehmet Yeşileşil'di. Bu sefer şimdi Orhan Okulu bastırdı, bloke etti ve adını son 16'ya yazdırdı. Kırkpınar rövanşını da almış oldu. Orhan Okulu Mehmet Yeşileşil'i harika mağlup etti. Keyifli bir yenişti. Orhan Okulu yoluna devam ediyor. İşte bir kez daha izliyoruz. O bacağı bir türlü takamadı orada. Mehmet Yeşileşil. Kırkpınar da bunu yapmıştı ve sırt aşağı yenmişti Orhan Okulu'yu, saf dışı bırakmıştı. Ama burada tutmadı. Burada tutmadı. Neler oluyor neler. Elmalı Yeşilyayla Er Meydanı'nda daha son 16 var değerli güreş ve spor severler. Yusufcan Zeybek yenildi. Elendi. Şampiyonluk şansını kaybetti Sivi Enerji Türkiye Ağlı Güreş Ligi'nde. Mehmet Yeşileşil yoluna devam, yani yine erken elendi. Bu yıl sadece bir kez kürsüde görebildik tecrübeli başpehlivanı. Orhan Okulu mekanında yoluna devam ediyor. 7. başpehlivanlığını hedefliyor. Elmalı Yeşilyaylı yağlı güreşlerinde. Hüseyin Gümüşalan yüklendi bir an. Feyzullah Aktürk geri doğru adımladı. Ertuğrul Dağdeviren Serhat Balcı karşılaşması yine Serhat Balcı için. Sağ alt kadrajda Osman Aynur Yalçın Öncül mücadelesi de çok kızıştı. Her an bir kırılma yaşanabilir. İşte üstüne çıkıyor bir an Yalçın Öncül ama şimdi koltuk altı geçti. Sonuç yok. Erkan Taş ve Nedim Güler arasındaki müsabakada da çayır hakemleri müsabakanın kuleye yakın makul bir noktadan devam etmesini istedi. Puanlama bölümündeyiz, hatırlatalım. Müsabakaların başlamasından bu yana 41 dakika geride kaldı. 42. dakika içindeyiz. Nedim Gürel sağda, Erkan Taş solda ekranlarınıza yansıyor.
birçok mesajlar var. Ali İhsan Batmaz'ın galibiyeti tesadüf mü? Hayır. Sürpriz değil. Geçen hafta Orhan Okulu gibi bir Elmalı efsanesini Korkuteli Er Meydanı'nda yenen Ali İhsan Batmaz artık yükselişte ve ben de varım diyor. Kim gibi? Enes Doğan gibi, Serdar Yıldırım gibi, Osman Kan gibi. Ve çok akıllıca güreşti. İhtar almadı. Hiç gerisinde kalmadı müsabakada Yusufcan Zeybek'in. Evet, Yusufcan defalarca bastırdı. Ama puanlamanın bambaşka bir dinamiğinin olacağını söylemiştik. O dinamiği en iyi uygulayan Ali İhsan Batmaz oldu Yusufcan Zeybek karşısında. 3 müsabaka aynı anda ekranlarınızda. Üstte solda Hüseyin Gümüşalan, Feyzullah Aktürk, sağda Nedim Gürel, Erkan Taş, altta Ertuğrul Dağdeviren, Serhat Balcı karşılaşması. Hüseyin Gümüşalan göğüs çaprazını aradı, uzak kaldı. Feyzullah Aktürk o atağını hemen sezdi ve uzaklaştı. Ama gözü yine sağ bacağında Hüseyin Gümüşalan'ın, oradan dalış arayışı içerisinde. Serhat Balcı şu ana kadar iki ihtarlar. Evet. Feyzullah Aktürk'ün 2, Hüseyin Gümüşalan'ın 1 ihtarı var. 3. turdayız. Serhat Balcı'nın şu ana kadar 14 puanı var. İlk 32 için önemli bir müsabaka Serhat Balcı adına. Ertuğrul Dağdeviren de 16 puana sahip. Yani puanları birbirine çok yakın iki baş pehlivan. Ertuğrul Dağdeviren ve Serhat Balcı yine ilk 32 için şanslarını devam ettirmek isteyen ve bu şansı da kaybetmek istemeyen iki baş pehlivan. Şöyle baktığımızda hemen 32'nin altındaki yükselme şansına sahip başka pehlivan var mı diye gözden geçiriyorum. Bir kere Ali Yanatma şu an hala Yunus Emre Yaman'la mücadelesini sürdürüyor. Az da olsa bir şansı var. Onun ama 2 tur yetmeyebilir 32'ye yükselmesi için. Çünkü 7 puanı var. Ali İhsan Batmaz sadece ustası Ali Gürbüz'ün şampiyonluk yolundaki zorlu rakibini saf dışı bırakmadı. Kendisinin çeyrek finalde, yani ilk 8'e kalma noktasında da çok güçlü bir adım attı aslında. Kendi kariyeri adına. Bekir Eryücel'in yine bir şansı var. O da yine bu turdan da galip ayrılarak yükselmesine bağlı. Son 16 turunu da belki alarak ancak ilk 32'ye kendisini atabilir. Dolayısıyla her müsabaka, her puan çok büyük önem taşıyor. Her hedefi olan başpehlivan için. Ama tek bir gerçek var. Artık 2 şampiyonluk adayı kaldı. Biri şampi konumundaki Ali Gürbüz. Diğeri bakalım nasıl bir performans ortaya koyacak diye merakla beklediğimiz yağlı güreşin yükselen yıldızı Enes Doğan. Yusufcan Zeybek'in şampiyonluk şansı kalmadı. Bu arada Özkan Yılmaz da uzak kadrajda adını son 16'ya yazdırdı, Seçkin Duman'ı mağlup ederek. Seçkin Duman için ilk 32 şansı kalmadı artık. 9 puanla tamamlıyor. CV Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi'ni 32'nin dışında kalıyor. Bu yıl olduğu gibi önümüzdeki yılda ön eleme turunda güreşecek Kırkpınar'da Seçkin Duman. Yalçın Üncül, Osman Aynur müsabakası sağ altta ekranlarınızda. Ertuğrul Dağdeviren yükleniyor. Serhat Balcı karşılık verme çabasında. Dalma teşebbüsüne rakibinden kendisini uzakta tutarak karşılık veriyor. Ertuğrul Dağdeviren. Faruk, şeytanın avukatlığını yapmak istemiyorum ama 16'dan sonra Türkiye başpehlivanı belli olur mu diye Türkiye şampiyonu aklıma geliyor. Belli olabilir, neden olmasın? Yusufcan Zeybek'in erken elenmesi
Aynı şey. 3 puan da kaldı. 43 puanla ligi bitirdi. Şimdi Yusuf Can Zeybek alt sıraları da düşme ihtimali de belirdi. Enes Doğan'ın şampiyonluk için şansı halen devam ediyor. Yusuf Can Zeybek'in 43 puanda tamamladığını görüyoruz. Orhan Okulu 36 puana yükseldi. Hayır, Orhan Okulu 36 puanı var. İsmail Erkan Taş belki yoluna devam edebilir. Hüseyin Gümüşalan yoluna devam edebilir. İsmail Balaban 38 puana sahip. Sonuç olarak daha da aşağıya düşer mi? Hepsi birden finale yükselemeyeceğine göre o kadar da girer. İlk 8'in dışında kalabileceğini sanmıyorum. Yok kalmaz, mümkün değil. Bu arada Yunus Emre Yaman Ali Yanatma'yı mağlup ederek o da adını son 16'ya yazdırdı. Elmalı Yeşilay'la Er Meydanı'nda. Ali Yanatma da 9 puana çıktı. Şu anda Yalçın Üncü'nün durumuna bağlı ve Mustafa Arslan'ın durumuna bağlı. Osman Aynur'la puanları eşitlemiş durumda. Osman Aynur halen mücadelesini devam ettiriyor. Şimdi Yalçın Üncü Osman Aynur müsabakası bildiğin ilk 32'de kalma müsabakası. Hayati derecede önemli. Hayati derecede önemli. Şimdi Yalçın Üncü kazanırsa puanını 12'ye yükseltecek. Ve sonrasında ise adını ilk 32 pozisyonuna yazdıracak. En önemlisi de Osman Aynur'u saf dışı bırakmış olacak. Osman Aynur'u geride bırakmış olacak. Evet. 11 puana ulaşmış durumda şu anda Osman Aynur. Gerisinde bırakmış olacak. Yani devam eden müsabakaların rakiplerin performansına bağlı olacak Osman Aynur'un durumu. Yalçın Üncül kazanırsa. Benzer durum Yalçın Üncül için de geçerli. Kaybederse 32 dışında. Ama yani şu puan skalasına bakıldığında Osman Aynur'un hakikaten işi çok zorlaşacak. Yarınki finaller gününe de bakıldığında ve son 16 ile birlikte. Evet, Osman Aynur'un durumu da buradan kazanmaktan başka çare yok. Yalçın Üncül'ün 10 puana ulaştığını görüyoruz. Şu andaki 10 puanıyla Mustafa Arslan'ı geride bırakmış durumda ama böyle kalır mı? Yani ilk 32 adını ucu ucuna yazdırmış durumda. Yani evet. Dolayısıyla ilk 32 bu arada hedefi için sen söyledin ve Yalçın Öncül Osman Aynur'u mağlup ederek adını son 16'ya yazdırdı. İşte bu denklemleri Faruk Mutkan. İşte bu denklemler. Yürekten tebrik ediyorum seni. Böyle şimdi hesaplanıyor. Osman Aynur'un hayal kırıklığı işte bu nedenden dolayı şimdi artık 32'de kalabilecek mi? Osman Aynur 11 puanda kaldı. Dolayısıyla ve Yalçın Üncül puanını toplamda 4 puan alarak şu andaki ilk 2 turdan 12'ye yükseltti. Yani Osman Aynur'u geride bırakmış durumda. Son 32 ilk arasına adını yazdırma yolunda. Osman Aynur'un durumu rakiplerin performansına bağlı olacak. Ali Yanatma'nın yalnız elenmiş olması, evet. Özkan Yılmaz'ın ancak yoluna devam ediyor olması, onun durumunu yakından etkileyen detaylar. Seçkin Duman da yenildi. Bekirer Yücel Kemal Şahin müsabakası devam ediyor. Şimdi o müsabaka bir adam öne çıkmış durumda. 32 mücadelesi için. Harika. Bu arada az önce Erkan Taş, Nedim Gürel mücadelesinde bir puan var mı kule vardan izliyor. Kemal Şahin ve Bekir Erücel mücadelesi de kuleden. Kemal Şahin de baş altından baş pehlivanlığa geçmiş bir güreşçi. Onun da işte puan avantajı var. Yarısını taşıyarak geldi. Şu anda ilk 8'de Kemal Şahin. Yani Kemal Şahin ilk 8 için, Bekir Eryücel 32 için şu anda mücadele ediyor. Bu açıdan da son derece önemli bir müsabaka. Bekir Eryücel yalnız biraz geride, şansı bu turun mutlaka almasına bağlı. Zaten ilk 32'nin dışında şu anda Bekir Eryücel 9 puana sahip. Kazanarak 11 puana ulaşma ve şu anda 32. sırada yer alan Mustafa Arslan'ın üzerine çıkma şansına sahip. Osman Aynur'la puanları eşitleme fırsatı da sahip. Dolayısıyla çok zorlu bir müsabaka Kemal Şahin Bekir Eryücel karşılaşması. Evet, su aldığı için Bekir Eryücel talimatnameler gereği sarı kartla
cezalandırılıyor. Serhat Balcı ve Ertuğrul Dağdeviren mücadelesi özelliğinde o puan skalasındaki yerini soruyor güreş severlerimiz ve ekranlarda da Erkan Taş'ın Payan'da yaptı mı Nedim Gürel? Soru bu. Kule şu anda izledi ve devam ettiriyor. Hayır. Açılma yok dedi, devam ettiriyorlar. Evet. Ertuğrul Dağdeviren Serhat Balcı müsabakası solda üstte. Hüseyin Gümüşalan Feyzullah Türk karşılaşması sağda üstte. Nedim Gürel Erkan Taş altta, solda Kemal Şahin. Bekir Yücel mücadelesi altta sağda. 4 müsabaka ekranlarınıza yansıyor. Serhat Balcı 27. sırada 13 puanla. Ertuğrul Dağdeviren 21. puana, bir saniye, Serhat Balcı nerede? 27 puanla 14 puana sahip şu anda. 1 puanda, 2 puanda buradan ekle. Ertuğrul Dağdeviren de 16 puanda. Yani her ikisi de ilk 32'deki yerlerini sağlamlaştırma amacında olacaklar. Kazanmak belki de 32'de tutacak. Kazanan güreşçiyi. Erkan Taş Nedim Gürel'i mağlup etti. Evet. İşte Erkan Taş'ın Nedim Gürel'e üstünlük sağladığı an, gençlik ve tecrübesi dinamizmiyle yıldırdı diyebiliriz yağlı güreş tabiriyle. Nedim Gürel'in şimdi ilk 32'deki durumu rakiplerin performansına bağlı. 15 puana ulaşmış durumda ve 15 puanla tamamladı CV Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi'ni. Aşağıda Yunus Emre Yaman var. Yoluna devam ediyor. Serhat Balcı güreşiyor şu anda. Serhat Balcı şu anda güreşiyor. Mustafa Taş devam ediyor, evet. Evet Mustafa, yani onu Serhat Balcı'yı geride bırak. Bence 32'nin içerisinde kalacak gibi gözüküyor. Şansı yüksek. Evet. Nedim Gürel'in bir şansı bu şekilde var ama evet, bütün güreşçiler onu geçemeyeceğine göre son durumu yarın artık netleştireceğiz. Evet. Ama Erkan Taş tabii asıl bir başka bu arada büyük mücadele. Bekir Erkan Taş Yücel 34'e çıkarttı puanını. Hatta ilk 4 arasında yer alma fırsatına sahip oldu. İsmail Balaban'ın performansına bağlı olarak, Orhan Okulu'nun performansına bağlı olarak her ikisi de yoluna devam ediyor. Çift aldı Kemal Şahin künde pozisyonunda bekliyor Bekir Yücel. Her an puan çıkabilir, kırılma noktasında şu anda. Arkasına da geçebilir her an ama bacaktan koldan iyi savunma yaptı. Bekir Yücel paçadan yakalamış durumda. Uzaklaştırdı. Evet. Riskliydi. O riski devam ettirmediler. İkisi de demek ki Bekir Yücel'in ikinci ihtarı oldu. Ve bir sarı kartı da var. Bu durumda Bekir Yücel ile Kemal Şahin arasında geçen müsabakada Bekir Yücel'in 2 ihtarı, Kemal Şahin'in 1 ihtarı vardı, bilgilerinize arz oluyor. Hüseyin Gümüşalan Feyzullah Aktürk müsabakası. Hüseyin Gümüşalan'ı da çok sabırlı görüyorum. Sabretmek zorundalar. Hüseyin Gümüşalan ilk 8'de yerini korumak istiyor. Feyzullah Aktürk'ün gözü de ilk 8'de. Son 16 onun için mutmain olabileceği bir grup değil. İkinci torba. 31 puana sahip şu anda Hüseyin Gümüşalan. Kemal Şahin mi? Bekir Yücel mi? Bu arada bacaktan yakalamış durumda. Boyundurukla karşılanıyor. Yine künde pozisyonu aldı. Paçadan bir an yakalamıştı Bekir Yücel. Kemal Şahin ilk 8'de seri başı olarak kalabilmek için her şeyini ortaya koyuyor. Hem Erkan Taş'ın hem Kemal Şahin'in ilk 8 içerisinde yer almış olması da bir başka dikkat çekici detay. Ki kazanmaya da devam ediyorlar. Erkan Taş'ı Kurtdele'de finalde gördük örneğin. Evet ama Kemal Şahin eğer Bekir Yücel'e mağlup olursa ilk 8 şansını oldukça zora sokmuş olur. O da bunun bilincinde. Ali İhsan Batmaz geliyor. Çok güçlü hem de. Serdar Yıldırım geliyor. Aynı puanla başladılar, aynı puanla devam ediyorlar. Hakikaten öyle. Serhat Gökmen 1 puan geride. Feyzullah Aktürk 8 değilse bile hani şu an 21 puanda
4 puan farkla rakiplerini takip ediyorlar. Hepsi birden ilk 8'de yer alamayacağına göre Feyzullah Aktürk bir yarı finalle, hatta bir finalle ilk 8'e kendisini atabilir. Tabii önce Hüseyin Gümüşalan karşısında üstünlük gerekiyor ki çok temkinli iki baş pehlivanda. Matematiksel olarak şansının devam edebilmesi için evet. Feyzullah Aktürk hiç dalış göstermedi. Hüseyin Gümüşalan'ın sağ bacağına hangi anı, hangi zamanı kolladığını aslında ben de merakla bekliyorum. Çünkü yaklaşık 1 saate yaklaştı. 58. dakikanın içerisindeyiz. Kasnaklara sürüyor şu anda Feyzullah Aktürk. Büyük orta pehlivanları çok acele. Er meydanındaki yerlerin sağlamız. Büyük ortalar. Serhat Balcı'yı en dirençli müsabakalarından bir tanesinde görüyorum. Ya boşuna A milli güreş takımımızın kaptanı olmamış. Öyle bir pehlivanlık karakteri var ki yani şair ceketli, şair kısmetli baş pehlivan diyebiliriz. Milim milim, adım adım stratejik hamlelerle hedeflediği noktaya uzanabilmek için o kadar sabırlı ki helal olsun. Sakatlıklara rağmen, aralara rağmen inanılmaz bir performans ortaya koyuyor. Bence gençlerin ilham kaynağı olma yolunda büyük bir özellikle izlemek istedikleri başmen olması gerekiyor Serhat Balcı. Ben bir çırak olsaydım onu her hattıyla izlerdim. Çok karakterli bir sporcu. Serhat Balcı'nın belki biraz daha fazla kazanma ihtiyacı var müsabakada ama Ertuğrul Dağdeviren de burada kazanarak ilk 32'yi garantileyip hatta yüzünü ilk 16'ya da çevirebilir. Bu açıdan da yine hedefi olan iki baş pehlivanın müsabakası bu ve o hedefler doğrultusunda büyük bir stratejiyle devam ediyor. İlk 16 da çok önemli Kırkpınar'da. Tabii ki. Yani ikinci torba da çok önemli. 672. geleneksel Elmalı yağlı pehlivan güreşleri büyük orta boyu 4. tur 16 pehlivan. Antalya Kumluca Belediye Başkanımız Sayın Mustafa Köroğlu adına güreş yapıyor. Yine bugün burada GRD Exportların sahibi Sayın Fatih ve Abidin Karakuş adına güreş yapıyor. Hasan Can Güzeller, Antalya Kumluca. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mansur Kemal Şahin dizleri üzerinde boyundurukta tutuyor. Bekir Er Yücel arkasına geçme çabasında her an puan çıkabilir. Bir an geçme çabasındaydı ama koldan yakaladı. Ve sonrasında da kalkmasına izin verdi Bekir Er Yücel. Kemal Şahin yine daldığı yeni boyundurukla karşıladı Bekir Er Yücel. Bir dalma teşebbüsü daha yine karşılık. Hareketlendi dizleri üzerinde Kemal Şahin. 4 numaralı Çayır hakemi hemen ikazda bulundu. 3. ihtar her an gelebilir. Aktif olması konusunda Bekir Er Yücel'de ciddi bir ikazda bulundu. İkinci turdayız ve her an bu kararlar verilebiliyor. Belki 3. turda hatta çeyrek finalde artık bu kararlar daha temkinli veriliyor hakemler tarafından ama bu turlarda eğer pasif güreşlerine kanaat getirilirse hemen ihtarlar çalıştırılıyor. Diskalifiye kararları bile çıkabiliyor. Belki bugün şu ana kadarki müsabakalarda hiç bu karar çıkmadı. Böylesi bir karar çıkmadı. Ama bu hiç çıkmayacağı anlamına gelmiyor kuşkusuz. Bu arada tek daldı kasnaklardan Feyzullah Aktürk. Hüseyin Gümüşalan çok güçlü kaldı o noktada. Bekir Er Yücel'in puan skalasında son 32'ye girme çabasını kule hakemleri de görüyor. O yüzden biraz da burada ihtarlarda imtina ediyorlar kanaatindeyim. Yani ihtarlarla 32'nin dışında kalmasına herhalde içleri sinmeyecektir. Hakemler böylesi kararları vermeyi evet, dünyada hiçbir zaman istemezler. Maalesef Taha'ya bu oldu mu? Oldu. Oldu. Kınıyoruz. Ulusal hazinemize maalesef altın madalyamızdan olduk. Balıkesir Sınırlı Belediye Başkanımız Sayın Serkan Sak adına güreş yapıyor. Burak Bozkurt.
Yine bugün burada Kurtkele güreşleri güreş ağası Sayın Kemal Aydın adına güreş yapıyor. Ertuğrul Dağdeviren kasnağa doğru yönelmiş durumda. Serhat Balcı hamle yapmasına izin vermeme çabasında. Kurtardı. Tutuyor. Ayrılmaların istediği müsabakanın hakemi. Kemal Şahin yine dizleri üzerinde. Yine dalma teşebbüsü Bekir Yücel'den karşılık. Bugün burada Ertuğrul Dağdeviren'de biraz yorulma emaresini gözlemliyorum. Serhat Balcı biraz daha mental olarak güçlü duruş gösteriyor rakibine. Serhat Balcı. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanımız aynı zamanda yağlı güreş düzenleyen Kemer Birliği Başkanımız Hüseyin Gümüşalan'ın biraz daha sabrının zorlandığını gözlemliyorum. Feyzullah Aktürk daha sabırlı ve daha metanetli duruş ortaya koyuyor. Bu tabii benim gözlemlerim. Ertuğrul Dağdeviren Balıkesirli, Serhat Balcı Samsunlu. Serhat Balcı olimpiyat oyunlarında ülkemizi temsil etmiş bir güreşçi. Madalya müsabakasına çıkmış bir güreşçi. Avrupa ikincisi, dünya ikincisi Serhat Balcı. Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Yusuf Alemdar adına görüş yapıyor. Ertuğrul Dağdeviren'in kasnaklardan hücumu söz konusu. Ama bir an dengesini bozdu. Şimdi bacaktan yakalamıştı bir an Serhat Balcı ama iyi tutamadı. Daha doğrusu bence erken bu dalış dedi. Çünkü halen güçlü olduğunu hissediyor o tutuşundan. Daldığında özellikle dış kasnaklardan çok iyi yakalıyor Ertuğrul Dağdeviren. Bakın paçaya uzandı dış kasnak. Bir kez daha Serhat Balcı yükleniyor. Arkasına geçebilecek mi? İyi kapattı Ertuğrul Dağdeviren. Antalya Kaş'ta gösteren Kaş'ta iş adamı Sayın İbrahim Gölgeci adına güreş yapıyor. Güreşin çözülebilmesi için Serhat Balcı'nın sağlı sollu paçaları hamlelerini devam etmesi gerekiyor. Ertuğrul Dağdeviren de dış kasnaklardan. Bu arada Bekir Yücel Kemal Şahin mücadelesinde. Bekir Yücel arkasına geçme çabası. Kemal Şahin direniyor, yüklendi, kazanıyor. Bitti. Umudunu son 32'ye taşıyor. Bekir Yücel kazanıyor. Kemal Şahin'in serzenişi söz konusu, o da ilk 8 şansının zora girdiğini şu anda itirazıyla da zaten, ama Kemal Şahin o da her şeyini ortaya koydu. Tebrik ediyorum kendisini hakikaten. İkinci torbada onun için fena sayılmaz. 10 puana yükseldi Bekir Yücel. 2 müsabaka kazandı burada. Üzerindeki rakiplerden seçkin numara geride bıraktı. Recep Taslak'ı geride bıraktı. Özkan Yılmaz yoluna devam ediyor. Değil mi? Evet. Kazandı. Evet. Son 16 turun adını yazdırdı mı Özkan Yılmaz? Yazdırdı, evet. Tamam. Emin olmak için soruyorum. Evet. Yüksek sesle düşünüyorum. Seçkin Duman'ı yenmişti zaten. O da öyle önemli bir mücadeleydi. Ali Yanatma yok. Yalçın Üncül yoluna devam ediyor. Mustafa Arslan yok. Bu Bekir Yücel'e bu galibiyet yetmez. Yetmeyecek. Çünkü Yalçın Üncül 12 puana ulaşmış durumda. İşi zor demek ki. Tabii Ali Yanatma da çok evet. zorlu rakipler olacak. Bakalım imkansız başarabilecek mi? Bekir Yücel, Çorum'un baş pehlivanı. Sayın Abidin Karakuş adına güreşiyor. Hasan Can Güzeller. Şöyle ki şu anda zaten 32'de yer alan baş pehlivanlar arasında geride kalan Osman Aynur var. Şimdi 11 puanda şu anda. Yani Bekir Yücel'e bu galibiyet yetmez. 10 puanda şu anda. Bir galibiyete daha ihtiyacı var en az. 32 turundaki şansı için. Çeyrek finalde zorlayacak. Zorlayacak. Ama bu Serhat Balcı ama burada kazanıp son 16 puana yükselir. O onun için çok büyük bir avantaj oluşturur. 32 özelinde söylüyorsun. Evet. Serhat Balcı çünkü eğer ilk 32'de yer alamazsa Kırkpınar'da güreşemeyecek bir başpehlivan. Yani Osman Aynur'la aynı şekilde değerlendirilmiyor. Kesinlikle, önümüzdeki yıl için. Altın kemer kuşanamadı. Aslında bu anlatmış olduğun talimatlar ve yönetmelik
çerçevesinde Faruk Bulut'tan birçok güreşseverin bilmediği konuları da aydınlatıyorsun. Bu arada tek daldı Feyzullah Aktürk. Her an Arkasına belirye geçebilecek girdi. mi? Bakalım. Feyzullah Aktürk mü kazanıyor? Hüseyin Gümüşalan denilebilecek mi? Feyzullah Aktürk tam bir üstünlük sağlayabilmiş değil. Arkasına geçti. Sağlam bir tutuşu var mı? Dengesini bulamadı. Geniş bekliyor Feyzullah Aktürk. Bakıyoruz. Kulevar'da 21 numara hakem hemen mola istedi. Durdurdu mücadeleyi. İncelenecek. Evet. Ama sanki çayır hakeminin inisiyatifi Feyzullah Aktürk'ün puan aldığı noktasında kuleye bir işareti olmuştu. Bakalım kule VAR'da izleyecek. Doğruysa İşte ekranlarınıza yansıyor. Sen şu anda tek ne daldı. görüyorsun şu anda? Dağıttı. Beline girdi. Tam hakimiyet söz konusu değil şu anda. Çünkü tam hakimiyeti ulaşması gerekiyor. Hayır, ben açık söyleyeyim. Bana da tam hakimiyet. Evet. Tam hakimiyet. Feyzullah Aktürk kazanıyor. Hüseyin Gümüşalan'a üstünlük sağlıyor. Adını bir üst tura yazdırıyor. Feyzullah Aktürk. Demek ki o sağ dizi yerdeydi. Hüseyin Gümüşalan toparlanırken iki eli ve sağ dizi yerdeydi sanırım. Tekrar mutlaka ekranlara gelecektir. Kule hakemleri VAR'dan net bir şekilde çok da defaatçe izlemediler. Sanırım bir ya da iki kez izlediler ve kanaat getirdiler. Demek ki sağ dizi yere değmiş. 3 nokta ve tam hakimiyeti ulaşmış Feyzullah Aktürk. Kule hakemlerinin görüşü ve kararı bu yönde. Kritik bir karardı Feyzullah Aktürk'ün kazandığına hükmetti kule hakemleri. Hüseyin Gümüşalan'ı mağlup ederek adını bir üst tura yazdırıyor Feyzullah Aktürk. Yoluna devam ediyor. İşte tam burada tek kez daha dalmıştı. geliyor ekranlarınıza. Dikkatle takip izliyoruz. İşte iki eli ve dizleri. Hayır, şu anda tam şurası. Evet. Tam şurası. Evet. Bakın şu anda ayağı işte. şu anda dizi yerde. 3 nokta 3 yerde. nokta ve 3 hakimiyet. Belinde de %100 tam arkasında çünkü. Kesin kes Feyzullah burada galip. Yani buna itiraz edecek hal yok. Çünkü yani çok hızlı geliştiği için. Daha nasıl olacak yani? Hakimiyet, tam hakimiyete getiriyorsunuz. Rakibinizi bloke ediyor. Orada Feyzullah Hüseyin Gümüşalan'ı mağlup ederek adını 16'ya yazdırıyor. Çayır'da tek bir mücadele kaldı. Ertuğrul Daldeviren ve Serhat Balcı kozlarını paylaşıyorlar. Feyzullah Aktürk puanını 21'e yükseltti. 2 müsabaka kazanarak ilk 16'da ki yerini koruyor. Tabi Bekir Yücel'in Kemal Şahin'i mağlup etmesi sonrası da belki Ali Hasan Batmaz orada devam ediyor. Hüseyin Gümüşalan 31 puanda kaldı. 29 puanda kaldı. Erkan Taş yoluna devam ediyor. Şöyle ki Kemal Şahin mi Ali İhsan Batmaz mı cevabı bizi arayabiliriz. Eğer Kemal Şahin ilk 8'den düşerse Ali İhsan Batmaz ve Feyzullah Aktürk, tabii Serdar Yıldırım da var işin içerisinde. Bunların arasında müthiş bir ilk 8'de yer alma mücadelesi olacak. Bir sonraki tur birbirleriyle deşleşebilirler. Üçü birden yollarına devam ediyor olabilirler. Heyecan dolu müsabakalar bizleri bekliyor olacak. Hüseyin Gümüşalan ve Kemal Şahin'in ilk 8 şansı zora düştü. Hüseyin Gümüşalan için hayır. Hüseyin Gümüşalan 29 puanda tamamladı şu anda ligi. En yakın rakibi Kemal Şahin 25 puanla ulaştı. Yani 7. sırada. Ali İhsan Batmaz'ın başlarken 21 puanı vardı. 4 puan daha ekledi. 25 puana ulaştı. Hem Hüseyin Gümüşalan'ı, yani şöyle olabilir ancak Ali İhsan Batmaz yanında Serdar Yıldırım, yanında Feyzullah Aktürk yollarına devam ederken bu ikiden fazla olursa ancak Hüseyin Gümüşalan'ı ve Kemal Şahin'i ilk 8 dışına itebilirler. Tek başına olursa bir tanesi o zaman kalacaktır Hüseyin Gümüşalan. Yani Hüseyin Gümüşalan'ın durumu o Kemal Şahin'den biraz daha iyi. Evet. Biraz daha iyi. 3 rakibin birden yoluna devam etmesi durumunda zora düşecektir. Veya 2 rakibin birden yoluna devam etmesi durumunda ilk 8 durumu zora düşecektir. Üçünün Hüseyin Gümüşalan için ihtimali olabilirse olasılığı da var. Yani dolayısıyla evet bu açıdan zor. Ama Ali İhsan Batmaz'la Kemal Şahin'le karşılaştırıldığında
daha bir adım önde olduğunu söyleyebiliriz. Daha rahat olduğunu söyleyebiliriz. Üstteki herkes yoluna devam ediyor. Yusufcan Zeybek hariç. Ali Gürbüz sakatlığı nedeniyle yok zaten. Enes Doğan yoluna devam ediyor. İsmail Balaban yoluna devam ediyor. Orhan Okul yoluna devam ediyor. 8'i değiştirmeyecek gibi dolan. Erkan Taş yoluna devam ediyor. İlk 8'i değiştirmeyecek gibi görünüyor bunlar. İlk 8'de yer almayıp ilk 8'den düşme ihtimaline sahip iki baş pehlivan var. Hüseyin Gümüşalan ve Kemal Şahin. Ve dolayısıyla Ali İhsan Batmaz'ın, Serdar Yıldırım'ın, Feyzullah Aktürk'ün yollarına devam eden bu baş pehlivanların bu son 16 turunda hatta belki çeyrek finaldeki performansları şekillendirici olacak. Mustafa Taş eğer final yapıp ya da birinci olursa ilk 8 şansını güreş severlerimiz oldukça sık sordukları için seni ne kadar güzel söyledin. ama şimdi tabii ilk 8'de Mustafa Taş ilk 16'da da yok zaten şu anda. Yani başlarken son ayağa başlarken Mustafa... birinci olursa o bonusla beraber artı 10 puanla 22 puan alabilir. Şöyle düşünelim hemen. Bir bakalım. Mustafa Taş şu anda zaten 13 puanla başlamış müsabakalara, 22 puana ulaşabilir. Birinci olduğu takdirde. Birinci olduğu takdirde Mustafa Taş 22 puan alabilir. Dolayısıyla hemen şimdi 13'te zaten müsabakalar başlamadan evvel vardı. 35 puana ulaşabilir. 35 puan 8'e taşıyor. Tabii yine şunu da hesaplamak lazım. Hüseyin Gümüş yine alttan gelenlerin, daha yüksek puana sahip olanların, Ali İhsan, şimdi şu ihtimal de var. Bu üçünden Ali İhsan Batmaz'ın, Feyzullah Aktürk'ün, Serdar Yıldırım'ın yollarına yarı finale attıklarını düşün. Mesela bu ihtimal de var. O zaman aldıkları puanlarla Mustafa Taş'a ama finalde yer almaktan başka şans kalmayacak o zaman da. Hatta birincilik. İşte birincilikten dışında başka bir şey kalmayacak o zaman da. Evet, çok güzel tanımladın. Ama en başta genel olarak şunu ifade edelim. Ali Gürbüz zirvede. Sadece şampiyonluk ihtimali olan iki baş pehlivan kaldı. Biri güreşemiyor, sakatlığı nedeniyle Ali Gürbüz ameliyat oldu. Bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz kolundan. Diğeri Enes Doğan. Yusufcan Zeybek yenildi, elendi, şampiyonluk şansını kaybetti Sive Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi'nde. Ertuğrul Dağdeviren'le Serhat Balcı arasındaki müsabaka devam ediyor. 3. turun son karşılaşması bu. Bu müsabakanın ardından son 16 turuna geçilecek. 4. tur müsabakasıyla günü tamamlayacağız. Orada 16 baş pehlivan kozlarını paylaşacaklar. Kazanan yoluna devam edecek. Yarın çeyrek finalde mücadelesini sürdürecek. Yaklaşık 1 saat 15 dakikayı buldu Ertuğrul Dağdeviren ve Serhat Balcı mücadelesi. Serhat Balcı daldı. Ertuğrul Dağdeviren karşıladı. Bir an dengesini bozdu, sonrasında mücadeleye devam ediyor başpehlivanlar. Evet, baş altı pehlivanlarımız selamatlanmak üzereler veriyorlar. Başaltılar davet edildiğine göre sanırım yarım saat sonra da baş pehlivanların son 16 kuralları için anons gelecek. Ama hala çayırda Ertuğrul Dağdeviren ve Serhat Balcı mücadelesi devam etmekte Elmalı Yeşilyayla Er Meydanı'nda. Evet, başarılı pehlivanlarımız selamatlanmak üzere. Şu anda güreş kamuoyu Ali İhsan Batmaz'ın elde etmiş olduğu o galibiyet özelinde çok büyük bir başarı ortaya koyduğunu ifade etmekteler. Hakikaten öyle, kariyeri adına. Yani bu galibiyet mutlaka taşlanmalı Faruk Mutkan. Bu da ancak
Yoluna devam etmesiyle olur. Finaller gününde podyumun en azından bir basamağını ayağına atması gerekiyor. Çünkü bunu hak ediyor bu galibiyetle. Yusufcan Zeybek'i yeniyorsanız değil mi? Şampiyonu yeniyorsanız devamının da beklenmesi gayet doğal. Ama Yusufcan Zeybek'e de ayrı parantez açalım hakikaten Faruk Mutkan. Sezon başından itibaren durdurak bilmeden tüm organizasyonlarda ki özellikle Muğla Seydi Kemer Er Meydanı'nda yağmur altında uzun uzadıya güreşler yaptı. Her organizasyonda terinin son damlasına kadar çayırda kaldı. Yusufcan Zeybek çok yoruldu hakikaten. Şu anda en başarılı başpehlivan aslında. Evet, CV Enerji Türkiye Ağlı Güreş Ligi'nde şampiyonluk şansını son ayakta kaybetti belki ama genele baktığımızda Yusufcan Zeybek en çok final kazanan, en çok kürsüde yer alan, yani en çok yarı finalde yer alan, yani yarı finale kadar sonuna kadar mücadelesini sürdüren başpehlivan Yusufcan Zeybek. Kırkpınar Türkiye başpehlivanı ikinci kez üst üste iyi bir yıl geçiriyor. Yani moralini bozmaması gerekiyor. Ben abisi olarak bunu söyleyebilirim. Şimdi Serhat Balcı daldı. Kafayı biraz dışa çıkarma çabası içerisindeydi. Olmadı. Sanat severlere önemli duyurulur. Moralini bozmaz. Çok profesyonel çünkü. Mental yapısı da çok güçlü. Çok güçlü. Sinan Yıldız, Tulahan Özgül. Çok acele cetvel erken. Ben ustaları, hocaları mutlaka bu doğrultuda var ama ben bir yaşam koçu olarak onun sportif bir koçun da var olduğuna inananlardanım. Çünkü röportaj vermiyor, konsantrasyon noktasında çalışmalarından hiç ödün vermiyor. Yarın mutlaka bir antrenman programı vardır. Öbürsü gün mutlaka vardır. İnanılmaz profesyonel Yusufcan Zeybek. Bu düşüş değil, bu güreşte var olan yenmekte var, yenilmekte var gerçeği. Ertuğrul Dağdeviren yükleniyor ve Serhat Balcı iyi karşıladı. Güçlü bir hamleyle kendisinden çok daha ağır, biraz daha kalıplı Ertuğrul Dağdeviren'i kendi soluna doğru yönlendirdi. Ama bu bölümde Ertuğrul Dağdeviren'in biraz daha aktif olduğunu görüyoruz. Serhat Balcı karşılama çabasında çekti kendisine doğru. Son 32'de var olma adına inanılmaz karakter ortaya koyuyor. Her iki başpehlivan da. Ertuğrul Dağdeviren bakalım ona dur mu diyecek, buraya kadar mı diyecek ya da yolun açık olsun mu diyecek. Evet, başarılı elemanları hemen geçelim sıraya arkadaşlar. Saygıdeğer güreşlerimiz, değerli konuklarımız, bu yıl Allah'ın izniyle 672 kişi yapılan tarihi, geleneksel, en doğru, Yeşilyay'da büyük yağlı pehlivan güreşlerinde Türkiye CV Enerji Yağlı Güreş Ligi'nin son etabı olan Elmalı Büyük Yağlı Pehlivan güreşlerinde şu anda birçok güreşsever mesaj yolluyorlar. Yarın bir aksilik olmazsa Ali Gürbüz'ün şampiyonluk kutlamaları için Yeşilyayla Er Meydanı'nı tıklım tıklım dolduracağız diyorlar ama Enes Doğan'ın da Elmalı Yuvalı Enes Doğan kendi sağ ve serisi önünde bu yılın genç flash başpehlivanı son ana kadar şampiyonluğu kovalayacak. Bu bir gerçek. Tek rakip kaldı zaten kendisi. Şu anda Ali Gürbüz yok. Her şey kendisine bağlı. Yusufcan Zeybek yok. Tüm müsabakalarını kazanırsa şampiyon olabilir Enes Doğan. Ali Gürbüz avantajlı gözükse de ipler aslında Enes Doğan'ın elinde diyebilir misin Faruk Mutkan? Tabii. Şimdi artık ipler onun elinde geçmiş durumda. Aslında hem Yusufcan'ın da hem Enes Doğan'ın da aynı durumu vardı. Bir olabilirdi sadece. Şimdi tek başına kaldı Enes Doğan. Peki bu minvalde hangisinin daha avantajlı da dezavantajlı olduğu noktasında bir öngörüm var mı? Avantajlı olan Ali Gürbüz mü yoksa ipleri elinde bulunduğun Enes Doğan mı? Şu an zirvede olan kim? Ali Gürbüz. O zaman avantajlı olan o. Enes Doğan'ın daha kazanması gereken çok sayıda müsabakası var. Ve zorlu. Ve zorlu müsabakası var. Evet, müsabaka giderek de zorlaşacak. Şimdi şunu gözden kaçırmayalım. Ali 56 puan çıtasını oraya koymuş. Yani bu 56 çıtayı bulmak şu anda Enes Doğan'ın 16 var, 8 var. Çeyrek finali, yarı finali ve final maçı var. Yani bu Enes'in bütün bu maçları geçmesi lazım. Olmayacak bir şey mi?
Olabilir. Yani ihtimaller tabii ki var. tabii ki var. Yani Balıkesir'in Kırklareli'nin başpehlivanı. Ama İsmail Balaban'ın Orhan Okul'un da alttan geldiğini, 16'da yer aldığını hatırlatalım. Bu arada Paralimpik oyunlar devam ediyor. Çok özel bir sporcumuz var değil mi? İbrahim Bölükbaşı. Evet. Hem güreşte ülkemizi temsil ediyor. Avrupa üçüncülüğü var. Hem Olimpiyat de beşinciliği var. Paralimpik oyunlarda da judoda ülkemizi temsil ediyor. Finale yükseldi. Sporcumuz altın madalya mücadelesi verecek. İnşallah alır istiklal. Paralimpik şampiyon olması en büyük dileğimiz. İbrahim Bölükbaşı'na başarılar diliyoruz. Hem olimpiyat oyunlarında hem paralimpik oyunlarda mücadele eden nadir sporculardan biri İbrahim Bölükbaşı. Bunu da ifade edelim. Olimpiyat beşinciliği sanki burun kıvrılabilecek bir dereceymiş gibi düşünülüyor ama öyle bir şey değil. Farklı branşlarda. Yani ve hem de güreşte ve judoda, yani iki farklı branşta. Birbirine evet belki yakınlığı var ama yine de iki farklı branşta hem olimpiyatta ve paralimpikte yer alan çok az sporcu olduğunu biliyorum. Yani tam sayısını bilmiyorum ama çok az sporcu olduğunu biliyorum. İşte İbrahim Bölükbaşı o özel sporculardan biri. Olsa bile daha çok aynı branşta olabiliyor. Mesela atıcılık dalında var mesela diyelim ki. Hani hem atıcılıkta hem olimpiyatta hem paralimpikte yer alanlar. Onu iyi hatırlıyorum. Ama iki farklı branşta yer almış çok az sporcu var. Ülkemiz nezdinde değil, uluslararası alanda diyorsun. Tabii canım, ben ondan tüm olimpiyat tarihi boyunca, tüm paralimpik oyunlar tarihi boyunca. Şu anda çok durağan bir güreş aldı, soluklanıyorlar ama derken Paçayadan yakaladı uzandı. Serhat. Sonra Ertuğrul Dağdeviren de ulaştı. Dıştan kazık yakaladı birden Serhat Balcı. Şimdi bir an dengesini bozdu. Atma çabası içerisindeydi. Çok cesur bir hamle ama boyundurukla sağlam karşıladı. Şimdi koltuk altından geçebilir mi? Buna izin verecek mi? Paçadan ya da kasnaktan bir hamlesi olacak mı? Uzaklaşıyorlar. Adeta Serhat Balcı tam bir özgüvenle Ertuğrul Dağdeviren'in boyunduruk atacaktı neredeyse. Ve sağ bacağından sol koltuk altına yöneldi. Bu da çok aslında gözlemlediğimiz bir hamle değildi. Oradan boşluğa düşürebilirdi ama çok güçlü ayaklara sahip Ertuğrul Dağdeveren, evet. Fiziği gereği. Evet. Zaten. Serhat Balcı adeta inadıyla müsabakayı bu noktaya getirdi. Kura çekimleri için ısrarıyla. Baş pehlivanlar kura çekimleriniz için çok acele meydandaki yerlerinizi alınız. Artık müsabakanın her an bitebileceğine hakemler de kanaat getirdiler herhalde. Öyle olacak ki başpehlivanlık için kura çekimi anonsu yapıldı. Eğer Serhat Balcı için bu turda galip gelse bile son 16'da bu yorgun haliyle de pek şansı kalmayacak gibi geliyor bana ama bir yerden sonra mental olarak bir kırılma yaşayabilir mi bilmiyorum. Çünkü 16'da en azından kendini çeyrek finale atması gerekiyor sanırım. Son 32 skalasının, puan skalasında yer bulabilmek için. Hemen bu müsabakayı kazanıp son orada kaldığını varsayalım. Onun üzerinden gidelim. Evet. Şu anda Serhat Balcı zaten ilk 32'deki yerini almış durumda. 16 puanı var. 4 puan, hayır 14 puanı var. Burada kazanırsa 16 puana ulaşacak. Ünal Karaman yoluna devam ediyor mu? Hayır. Yıldır'a yakın yoluna devam ediyor mu? 16'dan itibaren sayıyorum. Evet. Hayır. Mehmet Yeşileşil. Hayır. Mustafa Doğan Özkaya. Hayır, o da devam etmiyor. Yıldıray Pala elendi. Ertuğrul evet. Dağdeviren elemiş olacak. Furkan Durmuş Altın yok. Hayır, elendi. İsmail Koç var. Evet. Kürşat Şevki Korkmaz elendi. Dolayısıyla neredeyse 32 turu garantileniyor. Yani buradan bunu galibiyetle. kazanırsa. Bu yüzden bu kadar direniyor zaten. İnadıyla evet. mücadelesini sürdürüyor. Israrıyla mücadelesini sürdürüyor. Yani daha yukarıya çıkma ihtimali bile var ama geriye kalma. Şimdi arkasından kendisine yetişebilecek durumda olabilecek var mı? Onlara bakalım. Mustafa Taş onu yakalayıp geçebilir. Zaten üzerinde düzeltiyorum. Serhat Balcı'ya geçebilecek olanlar. Mustafa Batu yoluna devam ediyor mu? Yok, hayır. Hayır.
Yunus Emre Yaman devam ediyor. Fatih Atlı yok. Hayır. Osman Aynur yok. Mustafa Arslan Zaten yok. yok. Devamına bakalım. Yalçın Üncül kazandı. Evet. Ali Yanatma kaybetti. Yani Özkan Yılmaz devam ediyor. Geçme ihtimali var ama hepsi birden mi geçecekler? Mümkün değil. Bir de o taraftan düşün. Yani olmak ya da olmamak adına Evet, son bu 32. müsabaka 32'de Serhat Balcı'yı 32'de tutacak. Yani ben federasyon başkanımızı bir kez daha tebrik ediyorum. Hakikaten öyle bir CV Enerji Yağlı Güreş Ligi'nin dizaynı yapılmış ki ilk 8, ikinci 8 olan 16, 24, 32 ne kadar kıymetli olduğunu o rekabet özelinde o torbaların ayrı ayrı önem ve ehemmiyetini ve son ana kadar ki CV Enerji Yağlı Güreş Ligi'nin o 5 etabının sonunda Elmalı'nın gerek misyonu ve popülaritesinin birleştirme noktasında da burada çok güçlü bir organizasyon olarak ortaya çıkıyor. Ya bu demek oluyor ki 2025 yılında Elmalı'ya kadar artık yaşanacak o 5 ayrı serüvenin tamamının anlamı burada netlik kazanıyor. Evet. Bu arada kura çekimi yapılıyor. Başladı. 7 numara Orhan Okulu. İlk kura çekimi Orhan Okulu 7 numarayı çekti. Onu da takip ediyoruz bir taraftan. İki numara Mustafa Taş. Serhat Gökmen geliyor. Bir buçuk saati buldu. Ertuğrul Dağdeviren ve Serhat Balcı mücadelesini. 13 numara Serhat Gökmen. İsmail Bağlanan geliyor. Başpehlivan güreşlerinde Ertuğrul Dağdeviren ile Serhat Balcı arasında geçen müsabakada Ertuğrul Dağdeviren başpehlivan'a ikinci ihtar verilmiştir. Bu durumda Serhat Balcı ve Ertuğrul Dağdeviren'in ikişer ihtarı vardır, bilgilerinizi arz olur. Top 1 numara. Artık her an her şey olabilir. İsmail Balaban. ...11 numara. 14 numara Enes Doğan, Serhat Gökmen. Zorlu bir müsabaka bekliyor. Şampiyonluk adayını Enes Doğan'ı. 12 numara Özkan Yılmaz İsmail Balaban'la eşleşti. Az önce hesapladığımız ilk 32 hesapları içerisinde Özkan Yılmaz var ama zorlu bir rakibi de var son 16 turunda. 10 numara Alisan Batmaz. Yunus Emre Yaman provasını çıkıyor. 8 numara Yunus Emre Yaman. Yunus Emre Yaman'la Orhan Okulu eşleştiler. Hamza Özkaradeniz 47. sırada girdi. Ve Hamza Özkaradeniz'de Bekir Eryücel karşı karşıya geldiler. Şimdi her ikisinin içinde hedef tabii Hamza Özkaradeniz'in işi çok zor. 3 puanı vardı sadece. 7 puana ulaşmış durumda. Önünde çok rakibi var ve yoluna devam eden rakipler var. Bekir Eryücel onların arasında. Evet, 15 numara İsmail Koç. Yalçın Öncül kurasını çekiyor. Bu arada 4 numara Yalçın Öncül. tek daldı. Şu anda Boyundurukta tuttu. Bir an bacağa doğru da bir hamle. Çok güçlü ayaklara sahip. Ertuğrul Dağdeviren de vazgeçmiyor. Serhat Balcı da vazgeçmiyor. Erkan Taş'la Yalçın Üncül karşı karşıya gelecekler. Bu arada bakalım Feyzullah Aktürk'ün rakibi Mustafa Taş mı olacak yoksa İsmail Ali İhsan Koç mu? Batmaz mı? Ali İhsan Batmaz da olabilir.
Mustafa Taş, Feyzullah Aktürk. Çok zorlu eşleşme. Harika bir müsabaka bizi bekliyor. Ertuğrul Dağdeviren güreş alanının dışına kadar taşlı mücadele, geri dönemiyor şu anda. Yoruldu. Mustafa Taş ilk 8 atabilecek mi kendisini? Feyzullah Aktürk yine aynı şekilde ilk 8'de adını yazdırabilecek mi? Ali İhsan Batmaz'ın rakibi de Serdar Yıldırım oldu. Serdar Yıldırım, Ali İhsan Batmaz mı? Ne müsabaka ama. Evet. ...16, evet. Serhat Balcı ya da Ertuğrul Dağdeviren. Kim kazanırsa rakibi İsmail Koç olacak. Ve İsmail Koç için de bence avantajlı bir kura olacak. Yaklaşık 1,5 saattir güreşen bu ikiliyle karşılaşacak. Ama bir İsmail süre Koç. dinlenmesine izin verilecek kuşkusuz. Tabii ki 10 dakika dinlenme süresi var. Başpehlivanlar müsabakalarında Ertuğrul Dağdeviren ve Serhat Balcı arasında geçen müsabakada Ertuğrul Dağdeviren izinsiz su aldığından dolayı sarı kart cezası verilmiştir. Bilgilerinize arz oldu. Başpehlivanlarımızın 4. tur kura çekimleri arz ediyor. Feyzullah Aktürk, Mustafa Taş ile Erkan Taş, Yalçın Özgür ile Hamza Özkaradeniz, Bekir Ergüzel ile Orhan Okulu, Yunus Emre Yaman ile İşte ekranlarınıza yansıyor 4. tur eşleşmeleri. Feyzullah Aktürk, Mustafa Taş, Erkan Taş, Yalçın Üncül, Hamza Özkaradeniz, Bekir Eryücel, Orhan Okulu, Yunus Emre Yaman, Serdar Yıldırım, Ali İhsan Batmaz, İsmail Balaban, Özkan Yılmaz, Serhat Gökmen, Enes Doğan ve İsmail Koç. Ertuğrul Dağdeviren, Serhat Balcı galibi. Son 16 turu, 4. tur eşleşmeleri ekranlarınıza yansıyor. Bölünmüş ekranımızda işte bir tarafta kura çekimini, diğer tarafta Serhat Balcı, Ertuğrul Dağdeviren müsabakasının ekranlarınıza Paçalara yansıtıyoruz. çok güçlü yakaladı Serhat Balcı. Dış kasnakta Ertuğrul Dağdeviren. Sonuç alınabilir mi? Şimdi yükleniyor. Ertuğrul Dağdeviren daha sağlam tuttu bir an. Paçayı kaçırınca hemen uzaklaştı Serhat Balcı. Bunu bir kez daha deneyecek mi? Evet, denerse zaten çözülmeye doğru gidecek güreş. Yine paçaya hamlesi söz konusu. Serhat Balcı'nın sağ eliyle ...1 saat 34 dakika. Dile kolay Faruk Butkan. 1 saat 34 dakika. Şu bir gerçek, bu güreş iddiayla bitmez. Diskalifiye olmaz. Galiba öyle olacak gibi duruyor. Kule hakemleri asla bu vebale girmezler. Zaten sabırları da bu doğrultuda. Serhat Balcı, Ertuğrul Dağdeviren müsabakası. CV Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi'ndeki her müsabakanın ne kadar büyük bir öneme sahip olduğunun net ifadesi. Kesinlikle. 1 saat 36 dakika geride kaldı. Müsabakada halen iki güreşçi de birbirine üstünlük sağlamak için kıyasıya mücadele ediyorlar er meydanında. Biz de sıklıkla sizlere CV Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi'nin, lig organizasyonunun Kırkpınar'ı çok yakından ilgilendirdiği için ilk 8'de yer alanlar seri başı olacak. İlk 32 Kırkpınar'da doğrudan mücadele edecekler. Anı anına olabilecek tüm değişiklikleri sizlere aktarıyoruz. Lig organizasyonunun gereği de budur. Ve
sen bu puan skalalarını tek tek konuşurken pehlivanların da bu puan skalasına göre nasıl hazırlandıklarını, stratejilerini müsabakaya nasıl adım adım safha safha döktüklerine de şahit oluyoruz. İşte aslında Serhat biz Balcı, bunları anlatıyoruz. Evet. İşte Serhat Balcı da bu örneği veriyor. Gerçekten de çok, benim Serhat Balcı'nın son dönemindeki en dirençli müsabakası olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Evet, baş pehlivanlarımız biraz acele edelim lütfen. Atasporumuz yağlı güreşin sadece bir yağlı güreş ve cüsseli pehlivanların yenilip ya da yenerken yapılan bir spor organizasyonunun dışında stratejik, teknik, sporculuk karakteri, fair play, birçok anlam ifade eden ritüelleri de ortaya koyduklarını da gözlemliyoruz. Hedef doğrultusunda hareket etme, o hedefe ulaşırken ki geçilen merhaleleri hesaplama, bunlar sadece kol kasıyla yapılacak işler değil. Beyin kası da gerekiyor. Çok güzel tanımladın. Hakikaten tam da ifade etmiş olduğun gibi. Evet, baş pehlivanlarımız, koçiler, hemen sıraya geçelim. Neredeyse baş pehlivanlar Ertuğrul Dağdeviren Serhat Balcı müsabakası bitmeden salavatlanacaklar. Eşleşmeleri az önce ekranlarınıza yansıtmıştık. Çok dikkat çekici karşılaşmalar olacak. Son 16 turunda 4. turda Feyzullah Türk Mustafa Taş müsabakası onlardan biri. Enes Doğan Serhat Gökmen'le karşı karşıya gelecek. İsmail Koç rakibini bekliyor. Ertuğrul Dağdeviren mi, Serhat Balcı mı? Evet, baş pehlivanlar. Özkan Yılmaz için 32 arasını, son 32 adını yazdırma yolunda çok önemli müsabaka olacak. Rakibi İsmail Balaban. Ali İhsan Batmaz ilk 8 iddiasıyla mücadele edecek. Rakibi Serdar Yıldırım, onun da ilk 8 iddiası var. Erkan Taş ilk 8'de, Yalçın Öncül 32'ye girme müsabakası içerisinde olacaklar. Herkesin bir hayali var. Her müsabakanın bir hedefi var. Müthiş bir müsabaka, müthiş müsabakalar bizleri bekliyor biraz sonra. Hakikaten son 16 acayip kıran kırana kapışmalar olacak. Bir kez daha daldı Serhat Balcı, Ertuğrul Dağdeviren düzeltiyorum. Serhat Balcı yine boyundurukla karşıladı. Ama dıştan bir kazık belki gerekir burada. Ertuğrul Dağdeviren biraz daha uzun koluyla avantajlı pozisyonda oluyordu bu şekilde. Orada tutarak rakibini başka bir hamle yapmasına izin vermiyor. Kasnağı da yakalamış durumda dizleri üzerinde. Şu anda Ertuğrul Dağdeviren kasnağı sağlam yakalamış durumda, sağ eliyle Ertuğrul Dağdeviren sürüyor. Geri adımlamasını sağladı, sonrasında da kurtardı Serhat Balcı. Evet, baş pehlivanlar, koçiler, haydi aslanlar. Son 16'daki çarpışmalar inanılmaz derecede olacak. Bunu pek söylemekten imtina ediyorum ama inşallah sakatlık yaşamazlar. Çünkü hepsinin belirli safhalarda hedefleri var. Bu hedefler doğrultusunda kıran kırana, nefes nefese, soluk soluğa bir son 16 kapışması ve yarınki finallere kendilerini atabilmek için tüm pehlivanlık ve sporculuk karakterlerini ortaya koyacaklar mücadele özelinde. 4. turun için hazırlıkları yapıyorlar. 4. tura giden baş pehlivanlarımıza bir moral alkışı yapar mıyız diye alkışlar. Paçaya doğru bir hamlesi söz konusu.
Ertuğrul Dağdeviren Serhat Balcı müsabakası devam ediyor. Bir gözümüz onda olacak. Diğeri ise Fatih Atan'ın röportajında. Söz sende Fatih. Teşekkürler. Saha içindeyiz. Başpehlivanlığın bir taraftan 3. turu devam ederken bir taraftan 4. tur hazırlıkları da başladı. Hatta 2 tur aynı anda güreşler yapılacak diyebiliriz. Çok değerli bir konuğumuz var. Elmalı Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Aydın'la beraberiz. Öncelikle yayınımıza hoş geldiniz. Gerçekten benim ilk defa gördüğüm bir durum oldu. Bir tur devam ederken öbür tura başladık. Neler söyleyeceksiniz? Çok kıran kırana güreşler geçiyor. Aynen. Sayın Ata şöyle, bu elmalı güreşlerin önemini arz ediyor. Çünkü elmalı güreşinde ruhu her zaman farklıdır. Elmalı güreş alanının, güreş sahasının. İnanın çocuklar bak 2 saattir güreşiyorlar. Burada artı puan almak için, seneye Kırkpınar'ın kaderini belirlemek için güreşiyorlar. O da işte bu güreşlerin uzun sürmesi bu elmalı güreşin önemli demektir. Ben şunu söylemek istiyorum. Biz bir aydır gecemizi gündüzümüzü buraya kattık. Bütün belediye personelimize beraber inanın gece gündüz her gün özellikle kendim 12-1'den önce güreşin kontrolünü sağlamak için, güzel bir güreş izletmek için seyircilerimize, güreşçilerin güzel bir burada güreş yapmaları için bütün olanakları sağlamaya çalıştık. Gerçekten bugün de çocuklar hakkını verdi. Güzel güreşler oldu. Buradan tabii federasyon başkanımızın da etkisi, katkısı çok burada önemini bu yıl daha çok artman. Ligin finali olmasının, artı puan, bütün boyların ilk ikinin burada bir üst tura çıkması, baş altının başa çıkması gibi kurallar var. Bu da bizim elmalı güreşlerin öneminden dolayı kalitesinin üzerine kalite katmıştır. Biz geçen yıl katılmadık. Lige katılmadığımızın amacı işte biz Kırkpınar'la eşdeğer olmazsak bile bir alt olalım. Yani bir farkındalığımız olsun dedik. Bu yıl da sağ olsun federasyon başkanımız bizi kırmadı. O da kendi memleketi zaten. Bu yüzden ligin finalini burada belirledik ve artı 10 puanla bugün kimin birinci olacağı, bütün boylarda kimin birinci olacağı belli değil. Yarın yarı finale kadar belli olmayacak. Bu da ne kadar güzel bir iş yaptığımızın göstergesidir. Serhat Balcı 3. tur karşılaşmasını kazandı ve son 16 turuna ismini yazdırdı Serhat Balcı. Bir taraftan da güreşçiler anons edilmeye başladı. Bugün hava kararmaya yaklaştı. Muhteşem güreşler var. 8.30'u buluruz gibime geliyor. Zaten öyle bir beklentimiz vardı. Hazırlıklıydık zaten, stadın ışıklarını yaktık. Yani 8.30-9 gibi biter diye düşünmüştük. Yani 8.30 diye biter diye düşünüyorum. Bu hazırlıklarımız zaten ona göre yapılmıştı. Bu da inşallah yarına ilk 8'ler kalıyor ya her boyda. İlk 8'deki herkesin yarın lig şampiyonluğu olma olasılığı olduğu için yarınki güreşlerimiz daha güzel olacak. Daha iddialı olacak. İnanın zaten burada özellikle başaltı ve büyük ortada kıran kırana güreşler. Başta zaten öyle. Kırkpınar'ın baş belonu yıkıldı inanın. Az önce burada Yusufcan yıkıldı. Bu nedir? İddialı bir güreşler olduğu için alttan gelen gençler Enes Doğan gibi, Ali San Batmaz gibi isimler artık ambargo koymaya başladılar. Bu da bunun güreşlerin güzelliğinin, kalitesinin arttığı anlamına geliyor. Çok teşekkürler. Başpehlivanlığın 4. turu başlıyor artık. Ben de çok teşekkür ederim. Ben buradan sizin aracınıza seslenmek istiyorum. İnşallah yarınki güreşlerimize televizyon başında olsa, burada seyircilerimiz olsa herkesi bekliyoruz. Kıran kırana güreşler olacak. Bunun sözünü verebiliriz. Elmalı Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Aydın'la beraberdik. Çok hızlı bir şekilde havanın kararmasından da dolayı artık karanlık çökmeden önce hızlıca başpehlivanlar 4. tur için salavatlanmak için çayırdalar ve maçlarını anlatmak için sözü Faruk Unutkan'a bırakıyoruz. Teşekkürler Fatih Ata. Harika müsabakalardı gerçekten de. Ama belki daha zorlu, daha kıran kırana geçecek bir başka müsabaka grubu bekliyor. Serhat Balcı müthiş bir galibiyet elde etti Ertuğrul Dağdeviren karşısında. Hedef doğrultusunda çok dirençli bir performans ortaya koydu Serhat Balcı. Adını 4. tura yazdırdı. Çok değerli 2 puanın sahibi oldu. 32 yolunda doğrudan Kırkpınar'a katılma yolunda eğer o doğrudan katılma hakkı elde edemezse Serhat Balcı Kırkpınar'da yer alamayacak. Kurallar gereği 43 yaşında çünkü ve Kırkpınar'da altın kemer kuşanmışlığı yok. Bu yüzden son derece önemliydi. Bu tür pehlivanlık karakteri en üst seviyede olan bir baş pehlivanı Kırkpınar'da izleyememek, anlatamamak Türk güreşi için aslında bir kayıptı. 1 saat 45 dakikayı süren
mücadele sonrasında kazanan Serhat Balcı oldu. İşte Serhat Balcı'nın yenişi bir kez ekranlarınıza geliyor. Kasnaktan iyi yakalamış aslında Ertuğrul Dağdeviren ama paçadan da sağlam bir tutuşu var Serhat Balcı'nın. Sonrasında işte yükleniyor. Bastırarak kazanıyor. Ertuğrul Dağdeviren'i mağlup ediyor Serhat Balcı. Kırkpınar'a tutunabilme paça ve kasnak hamlesiydi bu. Hakikaten büyük bir şampiyonsun, büyük bir sporcu karakterisin Serhat Balcı. Ertuğrul bir de orada payanda da yapmış çok rahat. Dördüncü turdaki eşleşmeleri hatırlatalım. Feyzullah Aktürk, Mustafa Taş, Erkan Taş Yalçıncül, Hamza Özkaradeniz, Bekir Eryücel, Orhan Okulu, Yunus Emre Yaman, Serdar Yıldırım, Ali İhsan Batmaz, İsmail Balaban, Özkan Yılmaz, Serhat Gökmen, Enes Doğan ve İsmail Koç, Serhat Balcı. İsmail Koç'la Serhat Balcı karşı karşıya gelecekler. Serhat Gökmen, Ali Gürbüz'le birlikte şampiyonluk şansına sahip Enes Doğan'la karşı karşıya gelecek. Hareketli bir müsabaka bizleri bekliyor diyebiliriz. O karaktere sahip iki baş pehlivan kozlarını paylaşacaklar. Serhat Balcı bir süre dinlenecek çünkü az önce karşılaşmayı bitirdi. O nedenle 10 dakikalık en az dinlenmesi var. Yine bu yarışmada Antalya Burnuca'da faaliyet gösteren genç iş kadını Sayın Mimar... O dinlenme ona yeter mi yetmez mi bilmiyorum ama kendisini son 32'nin içerisine attı kanaatindeyim ben. Serhat Balcı'nın. Öyle görülüyor. İşte evet. Serhat Balcı ekranlarınızda. Çok yorulmuş. Helal olsun. Doğru yeni sordular. Antalya. Korkuteli Sımandır dedim. Altın kemerini sordular. Yıl 1988 dedim. En yüce emanetini sordular. Baş pehlivan Ali Gürbüz dedim. Adını sordular. Küçük cüssesine rağmen yapmış olduğu güreşlerle Antalyalıların, güreş severlerin gönlünde tat kuran ölümsüz baş pehlivan Recep Gürbüz dedim. Allah Allah. İllallah. Muhammedur Resulullah. Baş pehlivanlarımızın 4. turuna. O öpüles elleri hazırlayalım. Hep beraber alkışlarla diyelim maşallah. Allah derman versin. Başpehlivanlık 4. turunda. Başpehlivanlar er meydanına salındılar. Gözler Serhat Gökmen, Enes Doğan mücadelesinde olacak. Enes devam mı, tamam mı diyecek. Bu karşılaşma Ali'nin kaderinde belirleyecek karşılaşma diyebilirim. Enes Doğan kaybederse Ali Gürbüz şampiyonluğunu garantileyecek. Sivi Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi'nde. Enes Doğan kazanırsa final gününde mücadele etmeye hakkı elde ederse işte rakibi Serhat Gökmen yoluna devam edecek, şampiyonluk şansını sürdürecek. Ali Gürbüz Manavgat Belediyesi Başpehlivanı, Serhat Gökmen de Manavgat Belediyesi Başpehlivanı. Dolayısıyla Sivi Enerji Yağlı Güreş Ligi'nin şampiyonluk kemerinin Manavgat Belediyesi'ne gelebilme noktasında şu anda acayip bir sorumluluk taşıyor Serhat Balcı. Bakalım son 16'da gün sonunda nasıl bir hikaye anlatacağız? Enes Doğan tamam mı devam mı ya da yarın burada Ali Gürbüz'ün şampiyonluk kutlamalarına mı sahne alacak? Tarih günlerinden birini yaşıyor. Bugün ve yarın yaşayacak. Elmalı Yeşil Yayla Er Meydanı. Faruk Mutkan. İşte bu detaylar için buradasın. İyi ki varsın Recep Tosun. Teşekkürler. Evet. Enes Doğan ekranlarınızda.
Enes Doğan'ı da kutlayalım. O da genç kabiliyet, adını yazdırdı. Geçen hafta Kurtdere'de baş pehlivan oldu. İşte şimdi tesadüf gelmediğini gösterdi ve ligde zirveyi zorlayan bir isim. Daha bu yıl başpehlivanlığa mücadele etme hakkı elde etmiş. Kırkpınar'dan bu hakkı elde etmiş bir güreşçi Enes Doğan. Dikkat çekici bir performans ortaya koyuyor. İyi bir başpehlivanlık kariyeri başlangıcı yaşadığını söyleyebiliriz. Orhan Okulu Mehmet Yeşil'i mağlup etti bir önceki turda. Evinde, mekanında kazanmayı amaçlıyor bir kez daha. Bu defa Yunus Emre Yaman'la karşı karşıya gelecek. Orhan Okulu. Yunus Emre Yaman, Ordu'da Çatalpınar Sarıçiçek Yaylası yağlı güreşlerinde birinci olmuştu. Son olarak da Akyazı Akbalık yağlı güreşlerinde Serdar Yıldırım'ın finaldeki rakibiydi, ikinciydi. Ve İsmail Balaban. Özkan Yılmaz için son derece önemli bir müsabaka. Özkan Yılmaz burada kazanıp ilk 32 iddiasını sürdürme amacında olacak. Şu anda 11 puana sahip. Kazanırsa 13 puanla 32'deki yerini alabilir. Yakın rakipler arasında yoluna devam eden sadece Yunus Emre Yaman var. Evet. Fatih Atlı, Osman Aynur'u, Mustafa Arslan'ı geride bırakma fırsatına sahip. Son derece zorlu bir karşılaşma olacak İsmail Balaban Özkan Yılmaz karşılaşması. Mustafa Taş için de hani soruyor ya izleyicilerimiz, ilk 8 şansı var mı diye. Evet var ama bir hayli geriden gelip bu şansı yakalayıp o finalde alınacak ekstra 10 puanı hanesine yazdırarak gözünü oraya dikmiş zaten. 8'e adını yazdırabilir. Bu ihtimal elbette ki söz konusu. Tüm detayları sizlere aktarıyor olacağız. Mustafa Taş ekranlarınızda. Recep, beni burada dikkatimi çeken bir karşılaşma daha var. Erkan Taş, Yalçın Üncül karşılaşması. Bu da bugün 16'da dikkatle izlenmesi gereken bir karşılaşma gibi görüyorum. Tabii Erkan Taş için 8 iddiası var ki bir hayli önde bu iddia için, 34 puana sahip şu anda. Yalçın Öncül de 32 için direniyor. Erkan Taş bakalım onun o umudunu kıracak mı? Hayaline şu anda Yalçın Öncül kendisini ilk 32'ye atmış durumda. Sağlamlaştırma amacıyla kazanmak isteyebilir. Tabii alacağı sonuca ve rakiplerin sonuçlarına bağlı olarak da 32'de kalabilir. Bu arada Ahmet Taşçı ustamız da Erkan Taş özelinde eğer sonuca odaklı kendini geliştirirse çok güçlü bir yapıya sahip olduğunu ifade etti. Ahmet Taşçı ustamız kimi işaret ettiyse mutlaka bir sıçrayış ortaya koyuyorlar ki Enes Doğan'ı geçen yıl işaret etmişti. Ahmet Taşçı ustamız yaşayan efsane. Cumhuriyet tarihinin 2 altın kemerli ebedi sahibi başpehlivanı. Benim de ustam, büyük gururla söylüyorum. Son ona da sevgilerimizi altın kemerin gönderelim. sürekli sahibi. Son olarak o bu başarıya imza atmıştı. Faruk, Ahmet Taş'a da buradan TRT adına sevgilerimizi yollayalım. Ona da emeğimiz var. Birçok final maçını anlattık. Altın kemerlerin ebedi sahibi olduğu karşılaşmaları TRT ekranlarında Türk seyircisine sunduk. Ahmet kardeşimize de sevgilerimizi, saygılarımızı gönderelim. Serdar Yıldırım ve Ali İhsan Batmaz aynı puan skalasındalar. 21-21, yani birbirlerini şu anda ekarte edebilmiş. Çok dengeli bir kura çıktı. Yani hakikaten bu çayırda acayip bir adalet dağıtımı var. Yani uhrevi anlamda çekilen kuralların hepsi birbirlerini kendi pehlivanlık karakteriyle sonucu tayin eden bir kura eşleşmesi söz konusu oldu. Tabii Serdar Yıldırım 24 puandı bu arada, düzeltelim. Ali İhsan Batmaz da 24 puana ulaştı. Kemal Şahin'i geride bıraktı. İlk 8'e adını yazdırmış durumda. 24-24 ikisi de. 24-24 ikisi de. Tabii herhalde Serdar Yıldırım yanar
Kurtdereli'de ve hatta Şahin Bey'de ilk turda kalmasına yanar. Geçtiğimiz yıl daha yüksek bir performans ortaya koyarak Kırkpınar'da seri başı olma şansı elde etmişti. İlk 8'deydi Serdar Yıldırım. Müsabakalar başladı. Günün son turu, son müsabakaları bu. Dörtlü ekranımızda İsmail Balaban, Özkan Yılmaz, üstte solda Serhat Gökmen, Enes Doğan. Enes Doğan açısından son derece önemli. Şampiyonluk için yoluna devam etme yolunda mutlaka galip gelmeli. Ama Recep Tosun az önce net bir şekilde vurguladı. Manavgat Belediyesi'nin güreşçisi Ali Gürbüz şu anda şampi konumunda. Enes Doğan'ın başpehlivan olarak şampiyonluk alma CV Enerji Türkiye Ağlı Güreş Ligi'nde şansı var. Serhat Gökmen de Ali Gürbüz'ün takım arkadaşı. Hani burada bir takımdaşlık söz konusu olursa hiç şaşırtmaz. Çok zorlu bir müsabaka bizleri bekliyor. Orhan Okulu Yunus Emre Yaman karşılaşmasını nasıl değerlendiriyorsun? Orhan Okulu 7'de 7 yapma hedefiyle yola çıktı. Yunus Emre Yaman'a çok ters gelen bir başpehlivan. Çünkü paça kasnağı güreşinde çok direnemeyen bir başpehlivan Yunus Emre Yaman. Puanlama en büyük onun özelliği, tıpkı Feyzullah Aktürk gibi. Bakalım tempolu bir Orhan Okulu karşısında güreşi puanlamaya taşıyabilecek mi ihtarlar almadan? Feyzullah Aktürk Mustafa Taş müsabakası için de benzer cümleler kurulabilir o halde. Daha stabil geçeceği kanaatindeyim. Çünkü ikisi de durağan. Özellikle Mustafa Taş kendi çekim alanına yaklaştığında sonuca odaklı hamleler yapan bir başpehlivan. Çok sabırlı, çok dirayetli. Durarak değil, bekleyerek ve doğru zamanda hamleler yaparak sonuca ulaştığını Kırkpınar'da beraber anlattık. Dolayısıyla yağlı güreş stratejisinde bir uzman diyebiliriz. Her müsabaka özelinde ayrı ayrı stratejik hamleler ortaya koyan bir başpehlivan Mustafa Taş. Puanlamada da Feyzullah Aktürk'ün çok önde olduğunu bildiği için bakalım nasıl bir güreş karakteri ortaya koyacak. Ben de merak ediyorum Faruk Mutkan, açık söyleyeyim. Burası kapalı kutu. Tahmin edildiği gibi Serhat Gökmen Enes Doğan karşılaşması çok hareketli başladı. Sanki adeta her iki başpehlivan da doğrudan sonuca gitme amacındaymış gibi görüyor. İşte Serhat Gökmen bir an dengesini bozdu. Kasnaktan çekti, kaldırdı. İnanılmazdı. Osman Aynur'u Balıkesir'de aynı şekilde Kurtdere'de yenmişti Enes Doğan. Ama Serhat Gökmen çok iyi toparlandı Enes Doğan'ın o hamlesinde. Enes Doğan yükleniyor. Acayip karşılık verme çabasında. Acayip çarpışma var sağ üst kadrajda. Müthiş. Bu arada İsmail Balaban üstte, Özkan Yılmaz altta. Ensesinden bastırdı. Serhat Balcı için dinlenme süresi tamamlandı. 4. tur müsabakasına çıkacak İsmail Koç'la karşı karşıya gelecek. Bir an paçadan yakalamıştı Feyzullah Aktürk ama Mustafa Taş kolay sıyrıldı. Yükleniyor Enes Doğan. Kasnağı çok çabuk yakaladı. En büyük özelliği. Çok iyi sarmalıyor rakiplerini. Fakat hava da bayağı serinledi. Güneş battı. Şu anda Elmalı klasiği. Antalya merkez cayır cayır yanarken burası esintili, püfür püfür. Elmalı Yeşilyayla Er Meydanı adı üstünde. Bu hava şartlarında tabii ki daha sabırlı ve özellikle puanlamalarda iyi olan güreşçiler daha metanetli duruş ortaya koyacaklar gibi. 28 santigrat derecede hava sıcaklığı. Tabii şu da sanki düşünülebilir ya, evet serin hava işte daha iyi güreş ortaya koyabilir diye düşündürebilir ama biz pehlivanların yakıcı havayı sevdiklerini biliyoruz. Bu arada yakalamış durumda bacaktan şimdi. Görebildiğim kadarıyla Feyzullah Aktürk ama sonrasında bıraktı. Orhan Okulu da İsmail Balaban da rakiplerini yerde tutuyor bastırarak. Sonuca gitme çabasında dış kazıkta iki başpehlivanda hem Orhan Okulu hem İsmail Balaban. Enes Doğan'ın biraz daha aktif güreştiğini görüyoruz. Serhat Gökmen de iyi karşılık veriyor. Çift el kasnaktan asılma çabasında Enes Doğan Torapaça'ya yöneldi. Direksiyonu eline almış durumda senin de sevdiğin ifadeyle. Bu arada Mustafa Taş baskısını hissettirdi Feyzullah Aktürk'e. İşi puanlamaya kadar götürmek istemiyor. En azından bir ya da iki ihtarı hanesine yazdırmak istiyor. Mustafa Taş'ın güreş taktiği ortaya çıktı. Daha çok ayaklarını vererek, çalıştırarak rakibi Feyzullah Aktürk'ü yorarak puanlama evresine
geçiş planlıyor. Belki yakaladığında da, eğer yakalayabilirse tabii ki, oyun ya da oyunlarla Sırtaş'a yeniş arayışı içerisinde olabilir Mustafa Taş. Oturarak Yunus Emre Yaman savunma yapma çabası içerisinde Orhan Okulu karşısında. Orhan şöyle yaydı ve sonrasında dış kazığı vurdu yine. Hareketli karşılık verme çabası Yunus Emre Yaman'dan. İyice ensesinden bastırdı Orhan Okulu. Uzaklaştırıyor Enes Doğan. Serhat Gökmen'i kendisinden. Bir kez daha Kasnağa yöneldi. Bu defa vermedi Serhat Gökmen. Mustafa Taş yükleniyor. Enes Doğan Mustafa hakikaten Taş yükleniyor. Evet. Bu her zaman karşılaştığımız bir durum değil. Genellikle karşılayan konumundaki Mustafa Taş bu defa Feyzullah Türk'ün üzerine gidiyor. İşte Kasnağa yönelik hamleleri de dikkat çekiyor. Yalnız Enes Doğan hakikaten koldan yakaladı. Muazzam nakış nakış işliyor adeta güreşi. Hem kasnaklardan, hem paçalardan, hem yanlardan, hem sağdan hem soldan. Onun karşısına durmak hakikaten çok zor. Serhat Gökmen de çok usta bir başpehlivan. Bakalım yere indiğinde nasıl bir güreş taktiği ortaya koyacak. Enes Doğan'ın hareketli olduğunu söylemiştik. Onun hamleleriyle başlamıştı müsabaka ama Serhat Gökmen karşılığı vermeye başladı. Şimdi çift el kasnaktan asılan o. Boyundurukla karşıladı hemen. Enes Doğan. Şimdi kasnağı aldı bir kez daha Enes Doğan. Büktü bacaktan Orhan Okulu. Orhan Okulu yeniş açısını zorluyor ama iyi müdafaa yaptı şu ana kadar Yunus Emre Yaman. İsmail Balaban da Özkan Yılmaz'a tam tabirle baskı ve pres uyguluyor an itibariyle. Kasnak paça. Enes Doğan ısrarla bu hamleleri sürdürüyor. Serhat Gökmen'e çekti kendisine doğru. Şimdi paçaya yöneldi. Tutamadı. Yunus Emre Yaman oturdu. Savunma çabası içerisinde. Birden gerdanlama yapacakmış gibi gösterdi Orhan Okulu. Hemen savunmasını yaptı Yunus Emre Yaman. Yalnız eğer Serhat Gökmen bu kadar kasnak ve paçasını özgürce vermeye devam ederse Enes Doğan belirli noktalarda %100 hamleler yaparsa altına alabilir. Serhat Gökmen'in de bir bildiği mi var acaba diye düşündüm açıkçası. Yani hamleyle karşılık verme düşüncesinde de olabilir. Hayır, hamleye karşılık verirse daha çok yıpranacağını biliyor. Sadece şu anda güreşi Enes Doğan'a al kasnak paça senin. Bakalım ne yapabileceksin görelim. Daha çok yani, kasnak senin paçayı vermem gibi göründü bana. Evet, %100 doğru. Çok doğru. Kasnağı özgürce verdiği noktada paçalarını hiç göstermedi bile Serhat Gökmen. Yalnız güreş yerine inerse kim üste kalırsa sonuca gider gibi geliyor bana Enes Doğan Serhat Gökmen müsabakasında. Bu arada Orhan Okulu sol iç kazıktan yaydırmak istiyor Yunus Emre Yaman'ı. İyi direndi yine. Orhan Okulu güreşi puanlamaya bırakmak istemediğinin bir göstergesi bu. Çok yüksek tempoda güreşiyor çünkü. Büyük baskı kurdu. Dizleri üzerine indirme çabasında Enes Doğan rakibini, Serhat Gökmen'i. Bu defa Serhat üste çıktı. Enes Doğan düzeltiyorum. Evet, ilk
çeyrek finalist İsmail Koç oldu. Ve tahmin edildiği gibi Serhat Balcı'ya üstünlük sağladı. Çok büyük bir performans ortaya koymuştu Serhat Balcı. 1 saat 45 dakika. Hatta örnek alınacak bir performans ortaya koymuştu. Ama bu yorgunluk 4. turda İsmail Koç'a çabuk yenilmesine neden oldu. Bu arada uzak kadrajda Ali İhsan Batmaz büyümeye, yükselmeye, güçlenmeye, yıldızlaşmaya devam ediyor. Serdar Yıldırım'ı Sarmakıra ile mağlup ederek adını çeyrek finale, yarınki finaller gününe adını yazdırıyor. Ali İhsan Batmaz'ın 8'deki ilk 8 için iddiası dolayısıyla daha da güçlendi. Serdar Yıldırım için ilk 8 fırsatı, şansı kalmadı. İşte geniş bir kez daha geniş ekranlarınıza geliyor Sarmakıra. Bir an çözülmüş ama Serdar Yıldırım karşılık verememiş. Ali İhsan Batmaz kazanıyor. İlk iki yarı final, çeyrek finalist belli oldu. İsmail Koç ve Ali İhsan Batmaz. Orhan Okulu çok büyük baskı kuruyor, çok. Mustafa Taş yükleniyor ve Feyzullah Aktürk uzak tutmaya çalışıyor. İhsar gelebilir her an. Enes Doğan kasnak güreşinden hiç taviz vermiyor Faruk Mutkan. Gerdanladı Orhan Okulu. Orhan Okulu hiç rahat bırakmadı Yunus Emre Yaman'ı. Soluklanmasına, dinlenmesine, sağlıklı düşünebilmesine hiç müsaade etmiyor. Bir sağdan bir soldan yaydırıyor Orhan Okulu. Yalnız Serhat Gökmen, tebrik ediyorum, Enes Doğan'ı çok iyi çözmüş. Kasnakları cesurca verdi ve onun o hızını orada adeta bariyerle dizginledi. Yani bu müthiş bir güreş taktiği ortaya koyuyor Serhat Gökmen. ...15. dakikadayız. Şu ana kadar 2 müsabaka tamamlandı 4. turda. Ali İhsan Batmaz ve İsmail Koç adlarını çeyrek finale yazdıran ilk baş pehlivanlar oldular. Evet, ezan Muhammed okunuyor. Güneşleri yoluna. Akşam ezanı okunuyor.
Yine uzun soluklu bir yayında. Şimdi tabii burada bir takım Sizlerle sesleri birlikte. duyuyor seyircilerimiz Faruk. Hemen belirtelim. Güreş alanının hemen yanında bir konser var. Buranın Aynı zamanda bir festival çünkü. Festival coşkusunu kutluyorlar orada. Yunus Emre Yaman'a nefes alma fırsatı vermedi Orhan Okulu ama akşam ezanı imdadına yetişti Yunus Emre Yaman'ın. Çok büyük baskı kurdu çünkü. Erkan Taş bu arada Yalçın Üncü ile karşı karşıya geliyor. Yine iki hedefi olan iki baş pehlivan. Erkan Taş'ın ilk 8. Yalçın Üncü'nün ilk 32 iddiası var. Hamza Öz Karadeniz ekranlarınızda. Karaman Hoca'ya yoğun itirazlarda bulundu. Bekir Er Yücel'le mücadele ediyor. 4. turda. Mustafa Taş da fırsattan istifade kenardan taktik alıyor. Ezan okundu, müsabakalar devam ediyor. İsmail Balaban, Özkan Yılmaz karşılaşması işte ekranlarınızda. Evet, ezan Muhammed okunmuştur. Güreşlerimiz kaldığı yerden devam edebilir. İsmail Balaban yıpratma çabasında. Enes Doğan yine kasnaktan hamle arayışında. Orhan Okulu, Yunus Emre Yaman yine yerde tutuyor. Şimdi bürkladı. Sonuca gidebilecek mi? Orhan Okulu ters paçayı bulabilirse sonuca gidebilir. Şimdi yüklendi ama tam bir atış olmadı. Bakalım septirebilecek mi oradan? Ali Gürbüz'ün yapmış olduğu, ayağını da takarsa, ayağını taktığı takdirde karşı tarafa aktarabilir. İşte şimdi. Evet. Sarma kle çok güzel. Orhan Okulu. İç kazıktan sol ayağıyla da kepçe yaparak net bir galibiyet elde etti Orhan Okulu. O bir Elmalı efsanesi. Orhan Okulu kazanıyor. Adını çeyrek finale yazdırıyor. Elmalı efsanesi ifade ettiği gibi Recep Tosun'un Orhan Okulu. Sol eli iç kazıkta septirdi oradan. Sonuca gidemeyince de sol ayağıyla da çok güçlü bir şekilde destek aldı ve kepçeledi. Orhan Okulu'dan net bir galibiyet. İşte Enes Doğan, Serhat Gökmen karşılaşması. Şampiyonluk mücadelesi belki de. Ve İsmail Balaban, Özkan Yılmaz karşılaşması. İşte geniş bir kez daha geliyor ekranlarınıza. Burada paça kazık tersine gitti. Tam anlamıyla hakimiyet kuramadı, çeviremedi, kaçırdı ama sonrasında hamlesine devam etti. Az önce Recep Tosun'un da ifade ettiği gibi iç kazıkta. Septirmek istediği iç kazıktan. Tam sonuca gidemeyince sol ayağıyla da kepçelemiş. Çok profesyonelce bir yeniş.
Ne bulduysa fırsatını bunu kullanmış Orhan Okulu. Orhan Okulu, İsmail Koç ve Ali İhsan Batmaz çeyrek finalde Elmalı'da CV Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi'nin 6. ve son ayağında, şampiyonluk ayağında. İsmail Balaban paçalara doğru hamlelerde bulunuyor. Bekir Eryücel Başpehlivan'a kule hakem eğitimimiz tarafından bir ihtar verilmiştir. Enes Doğan ilk dakikadan itibaren 20 dakika geride kaldı. Hep kasnak ve paçalardan hücum yapmasına rağmen Serhat Gökmen hiç geri adımlamadı. Hep etrafında dairelere çizdi ve ihtar almadan şimdi arkasına geçti, şu ana kadar bastırdı. geldi. İşte şimdi ilk kez yerde. Bakalım sonuç alınabilecek mi? Az önce ilk yere indikten sonra üstte kalan için sonuca gitme fırsatı olabilir değerlendirmesinde bulunmuştuk. Bakalım işte şimdi aradığı sonucu Enes Doğan Serhat Gökmen karşısında bulabilecek mi? Serhat Gökmen de burada iyi savunma yapan çok hareketli bir güreşçi. Ama Enes Doğan'ın da gücünü biliyoruz. Erkan Taş ile Yalçın Öncül arasında geçen müsabakada her iki başpehlivana kule hakem heyetimiz tarafından birer ihtar verilmiştir. Bilgilerinize arz oldu. Enes Doğan dış kasıkta paçadan yakalayarak karşılık verme çabasında Serhat Gökmen. Serhat Gökmen de rakibinin paça bağıyla meşgul oluyor. Puanlama için son 8 dakikanın içerisine girdik. Serhat Gökmen de Enes Doğan da Serhat Gökmen'in paça bağıyla. Bu arada sağdan sarma deniyor Enes Doğan ama hiç müsaade etmedi Serhat Gökmen. Boşluk bulamadı. Şimdi soldan dış kasık arayışında bacaktan yakalayarak savunma yapıyor Serhat Gökmen. Söktü onu Serhat Gökmen'in bu hamlesini Enes Doğan. Şimdi diğer taraftan dış kasık deneyişi. Oturarak sağlam bir savunma yapma çabası içerisinde. Dönüyor. Arka tarafta aracı bulunan değerli misafirlerimiz araçları bulunduğu yerden kaldırmaları önemli rica olunur. Savruk kalkmak istemedi. Garanti kalkmak istedi. Açık vermeyince de Serhat Gökmen yine yerde yer güreşini benimsedi. Yine bacaktan yakaladı. Savunmasını yapıyor. Bacakları bacaklarının arasına soktu. Keçi dikmesine yönelmiş gibi duruyor ama bakalım. Yan kasıkta kaydırabilecek mi? Paçayı da yakaladı. Enes Doğan, Serhat Gökmen paçadan yakaladı. O da savunma halinde. Boyunculukla kaldırıp daha sonrasında paçayı bu sefer Serhat Gökmen yakaladı. Dış kasıkta. İç paçaya doğru yöneldi. Bu defa üstte bıraktı. kalan Serhat Gökmen olacakmış gibi duruyor. Acayip stratejik hamleler var. Çok zorlu bir müsabaka. Yerde anlıyor. Şimdi kol sarması deneyecek büyük ihtimalle. En iyi olduğu noktalar çünkü Serhat Gökmen'in. Ama rakibi Enes Doğan oradan toparlanmak
Bacağı sardı bu arada. Gerdanladı. Paçasından yakaladı bu arada Enes Doğan ama gerdanladığı halde sonrasında da bir çangal. Paça paçaya. Şimdi yüklendi bir kez daha. Buradan sonuç alabilecek mi? Yan yana iki güreşi de. Şimdi üstte kim kalacak? Yine Serhat Gökmen bastırdı. Çok büyük bir heyecan var. Sanki her an bir yeniş çıkacakmış gibi duruyor. Dış kasnaktan gerdanlamayı arıyor. Kol sarması boşluğunu arıyor. Enes Doğan da kapandı. Puanlama için son 5 dakikaya girildi. Şimdi gerdanlayarak bir an yaydırdı. Sağdan İyice sarmadan. sardı. Şimdi sonuca gidebilir. Serhat Gökmen kritik an. Kurtardı kendisini bir an. Enes Doğan ama iyice sarıyor. Şimdi bir kez de yüklendi. Üste alt üst oldu müsabaka. Nasıl kurtardı kendisini? Bir Enes Doğan, bir Serhat Gökmen. Şimdi de Enes Doğan üstte. Beklentilerin karşılığını veren bir karşılaşma oluyor. Serhat Gökmen Enes Doğan mücadelesi. Aslında CV Enerji Yağlı Güreş Ligi'nin de bir özeti. Ya tamam ya da devam. Üstünden aşırma çabası içerisinde bacaklardan da yakaladı. Ama alt üst olamadılar. Ayakta devam ediyorlar. İç kazık. Yüklendi. İç Bir an kazıkta. oturdu. İç paçayı alacak mı? Sonuç olabilecek mi? Bakıyoruz. Birlikte göreceğiz. Yeniş mi var? Düdük çaldı çayır hakemi. Çayır hakemi düdük çaldı. Bir payan da mı var? Çünkü tam hakemin bulunduğu konumda ne monitörden ne de bulunduğumuz konumdan görebiliyorduk. Puanlamaya geçilmiş. Biz de nasıl güzel heyecanını kaptırmışız. Hakikaten anonsla gelmedi. Anonsla gelmedi ama evet 27. dakikadayız. Sanırım peşevi de kattılar, evet. Biz de nasıl kaptırmışsak kendimizi. İç kazık yan paçadaydı. Puanlama adeta Serhat Gökmen'e ilaç gibi geldi. Enes Doğan. Orası evet bakın tam puanlama anı gelmeden sol eli iç kazıkta paçayı da aldı. Çok güçlü bir şekilde yüklendi. Kalçasının üzerine dönmüş. Burada payanda yok. Kesinlikle yok. Ama iç paçaya doğru yönelmiş. Bakıyoruz. Tam burada İmdadına yetişiyor adeta. şimdi talimatname ve yönetmeliklerde kul hakemleri çok iyi bilmekte. Eğer oyun içerisindeyse puanlama süresi de olsa da devam eder mi etmez mi? Tecrübeli kul hakemlerimiz bu doğrultuda talimatname ve yönetmelikleri işletirler. Sanırım daire düşmeden puanlama süresi dolmuştu büyük olasılıkla. Benim kanaatim bu doğrultuda. Zaten yavaş gösterimde gördük. Çayır hakemi sürenin bittiğini işaret etmiş. Daha iç kazık ters paçaya yönelmeden. Evet. Ey yer meydanımızda bulunan sivil vatandaşlarımız, er meydanında görevi olmayanlar, lütfen dışarıya çıkaralım. Er meydanına lütfen... Hamza Özkaradeniz ekranlarda. Kocaeli Başiskele Belediyesi Başpehlivanı. Eğer bu turda geçerse Kırkpınar'dan sonra Elmalı Yeşilyayla ile Er Meydanı'nda da çeyrek finale kalmış olacak. Kariyer adına bence bu yıl iki büyük organizasyonda çeyrek finale kalarak büyük bir başarı ortaya koymuş olacak. Feyzullah Aktürk Mustafa Taş mücadelesi işte ekranlarınızda. Erken başladı. Daha doğrusu ilk başlayan çiftler. Solda Mustafa Taş, sağda Feyzullah Aktürk.
Çok dikkatli iki baş pehlivan da. Er meydanında kesinlikle sivil vatandaş geçmesin. Lütfen sahayı çok acele boşaltalım. Çok uzaklar birbirlerinden. Başladı. Bakalım puanlama aurası çok yüksek olan Feyzullah Aktürk mü yoksa bir kontra hücum dehası Mustafa Taş mı? Adını çeyrek finale yazdıracak. İşte bölünmüş ekranda 4 müsabaka. Erkan Taş Yalçın Üncül müsabakası sol altta yerini almış durumda. Boyundurukta tutuyor. Serhat Gökmen bir dalış gösterdi. Enes Doğan iyi karşıladı. İkisi de kasnak güreşini çok önemseyen başpehlivanlar. Bakalım genç Enes Doğan 23 yaşında tecrübeli başpehlivan Serhat Gökmen'i saf dışı bırakabilecek mi ve CV Enerji Yağlı Güreş Ligi'nin şampiyonluk umudunu yarına finaller gününe taşıyabilecek mi? Serhat Gökmen de kazanarak Ali Gürbüz'ü şampiyon yapabilecek mi? Hep birlikte göreceğiz. Bir kez daha paçaya hamlesi söz konusu. Enes Doğan'ın boyundurukla karşılık verdi. Serhat Gökmen. Çok tehlikeli pozisyonlar bunlar. Güçlü bir şekilde koltuk altından çekip arkasına geçmek an meselesi. Feyzullah Aktürk'le dalış arıyor ama sağ ayağı hep geride Mustafa Taş'ın. Oralara çok iyi daldığını biliyor. Bu kez kasnağı yakalayan Enes Doğan. Yan kazağa doğru yöneldi. Paçaya hamlesi söz konusu olursa tehlike yaşatabilir. Her an puan çıkabilir. Evet bakıyoruz. Diğer tarafta Enes Doğan, Serhat Gökmen'i mağlup ederek yoluna devam ediyor. Enerji Yağlı Güreş Ligi'nin şampiyonluk umudunu yarına taşıdı. Enes Doğan kazandı. Serhat Gökmen'i mağlup etti Enes Doğan. Adını çeyrek finale yazdırdı. Şampiyonluk için yürüyüşüne devam ediyor Enes Doğan. Yan kazık, yan paçada çok güçlü dedik. Gençlik ve dinamizmiyle Serhat Gökmen'i çok yıprattı orada. Ve müdafada geç kalan Serhat Gökmen mağlubiyeti artık kabullenmiş oldu bir noktada Enes Doğan. Hamza Özkaradeniz'de Bekir Eryücel'i puanlamada yendi. O da çeyrek finale çıkan isim oldu. İşte bakın yan kazık, yan paçada evet. Yoluna devam ediyor Enes Doğan. Bu da Hamza Özkaradeniz'in evet Bekir Eryücel'le yan baş denemiş. Göğüs çaprazıyla budadı, beline girdi. Ve işte bitirici darbesini de tam güreş alanının dışında. Evet işte burada tam hakimiyet söz konusu ve Hamza Özkaradeniz de çeyrek finalde. Çayır'da 3 çift kaldı. İsmail Balaban, Özkan Yılmaz onlardan biri.
Feyzullah Aktürk Mustafa Taş mücadelesi devam ediyor. Erkan Taş Yalçın Öncül karşılaşması. Bunun yanında İsmail Balaban Özkan Yılmaz mücadelesi. Hamza Özkaradeniz, Orhan Okulu, Ali İhsan Batmaz, Enes Doğan ve İsmail Koç adlarını çeyrek finale yazdırdılar. Enes Doğan şampiyonluk yolunda yürüyüşüne devam ediyor, adını çeyrek finale yazdırdı. Serhat Gökmen'i de mağlup etti puanlamada Enes Doğan. Serhat Gökmen gibi çetin ve mücadeleci bir karaktere sahip olan bir başpehlivanı yıpratmak çok ustacaydı genç başpehlivan Enes Doğan özelinde. Bir noktadan sonra direncini kırmış belli ki. Hem Mustafa Taş hem Feyzullah Aktürk X8 için mücadele ediyorlar. Mustafa Taş bir hayli geriden gelip X8'e atma çabası içerisinde. Feyzullah Aktürk biraz daha yakın. İsmail Balaban rahat X8'de zaten. Özkan Yılmaz açısından da yine sıralamada iyi bir yer etmek için bu mücadele önemli. Benzer mücadele Erkan Taş, Yalçın Öncül için de geçerli. En zor müsabakalar belki de, çünkü hep hedef müsabakalar. Zaten aslında mental olarak onları da baskılayan da bu. Risk alamıyorlar Faruk Umutkan. Sen de gözlemliyorsundur. Ekranları başındaki güreş severler de risk almaya imtina ediyorlar. Şimdi şunu söyleyeyim. Enes Doğan bu galibiyetiyle puanını 45'e çıkarttı ve Yusuf Can Zeybek'in üzerine çıktı. Şu anda ligde ikinci duruma yükseldi Enes Doğan. Tekrar hatırlatalım. Ama Ali Gürbüz'ün avantajı halen devam ediyor. Enes Doğan'ın CV Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi'nde şampiyon olması için Elmalı'da başpehlivanlık elde etmesi gerekiyor. Evet, Yalçın Öncül'e ikinci tar verildi Erkan Taş mücadelesinde. Erkan Taş yükleniyor. Birdenbire arkasına geçti bastırma çabası içerisinde. Hayır, bakıyoruz düdük. Düdük, evet, düdük çalındığı noktasında. Minder dışında. Minder dışında diyor. Her meydanı dışında. Bazen birbirine geçelim. Olimpiyatları ve dünyayı anlatırken o kadar konsantrasyon, hakikaten bizleri de büyük bir heyecan yaşatıyorsun. Neyse ki şimdiye kadar hiç 10 atıyor ya da smaç demedim. Ama Erkan Taş'ın da baskısını son dakikalarda hissettirdi rakip Yalçın Öncül'e. Yani galibiyeti daha çok arzuladığını hissettiriyor. Bu arada arkasına geçti İsmail Balaban. Yükleniyor, kazanıyor. Net bir galibiyet, sırt aşağı. Genişle. Evet. İsmail Balaban çeyrek finalde. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Muhittin Böceğin evladım dediği İsmail Balaban yarınki finaller gününde kendi saha ve secdesi önünde. Bir kez daha geliyor ekranlarımıza. Kaan İnan ve Muratcan Başbu yönetiminde çok tecrübeli bir ekip bu müsabakaları sizlere aktarıyor. İsmail Balaban kazandı. Adını çeyrek finale yazdırdı. Özkan Yılmaz'a üstünlük sağlıyor. 2 müsabaka kaldı 4. turda. 2 çeyrek finalist belli olacak. Şampiyonluk iddiasındaki Enes Doğan yoluna devam ediyor. Bunun yanında İsmail Koç, İsmail Balaban, Ali İhsan Batmaz, Orhan Okulu, Hamza Özkaradeniz. Yollarına devam eden diğer başpehlivanlar çeyrek finalist oldular. Feyzullah Aktürk, Mustafa Taş ve Erkan Taş. Yalçın Öncül karşılaşmaları ise sürüyor. Kuzenler, Taş kuzenler halen er meydanındalar. Yalnız Feyzullah Aktürk özelinde bir parantez açmak isterim ki aynı gün içerisinde hem tarihi Kırkpınar eğer Mustafa Taş yapmış olduğu mücadeleyi lehine çevirirse, kazanırsa aynı günün içerisinde hem tarihi Kırkpınar başpehlivan finalistini hem de üçüncüsünü yenmiş olacak. Bu arada Erkan Taş'ın atağı Yalçın Öncül savuşturdu. Yani Yalçın, Feyzullah Aktürk Mustafa Taş'ı eğer mağlup ederse bence önümüzdeki yıl Kırkpınar için geçti çok arkasına. Büyük favori olarak çıkabilir. Yalçın Öncül de almıştı ama Erkan Taş neredeyse arkasına geçip puan alıp müsabakayı kazanabilecek durumdaydı. Hareketlendi orada da Erkan Taş Yalçın Öncül karşılaşması ekranda sağda. Aynı gün içerisinde hem Hüseyin Gümüşalan'ı hem Mustafa Taş'ı mağlup etmek çok zor. Ve bu zoru başarırsa Feyzullah Aktürk 2025 yılında tüm yerel ve mahalli güreşlerde Kırkpınar'da olmak üzere CV Enerji Ligi'nde de
Gözler önünde onun üzerinde olacaktır. Bir kez daha altı alma teşebbüsü. Erkan Taş. Güreş her an kırılabilir Faruk Mutkan. Karşıladı. Çünkü 3. ihtar Yalçın Öncül için tehlike çanları çalıyor. Erkan Taş da Yalçın Öncül'ün yapmış olduğu bu hamleleri savuşturup kontra hücumla sonuca Şimdi dış kazağa gitti. Başından da iyice bastırıyor. Arkasına her an geçebilir. İşte bu fırsatı da buldu. Ama henüz bir yeniş yok. Şimdi kazanıyor. Üçüncü ihtarı yemektense hücum etmek istedi ama paçalarda geç kaldı. Bu arada tek daldı Feyzullah Aktürk. Her an puan çıkabilir. Zorluyor. Tam hakimiyet söz konusu mu? Beline girdi. Kazandı. Bastırdı. Bloke etti ve Feyzullah Aktürk aynı gün içerisinde hem Hüseyin Gümüşalan'ı hem de Mustafa Taş'ı yenerek adını çeyrek finale yazdırıyor. Elmalı Yeşilyayla Er Meydanı'nda. Taş kuzenlerden Erkan Taş yoluna devam ediyor. Adını çeyrek finale yazdırdı. Mustafa Taş için ilk 8 ihtimali kalmadı. Feyzullah Aktürk 8 için yoluna devam ediyor. CV Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi'nde çeyrek finaller öncesinde işte son durum net bir şekilde önümüzde. Faruk istersen hemen toparlayalım. Ali Gürbüz 56 puan. Puan saymayalım abi. Karmaşa yaşanabiliyor. Şunları söyleyelim. Şunu İlk beş. gerekeni söyleyelim. Ali Gürbüz'ün şampiyonluk şansı halen devam ediyor. Ama Enes Doğan'ın da şampiyonluk İddiası şansı halen sürüyor. devam ediyor. İddiası devam ediyor. Başpehlivan olması gerekiyor Enes Doğan'ın. Bunu ayrıca belirtelim. Feyzullah Aktürk'ün ilk 8 iddiası devam ediyor. Elde ettiği bu galibiyetle adını çeyrek finale yazdırmasıyla, ancak çok geride kaldı Mustafa Taş. İlk 8 ihtimali kalmadı. Öne çıkan detaylar bu şekilde. Şimdi yenişleri ekranlarınıza getiriyoruz. İşte bu Feyzullah Aktürk'ün son anları. Mustafa Taş'a üstünlük sağladığı anlar. Tam bir üstünlük kurabilmiş ve önden sonrasında da işte müsabakadan üstün ayrılıyor. Feyzullah Aktürk Mustafa Taş'ı mağlup etti. Çok dikkat çekici bir performans ortaya koyuyor. Erkan Taş'ın son anları. Bu da Erkan Taş'ın yine kazandığı an. Yalçın Öncül. Bu arada Erkan Taş mağlup ettikten sonra Yalçın Öncül bakalım nasıl bir konumda bitirecek organizasyonu. 4 puan almış durumda. 12 puanla tamamladı. Şu anda ilk 32'ye adını yazdırmış durumda. Orada da kalacak gibi duruyor. Çünkü arkasından gelecekler arasında Bekir Eryücel de kalmadı. Özkan Yılmaz da İsmail Balaban'a yenildi. Dolayısıyla Yalçın Öncül ilk 32'de yer alabilir. Tıpkı Serhat Balcı gibi. Öyle görülüyor şu andaki durum bu yönde. Dahası Erkan Taş ilk 8'de yer alıyor. Ali İhsan Batmaz ilk 8'de. Çok dikkat çekici detaylar bunlar. CV Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi özelinde. Serdar Yıldırım'ın ilk 8 hayali kalmadı artık. Evet, kalmadı. O da son 16'ya tutulmaya çalışacak. Serdar Yıldırım ikinci torbadaki konumda şu anda. Evet. 9 ile 16 arasında. Kısa bir ara yine birlikte olacağız. Ekşioğlu ya. Bereketli tarlalardan lezzetli sofralara bir yağ ayçiçek yağı ve Birma margarin. Türkiye'nin en büyük ayçiçek yağı üreticisi Trakya Birlik'ten. Elmalı, Yeşilyağ ile yağlı güreşlerinde işte çeyrek finalistler ekranlarınızda. Feyzullah Aktürk, Erkan Taş, Hamza Özkaradeniz, Orhan Okulu, Ali İhsan Batmaz, İsmail Balaban, İsmail Koç, Enes Doğan için şampiyonluk şansı halen devam ediyor. Recep, nasıl bizi bekliyor, ne dersin? Kısaca ben değerlendirelim. Yarın inanılmaz bir finaller günü var. Nefes nefese, soluk soluğa, kıran kırana TRT Spor ekranlarındaki tüm güreş ve spor severleri yarın bizler bir kez daha ekranlara bekliyoruz. Yarın çeyrek final, yarı final, 3 tur karşılaşmalarını sizlere aktaracağız. CV Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi'nde şampiyon belli olacak. Ali Gürbüz